Şimdi de telgraflarımızı okuyoruz. Sayın Doktor Adem Uzun, nazik davetiniz için teşekkür ederiz. İkinci geleneksel Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş etkinliklerinin hayırlı olmasını niyaz ederim. Emeği geçen herkese teşekkür eder. Tüm misafirlere de saygılarımı ve selamlarımı sunarım. Sayın Mevlüt Öztekin, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı. Sayın Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanı. İkinci geleneksel Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri'nin nazik davetinizi aldım. Yürekten teşekkürlerimi sunarım. Programdaki yoğunluk nedeniyle aranızda bulunamayacak olmamın üzüntüsünü yaşıyor. Şahsınızda tüm Sivaslılara en sıcak selamlarımı sunuyorum. Bu vesileyle merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet ve saygıyla anıyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hikmet Kaya Beyefendi'ye mikrofona davetini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, il protokolümüzün çok değerli üyeleri, sporcular, güreşçiler ve sevgili Sivaslılar. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'a ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi'nin talimatlarıyla bu yıl Muhsin Karakucak güreşlerini Sivas Belediyespor bünyesinde gerçekleştirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın adını yaşatacak olan bu etkinliğimiz daha uzun yıllar devam edecek ve her geçen yıl güreş camiasının artan ilgisiyle birlikte ülkemizin önemli sportif faaliyetlerinden biri haline gelecektir. Muhsin Başkanımız Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okurken daha henüz 1. sınıfta güreş takımına girmiş, lisanslı güreşçi olarak yarışmalarda yer almıştı. Judo, karate, boks, yüzme, at biniciliği gibi birçok spor dalını profesyonel derecede iyi bilen Muhsin Başkanımız için güreşin yeri çok ayrıydı. Dolayısıyla sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu çıkaran Muhsin Başkan'ın memleketinde onun adını taşıyan bu şampiyona bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Ben bu vesileyle dünyanın dört bir yanından ve ülkemizin onlarca şehrinden davetimize icabet edip müsabakalarımıza katılım sağlayan kıymetli güreşçilerimize, kafile üyelerine ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Evet, bizler de Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hikmet Kaya Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Erdoğan Tunç Beyefendi'ye davetini arz ederim. Sen gel de burada ayarla. Tamam. Ezan okunuyor değil mi? Ezan okunuyor.
Ezan okunuyor diye ezandan sonra devam edeceğim. Evet, kıymetli misafirlerimiz ezan-ı Muhammed okunuyor. Ezan-ı Muhammed'in hemen ardından devam edecek programımız. Sayın Müdürüm, ben fark etmedim, hakkınızı helal edin. Bitti mi? Bitti mi Gezal? Sayın Müdürüm, hoca da dura dura okuyor biliyor musun? Evet. Hoca da diyor dura dura okuyor. Aynen. Ne şimdi bu mübarek biliyor musun? Zaten hocaların bir yerde dua ediyor, bir şey diyor. Acele var, havaya Hayır sorma ya. Abi, O gün cenazeye gittik, adam biraz zenginiydi biliyor musun? Ya ayaklarım da ağrıyor, abi de durdu. Ya arkadaş yeter ya. Bir saat dua olur mu ya? sana kaç sporcu katıldı? Vallahi başkanım tam şu anda net sayımım ama 350 falan üzerinde. Ya şimdi hafta içi normal müteahhitin içinde yüzünde yani normal gibi hani hafta sonu gibi müsait olanları yok. Herkes işinde yüzünde ya izin alıyor ya alamıyor ya işte mazeret oluyor. Ama iyi Kaç yani. ilden geldi? Tarih kaç ilden geldi? Ama onu söyleyelim sana Türkiye'nin her ilinden çağırmış. Ağrı, İç Anadolu. Ağrı, İç Anadolu. Tamam Sayın Müdürüm. Sayın Valim, Belediye Başkanım, çok kıymetli ilimizin protokolü, değerli hakemlerimiz, sporcularımız, spor kafilesi, hepinizi ikincisini düzenlenen Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali münasebetiyle düzenlenen bu programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. İlkini geçen yıl düzenlemiştik ve ikincisi de bu yıl tertip ediliyor. Uluslararası düzeyde de katılımın olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün 5 farklı ülkeden sporcularımız var. Ülkemizin birçok illerinden sporcularımız var. Yaklaşık 350 civarındaki sporcuyla Türkiye Şampiyonası anlamlı bir günde 4 Eylül kutlama haftasında anlamlı etkinliklerden biri olarak bugün burada icra edilecek inşallah. Ve ben burada katılım sağlayan tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve tüm ekiplerimize, gerek belediyemizin ekiplerine, gerekse de İl Müdürlüğümüz ekiplerine ve federasyonumuz ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas, yiğidin harman olduğu bir şehir. Burası da er meydanı. Sivas bugüne kadar birçok şampiyon çıkardı malumunuz olduğu üzere. 3 olimpiyat şampiyonu çıkaran tek il ve birçok Avrupa, dünya ve birçok uluslararası dereceler elde eden güreşçileri çıkaran ilimiz. İnşallah bundan sonra da gerek İl Müdürlüğümüz bünyesindeki gerekse belediye sporumuz bünyesindeki kulüplerde ve diğer kulüplerimizde, sporcu eğitim merkezimizde aynı şekilde sporcularımız uluslararası organizasyonlara hazırlanmaya devam ediyorlar.
bizleri sevindiren dereceler elde etmeye devam ediyorlar. Gençlik olimpiyatlarında da şampiyon olan güreşçimiz var. Yıldızlarda, gençlerde, ümitlerle birçok uluslararası arenada şampiyon olan sporcularımız var. Onlar bizlere geleceğe dair ciddi ümitler veriyorlar. Tıpkı abileri gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu noktasında gayret sarf ediyorlar. Ben buradan onlara yollar açık olsun diyorum, başarılar diliyorum. Yine yarın olimpiyatlarda yarışacak ilimiz sporcuları Oğuz Akbulut kardeşimize ve halterde Abdullah Kayapınar kardeşimize başarılar diliyorum. İnşallah bu sporcularımız yarın 4 Eylül anma etkinliklerinde bu önemli günde güzel bir başarı alarak gerek Sivas'ımızı gerek de ülkemizi sevince boğacaklardır diyorum. Yine bugün akşam 18.30'da Kent Meydanı'nda 1058 kişiyle Sivas ağırlama halayını da hep birlikte icra edeceğiz. İnşallah o halaya da hep birlikte katılmaya davet ediyorum. Bu organizasyonun tertiplenmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bizlerle Sivas Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Erdoğan Tunç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Anlatan olmazsa gerçek bilinmez. Bir başkadır güreş Sivas ilinde. Hedefsiz ok için yaylar gerilmez. Bir başkadır güreş Sivas ilinde. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sivas şehrinin ilimiz, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi'ye mikrofona davetini arz edelim. Sayın Valim, ilimizin çok kıymetli protokolü, güreş için hem uluslararası hem ulusal birçok yerden gelen çok saygıdeğer misafirlerimiz, aziz Sivaslılar. Öncelikle 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali'nin ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkler için güreş ibadet, güreş yeri ibadet yeri, güreş meydanı da er meydanı olarak görülmüştür. Türklerde güreş sosyal hayatın hemen hemen her bölümünde yer almış, düğünlerde, törenlerde, bayramlarda, şenliklerde, büyük şehirlerden köylere kadar çok yaygın bir şekilde sosyal ve kültürel birçok fonksiyonun yerine getirmesini sağlamıştır. Geçmiş yıllarda özellikle büyüklerimiz bilirler. 4 Eylül şenlikleri kapsamında her sene güreş festivalleri yapılırmış. En son öğrendiğimiz kadarıyla Marmara depreminden sonra ara verilmiş. Ve 25 yıllık bir aradan sonra bugün tekrar 4 Eylül şenlikleri kapsamında Sivas Valiliğimizle işbirliği içerisinde ve belediyemiz olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerine ben hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın en önemli aslında isteklerinden birisi de bir şehrimize güreş kulübünün olmasıydı. Bizler Sivas Belediyesi olarak çok yakın bir tarihte güreş kulübümüzü kurduk. Şehrimizin evlatlarına sahip çıktık.
şehrimiz dışında birçok güreşçi kardeşimiz de kulübümüz bünyesine kazandırdık. İnanıyoruz önümüzdeki yıllarda Sivas Belediyesi Güreş Kulübü bizim göğsümüzü kabartacak, hem ulusal hem de uluslararası birçok başarıya da imza atacaktır. Yiğidolar Diyarı Sivas'ımızda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 6 farklı ülkeden 500'ün üzerinde güreşçinin katıldığı 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleriyle şehrimizde atasporumuz olan güreşi yaşatmayı ve gençlerimizi bu güreşe ve spora özendirmeyi amaçlıyoruz. Türklerin güreşi Karakucak'tır. Bu yüzden biz Sivas Belediyesi olarak özellikle Karakucak güreşlerinde çok önemsediğimizi özellikle altını çizmek istiyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonalarıyla Kırkpınar baş pehlivanlarının teşrif ettiği Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası ile aynı zamanda minikler ve yıldızlar kategorisinde düzenlediğimiz güreşlerin şehrimiz ve ülkemiz güreş camiası adına hayırlı olmasını temenni ediyor. Katılan tüm güreşçi kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi'ye bu anlam yüklü konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman başladı bu iş bilinmez. Geleneğin, tören, kutsaldır geri dönülmez. Türk güreş tarihinden Sivas'ın izleri silinmez. Bir başkadır güreş Sivas ilinde. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere temsil buyururlarsa kıymetli Sivas valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Beyefendi'ye mikrofona davetini arz ederim. Çok kıymetli belediye başkanımız, çok kıymetli belediye başkan yardımcılarımız, jandarma komutanımız, gençlik ve spor müdürümüz, esnaf odaları başkanımız, borsa başkanımız, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, sevgili Sivaslılar, sevgili güreş severler, değerli basın mensupları, ben de öncelikle hepinizi en içten dileklerimle, saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Evet, çok anlamlı bir hafta içerisindeyiz. Hem ilimiz için hem de ülkemiz için anlamlı bir hafta. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurtuluş ateşinin kıvılcımının ateşlendiği Sivas Kongresi'nin yıl dönümü içerisindeyiz ve bu yıl dönümünü coşkuyla ve dolu programlarla kutluyoruz ve bu günleri bizlere sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve kongre üyeleri olmak üzere tüm büyüklerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ve şu anda da bugün sizlerle bu etkinliklerden birisinde birlikteyiz. 2. Geleneksel Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerini gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte sözlerimin başında güreşlerimizin, bu güreş oyunlarımızın ilimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türk siyasi hayatına önemli izler bırakan
Sivas'ın yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Değerli konuklar, çok kıymetli sporcu kardeşlerim, bilindiği üzere insanlık tarihi kadar eski ve köklü geçmişe sahip olan atasporumuz güreş, Türk milleti için çok özel bir yere sahip olan bir spor dalı. Güreş sporu nesilden nesile aktarılmış ve günümüzde de hala önemini ve popülaritesini devam ettirmektedir. Günümüzde ülkemizin her bölgesinde yağlı güreş, karagücek gibi atlarla festivaller düzenlendiğini ve halkımızın da bu tür festivallere, organizasyonlara büyük ilgi gösterdiğini hep birlikte görüyoruz. Aslında bizim için güreş etkinlikleri geçmişimizle, kültürümüzle bağ kurmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak anlamına gelmektedir. Diğer taraftan uluslararası arenada da ülkemizin en başarılı olduğu spor branşlarından birisi de güreş olduğunu hep biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bu anlamda da güreş deyince ilk akla gelen illerin başında da Sivas gelmektedir. Gerçekten ilimiz Osmanlı döneminden günümüze yiğidin, güreşçinin harman olduğu yer pehlivanlar diyarı olarak nam salmıştır. Çünkü olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarıyla göğsümüzü kabartan Ahmet Ayıp, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk, Aydın Polatçı, Arif Kama, Fevzi Şeker, Ali Özdemir, Cenk İldem gibi sporcular bu topraklarda yetişmiş, ilimizin adını dünyada duyurmuş ve göğsümüzü kabartmıştır. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Sivas günümüzde 8 olimpiyat madalyası kazanan ve 3 olimpiyat şampiyonu olan güreş dalında tek ildir. Halen de Sivas, Yiğidolar şehri olarak anılmakta, 2298 lisanslı sporcuyu geleceğe yeni şampiyonlar hazırlamak için yetiştirmektedir. İnşallah bu gençlerimiz de bu abilerin izinden gidecek ve İstiklal Marşımızı dünya arenalarında, olimpiyatlarda okutacak ve bayrağımızı göklere çektirecektir. Kuşkusuz bu başarıda da karakucak güreşlerinin yeri ve önemi büyüktür. Bilindiği üzere karakucak güreşi Türkiye'de serbest güreşinde temelidir. Bugün de burada güreşin otağında Sivas Belediyesi'nin ve valimizin ortaklaşa düzenlediği 2. geleneksel uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu karakucak güreşleri için bir aradayız. İnşallah merhum Yazıcıoğlu'nun adıyla yaşayan ve geleneksel olarak düzenlenen bu güreşler daha uzun yıllar devam edecektir. Valilik olarak da bizler de yine güreş sporu başta olmak üzere tüm sporlarımızda ve diğer branşlarda gençlerimize hizmet vermeyi sürdürecek, yeni şampiyonlar yetiştirmek için gayret ve çaba göstereceğiz. Ben bu vesileyle burada yapılacak olan müsabakalarda yurt içinden ve dışından gelerek ter dökecek olan tüm pehlivanlara, tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Derece alacak olan sporcularımızı şimdiden tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgiyle, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Abi başla. Daha Kur'an-ı Kerim var abi. Evet, bizler de kıymetli Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Beyefendi'ye bu anlam dolu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu meydanlar ata yadigarı, peygamber sünneti icra edilen meydanlar. Güreşlerimize başlamadan önce bu meydanlardan gelip geçmiş tüm şampiyonlarımızın, tüm pehlivanlarımızın, aziz şehitlerimizin ve merhum Genel Başkanımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve devlet büyüklerimizin ruhlarına ithafen
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde güreşlerimiz başlayacaktır inşallah. Ben Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Sivas Hasan Aksu Camii İmam Hatibimiz Sayın Murat Daşkıran hocama mikrofonu davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlû rabbunallâhu Anons yok. Selam hoş anons yok. Aytaş Şekli. Ne diye anons edeceğin arası bunları? Şimdi isimleri. Tokat, Sivas, abi bir sürü Sivas güreşçi var. Gel buraya. Tamam Sivas güreşçi var. Arif Kama var. Servet Aydemir ne? Selam. Tamam ben sen gördüğünü yazma. Milli güreşçi. Servet Aydemir milli güreşçi. Tamam milli güreşçi. Milli güreşçi. Milli. Tamam. Milli. Tamam. Milli bırak izlerler. Tamam mı? Avrupa şampiyonu. Avrupa dünya şampiyonu. Biliyorsun. Tamam. Daha da kimse yanlış. Daha da kimse yanlış. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Abi hoş geldin. Geliyor. 4-5. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما نلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımızı bu tarafa doğru alalım. 40 kilolar. Ahmet hocam şöyle alalım. Yok. Evet kıymetli misafirlerimiz şu anda er meydanımıza Hafik Esenliköy'ü güreş sahası Kemal Akpınar er meydanımızda kendi belediye başkanımız adına alkışlarımızla geldiniz diyor. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman ile dolduran Yüce Allah'ın. Hocam müziği tamamen alıyoruz, müzik yok. Yüce Allah'ın 99 ismiyle. Evet değerli güreş severler, burası Yiğidolar şehri, Sivas'tayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız sözlerimize. Hoş geldiniz. Sivas Belediye Başkanı Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilen uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerindeyiz. Sivas Er Meydanı'ndayız. Uluslararası diyoruz çünkü İran'dan ve birçok ülkelerden bugün burada Karakucak güreşleri için katılım sağlayan güreşçiler söz konusu. Bir anlamda milli takım güreşi de diyebiliriz. Milli mücadeleyi de ortaya koyacak yiğitlerimiz. Ve şu anda da az önce açılış konuşmaları yapıldı, protokol ve şimdi de en alt siklette geleceğin yıldızları
Ahmet Ayıkları, Sebahattin Öztürkleri, Taha Akgül, Rıza Kayalpleri ekranlarda izliyorsunuz. Biz salavatlamak üzere sözü cazgırınıza bırakalım. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Hepinize selamların en güzel olan Yüce Rabbül Alemin'in selamıyla cümleten selamünaleyküm. Minikler 40 kilogram ön eleme pehlivanları. Pehlivan, aslınızda pehlivan, neslinizde pehlivan, sizlere derler pehlivan oğlu pehlivan. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kader kıymeti. Hepimiz iki cihan serveri, Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Avrupa sarayları yıkıldı oldu harap. Kaptan kafa hükmeyledi parmaksız koca Arap. Ona da kalmadı bu meydan. Koç yiğitler, sizlere de, bizlere de kalmayacaktır bu meydan. Eûzü besmele ile çıkın meydana. Uymayın, uymayın hiçbir vakit kör şeytana. Kalmamıştır bu dünya 600 yıl hüküm sürmüş Sultan Süleyman'a. Sizlere de, bizlere de kalmayacaktır pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Şimdinin küçüğü, geleceğin büyüğü, geleceğin Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürklerine şu güzelleri bir hazırlayın bakalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Davut, Anılar, Doğancım, evet kıymetli misafirlerimiz şu anda aramızda Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, Rektör Vekilimiz, Profesör Doktor Sayın Emre Biçer Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Aziz Erdoğan Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İl Müftümüz Sayın Ahmet Celalettin Altın Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Tapu Kadastro Müdürümüz Suzi Güzel aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkındırma Müdürü Muhammed Ali Genç Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Esnaf Odaları Kooperatif Başkanı Sayın Mesut Dursun Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Odaları Başkanı Hakan Demirgil Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
Ticaret Odası Başkanı Hayrullah Karakaya aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sivas Polis Okulu Müdürümüz Mahmut Güven aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sivas İl Jandarma Alay Komutanımız Sayın Adem Gün Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Şakir Öner Öztürk Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Keçiören Belediyesi Spor Müdürümüz, Milli Güreşçimiz Sayın Erhan Cihangiroğlu Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sivas Belediye Başkan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Baker ve Yunus Yiğit Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İş adamımız Sayın Hüsnü Eken Beyefendi aramızdalar. Kendilerine belediye başkanımız adına alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hocam mikrofon açık değil. Sayın hocam bakın şu mikrofonumuz açık değil. Evet değerli güreş severler, alt sikletlerdeki mücadeleler devam etmekte. Çok kıymetli güreş severler, değerli konuklarımız, minikler 45 kilo 1. tur. Pehlivanım yiğittir, merttir, namerte nispet. Ne de güzel yakışır. Ses kontrol. Pehlivanım yiğittir, merttir, namerte nispet. Ne güzel yakışır pehlivanımın ayağına kismet. Vur davulcu vur davula çıksın sesi. Köroğlu'yla şaha kalksın pehlivanımın cüssesi. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına, geleceğin şampiyonlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Evet, davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz şu anda... Bu arada değerli güreş severler, Ekin Türk TV, Kanal 58 Nokta TV ortak canlı yayın ağındasınız. Hoş geldiniz diyoruz. Hocam bak yürü bak. Sen kolunu indir tamam hadi. Allah. Küçük oyuna geliyor. Oğlum hadi sus. Nasıl hocam? Sayın hocam. Tamam hocam yapabilirsin. Ben itirazım yok. İlk defa mı görüyorsun? Ben de seni ilk defa görüyorum. Ses. Ses kontrol. Minikler 50 kilogram. Tekrar ediyorum değerli güreş severler, 50 kilogram. Ekin Türk TV,
Kanal 58 ve Nokta TV ortak canlı yayınındasınız. Getirdik selam. Dostluklara giden yol Sivas'tadır. Güneş bir vesile edelim kelam. Hoş muhabbet burada bir Türkiye'dedir. Allah Allah, illallah, hayırlar gele inşallah. Türk aslanlarına canı gönülden alkışlar diyelim maşallah. Hurdalıcı Koroğlu havasından şampiyon seçeni minik Türk aslanları arasından. Hadi Allah tutmamız. Hocam hazır olan büyüğümüzü alalım. Hazır olan boyumuz devam edecek. Sen devam et lan. Buyurun. Evet, hazır olan boyumuzu içeri alalım. Minikler 40 kilogramda rakiplerini yenen pehlivanlar çok acele pehlivan giriş kapısına. Minikler 40 kilogram pehlivanları çok acele pehlivan giriş kapısına. Minikler 45 kilogramda rakiplerini yenen pehlivanlar. Pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Evet, minikler 40 kilogramda rakiplerini yenen pehlivanlar. Minikler 40 kilogram pehlivanları. Pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız.
başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, minikler, 40 kilo, ikinci tur 16 pehlivan. Hani Veli, Evet değerli güreş severler, alt sikletlerde mücadeleler devam ederken uluslararası Sivas Belediyesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerine katılım sağlayacak olan ülkeleri bir kez daha anons etmek istiyorum. Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve İranlı pehlivanlar katılacak. Bir kafa kol, çok güzel bir kafa kolla genç kardeşimiz adını ikinci tura yazdırdı. Ve ülkemizin de sikletlerinde güçlü pehlivanları Alman, Gürcistan, Azerbaycan ve İranlı pehlivanlarla kapışacaklar. Evet değerli güreş severler, alt sikletlerde mücadeleler devam ediyor. Dörtlü ekranda Sivas'tayız. Yiğit'in harman olduğu Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonlarının çıktığı güzide şehirdeyiz değerli güreş severler. Ve bu organizasyona da Ankara'dan kalkıp gelen, organizasyonları yerinde takip eden çok önemli bir spor adamı var. Hemen anlayacaksınız kimin olduğunu. Daha 2 hafta önce Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük karakucak güreşlerine ev sahipliği yaptı. Ve organizasyonun baş mihmandarlarından A'dan Z'ye, peçetesinden pehlivanların tartısına kadar, konaklamalarına kadar her şeyle organizasyona ilgilenen çok değerli Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürümüz Sayın Erhan Cihangiroğlu canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz değerli müdürüm. Hoş bulduk Recep abi. Güzel bir organizasyon burası da gerçekten. Yerinde takip etmeye geldik. Ben de bir Sivaslı olarak uzun bir süre 4 Eylül güreşlerine ara verilmişti. Tekrar başlaması bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Biz de burada destek olmak için buraya geldik. Evet değerli öğretmenim, bir numaralı fotoğrafımız var. Onu bir ekranlara getirebiliriz. Ekranı ikiye bölerek tabii ki de. Aslında bu hafta içerisinde buraya gelişinizin ikinci nedeni var. Evet. Çok değerli büyüğümüz Ahmet Ayık ekranda kalsın, ikiye bölerek ekranı alalım. Geçmiş olsun ziyaretinde bulundunuz. Kiminle birlikte? Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mesut Özarslan ile birlikte. Neler yaşandı efendim? Ahmet hocamız bizim güreşin ben köşedaşı diyorum. Sağ olsun emektarımız, Dünya Avrupa Olimpiyat şampiyonumuz. Bizim güreşlerde de bizlere çok yardımcı oldu. 3 gün boyunca yanımızdan ayrılmadı. Sivas'a dönüş yolunda talihsiz bir rahatsızlık yaşamış kendisi. Biz de bir an önce Mesut Başkanımızla beraber geldik ziyaretlerine. Kendisini de çok iyi gördük. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Neler konuşuldu orada? Şakalaştınız mı? Bayağı samimi ortam vardı çünkü fotoğraflarda. Ahmet hocamız gerçekten güreş sevdalısı. Yani o yaşına rağmen gençlere taş çıkaracak bir enerjisi var.
Bizlere orada büyük bir abilik yaptı. Burada konuştuğumuzda da 1979'da böyle bir organizasyon olduğunu, daha böyle büyük bir organizasyon görmediğini söyledi. Bu organizasyonun onu da geçtiğini söyledi. Ahmet hocamızdan bunları duymak bizi onur etti. Hakikaten ve hırslandırdı. Hırslandırdı. Artık bir de çıta yükseldi. Seneye daha mükemmeline doğru inşallah. Kesinlikle. Bu arada ekranlara geliyor Medvedev. Ahmet Ayık ustamızın ezeli rakibi hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim artık. Ya. Allah Diyecek rahmet bir şey yok. eylesin. Evet, mekanı cennet olsun. Ahmet Ayık ustamızı da bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. 2 numaralı fotoğrafımız var değerli öğretmenim. Onu da ekranlara getireyim. Gerçi çok uzun uzadıya konuşacağız. Değerli müdür Erhan Cihangiroğlu'yla birlikte 2 numaralı görselimiz var. Türkiye Ağlı Güreşi'nin uzun yıllar çaylarda kol bağlamış, güreş tutmuş değerli büyüğümüz Ali Kabakucak bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Evet, bugün sabah öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Güreş camiasına çok emekleri var. Evet. Unutulmayacak bir isim. Merhum babası da güreşi çok sever. Antalya Otobüsçüler Kooperatifi Başkanıydı. Evet. Mekanı cennet olsun Ali Kabakuşak ustamızın. Amin. Allah rahmet eylesin. Evet, teşekkür ediyorum. 3 numaralı görsellerimiz var. Onları ekranlara getirelim. Bir spor adamısın ama yöneticilerin de sporu sevmesi, hemhal olmaları, özellikle atasporumuz güreş özelinde nasıl bir duygu düşünce içerisindesin? Çünkü şu anda ekranlara geldi. Değerli Mansur Yavaş, Belediye Başkanımız Ankara Büyükşehir, Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, Sayın Doktor Mesut Özarslan, olimpiyatlara kadar gittiler, zahmet buyurdular ve sadece güreş değil, tüm sportif branşlardaki sporcularını desteklediler. Bizler çok şanslıyız. Böyle yöneticilerimiz olduğu için, güreş sevdaları, spor sevdaları olduğu için bizim önümüz daha açık. Onun için sağ olsunlar, Genel Başkanımız Özgür Özel olsun. Evet, şimdi güreş ekrana, sol tarafa da güreşleri alalım değerli öğretmenim. Buyurun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş olsun. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan olsun. Bizlere de güvendiler, güreş sevdalısı, spor sevdalısı böyle büyük bir organizasyon yapalım dediler. Türk sporunu, Türk güreşini biraz daha kalkındırmak istedik. Sağ olsunlar, onlar da bize destek çıktılar. Biz de çok güzel bir şekilde, onları onur edecek bir şekilde, Türk güreşine yakışır bir şekilde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabii bunlar tek taraflı olmuyor. Bizleri övüyorsunuz ama sizler sağ olun. Ekranlara taşıdığınız güzel anlatımlarınızla. Araya girmek istiyorum. Evet. O bizim işimiz ama siz Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu yapmak, ona omuz vermek, o projenin içerisinde bulunmak, onu hareketlendirmek kolay değil. Evet. Dolayısıyla siz Cumhuriyet tarihinin bir miladı niteliğinde Karakucak organizasyonu. Bunu ilk aşamada proje niteliğinde nasıl geldi? Onun bir hikayesi vardır mutlaka. Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan gençliğinde Karakucak güreşleri yapmış. Dayısı da eski milli güreşçi. Osman Yıldız. Evet. Osman Yıldız evet kendisi. Onun için güreş sevdalısı. Böyle bir organizasyon yapmayı kendisi söyledi bizde toplantımızda. Bizler de mutlu olduk. Ben de eski milli güreşçiyim. 30 yılımı verdim bu camiaya. Böyle bir organizasyon içinde olmak beni de onur etti. Camiamıza böyle bir hizmet etmek çok kutsal ve özel bir şey. Şunu dediniz mi ya başkanım, bu çok büyük ödüllü, çok büyük bir organizasyon. Biz ufak başlayalım sonra büyütelim mi dediniz, yoksa o hayır bize büyük yakışır, büyükten başlayalım mı dedi? Başkanımın en büyük söylediği benim sporcum, benim pehlivanım kazansın. Onun için ödülleri yüksek koyacağım dedi. Sağ olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde olmayan ödülleri koydu. Allah razı olsun. Sporcularımızı teşvik etme amaçlı. Çünkü güreş kulüplerimizde biraz daralma oldu ne yazık ki. Bunu tekrar, bu güreşin anlamı güreşin küllerinden doğması anlamına geliyordu. Çok anlamlıydı. Sadece bir Karakucak güreşi değildi. Öyle tohumlar ekildi ki ileri dönemlerde bunların meyvesini toplayacağız. Herkese umut ışığı oldu. Demek ki böyle bir organizasyon yapılabilir ve Karakucak güreşi hakikaten değer ve saygınlığı artırılabilir noktasında çok özel bir projeydi, organizasyondu. Yansımaları nasıl değerli Erhan müdürüm? Vallahi ben çok onur oldum. Çok güzel telefonlar geldi. En başta işte bizim Ahmet Ayık hocamız 87 yaşında. Ondan böyle güzel sözler duymak bizi onur etti. Diğer güreşin paydaşları, antrenörlerimiz olsun, sporcularımız olsun, idarecilerimiz olsun. Hepsi çok mutluydu. Onur oldu. Güreşin bir çıta atladığını herkes dile getirdi.
Yani yaptığımız işin O yorgunluğa değdi değil mi? değildir. Kesinlikle değildir. Şimdi Çok şükür. Sayın Erhan Cihangiroğlu, evet atasporumuz güreş özelinde konuşuyoruz ama senin bir de misyonun var, görevlerin var. Keçiören'de Sayın Mesut Özarslan her gencin sağlıklı birey olabilmesi için birçok sportif branşları hem tesisleşmede hem de lisanslı olarak teşvik ediyor. Siz gelmeden önce sportif anlamda nasıl bir sayı skalası vardı? Şimdi nasıl ilerleme yapılıyor? Çünkü senin sadece güreş değil, diğer spor branşlarında da ilgileniyorsun. Mesai harcıyorsun. Şimdi söz sende tekrar. Şimdi ben sadece işte güreşçi olmamdan dolayı yani sporun içinden gelen biriyim. Keçiören'de güreş takımı yoktu. Güreş kulübü yoktu. Yani geçmiş dönemi çok da şey yapmak istemiyorum ama biraz spor körleştirilmişti. Biraz bireyselleştirilmiş. Özel kulüplere dönmüş ama bizim başkanımızın emirliğiyle şöyle bir şey yapıyoruz biz. Engeller olsun, yaşlılar olsun, sağlık olmayan ilk önce halk için, halka hizmet edeceğiz. Sağlıklı bireyler. Sağlıklı bireyler. Gençlerimiz olsun. Şimdi teknoloji bağımlılığı var, farklı sıkıntılar var. Gençlerimizi kurtarmak için bunları hayata gerçekleştireceğiz tabii ki. Müsabık olarak da şu anda sporda çok takımı, Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde bir takımımız oluştu. Güreş takımımız oldu. Futbol takımımız Bal Ligi'nde. Tekvando takımı için çalışmalar var. Boks takımı için çalışmalar var. Dün Halil Mutlu ziyarette bulundu. Sayın Evet. Başkanımıza ziyarete geldi. Sağ olsunlar desteklerini vereceğini söyledi. Halil Mutlu ile ilgili özel bir şampiyonumuzla ilgili bir projemiz var. Sporcu olarak mesela Taha Akgül yıllardır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet etti. Sağ olsun Taha Akgül büyük bir şampiyon olarak bizle de beraber hizmetlerini veriyor. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Bu ya sporu bu kadar seven bir başkan varken işiniz zor. Artık artarak sporcu skalası yükselecektir Keçiören'de mutlaka. Yine Er Meydanı'na dönelim. Sivas Er Meydanı'nda bugün burada uluslararası bir organizasyon söz konusu. Bakıyorum Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve İran. Bir anlamda artık tam da anlamda uluslararası bir hava var. Bunu ileride Keçiören Er Meydanı'nda da bu proje zenginleşir mi? Bir fikir yumağı vardır mutlaka. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Keçiören Belediyesi çıtayı biraz yükseltti. Bayağı Şimdi, yükseltti. Evet. Bizim yapacağımız organizasyonların biraz farklı olacak. Başkanımızın da bu konuyla ilgili direktifleri var bize karşı. Farklı bir şeyimiz var ama sürpriz olsun diyorum. Öyle mi? Peki, tamam. Büyük bir uluslararası bir projemiz var. Harika. İnşallah zamanı geldiği zaman açıklayacağız onları. Harika. Harika. Son olarak sizi protokole uğurlayacağız. Sayın Mesut Özarslan Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş Başkanımız bugün buraya teşrif buyuracaklar mı? Evet. Şu anda kendileri yolda. İnşallah Sayın Mansur Yavaş Başkanımız ve Mesut Başkanımız yoldalar, inşallah teşrif edecekler. Dediğim gibi güreş spor sevdaları, güreş sevdaları, olimpiyatlara da gittiler, paralimpik oyunlarına da gittiler. Yani hiç ayrım yapmadan her yere Allah razı olsun destekliyor, koşuyorlar. O yoğun programlarına rağmen buraya da katılmak istediler, destek vermek istediler. İnşallah gelecekler yollara. İnşallah. Son olarak benim eksikliğim olsun. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen tertip edilmekte bu organizasyon. Tıpkı Keçiören'de tahakkül organizasyonu olmuş olduğu gibi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu özelinde de birkaç cümle alıp o şekilde veda edelim mi? Muhsin Başkanımız Allah rahmet eylesin. Çok özel bir insandı, özel bir liderdi. Güreşi de çok severdi. Gençliğimizde onun önünde Doğan Şar'da olsun, Hafik'te olsun çok güreşler yaptık. Başımızı okşardı, bizi teşvik ederdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu güreşin de anlam onun için bir kat daha artıyor. Onun için bu emek veren bütün herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Buraya kadar geldin. Bizi Teşekkür kırmadın. ederiz. Sağ olun. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz 2 hafta önce Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük organizasyona ev sahipliği yapmış. Keçiören Belediyesi 1. Tahakkül Karakucak güreşlerinin organizasyonunda büyük sorumluluk almış Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürümüz Sayın Erhan Cihangiroğlu'ydu. Siz değerli güreş severlerimizi alt boylardaki mücadeleyle baş başa bırakıyoruz.
kilogram pehlivanları çok acele Tazim hakeminin emrine gelsinler. 45 kilogram minikler Tazim hakemin yanına gelsinler. Taha Onurlu 40 kilogram Tokatlı pehlivanımız çok acele Ermek'ten. Taha Onur Yel. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, minikler 35 kilo birinci tur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, iyi Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Ses kontrol, ses kontrol. Minikler 45 kilogram. Minikler 50 kilogram. Çok acayip Tazim hakemin emrine gidiyoruz. 45 ve 50 kilogram pehlivanları. Minikler 45 ve 50 kilo pehlivanları çok acele Tazim hakemin emrine gelsin. Evet, kavurlar. Kavurlar. Doğan. 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 Evet kıymetli misafirlerimiz, şu anda Sivas Ar Meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur Ar Meydanımızda. Coşkulu alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. Dağlar. Çok kıymetli güreşseverler, minikler 40 kilo 3. tur çeyrek final. Burası Erler Meydanı'dır. Kırklar yediler seyranıdır. Bu meydanlardan nice koç yiğitler gelip geçtiler. Acı tatlı suyunu içip göçtüler. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar.
severler. Minikler 45 kilo. 3. tur çeyrek final. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Evet, biraz hırsına yenilen gençlerimiz de yok değil. Hırs olmasa zaten pehlivan olamaz. Başarılı olamaz. Ama fair play'i de unutmamaları gerekiyor. Değerli güreş severler. Tekrar ediyorum, Ekin Türk TV, Kanal 58.tv ortak canlı yayındayız. Diğer alt sikletlerde şu anda salınımı devam etmekte. Minikler 30 ve 35 kilo pehlivanları giriş alanına geliniz. Minikler 30 ve 35 kilogram pehlivanları. Çok acele pehlivanların giriş alanına geliniz. Değerli güreş severler, minikler 50 kilo 3. tur çeyrek final. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Kavlar devam. Yıldızlar 65, 75, 80 ve 100 kilogram pehlivanları. Yıldızlar 65, 75, 80 ve 100 kilogram pehlivanları çok acele pırpırtılar giyilmiş, paçalar bağlanmış olarak pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Evet, yıldızlar 65, 75, 80 ve 100 kilolar. Çok acele
80 ve 100 kilolar. Minikler 35 kilogram pehlivanlarımızdan Berat Gök. Yıldızlar 65, 75, 80 ve 100 kilolar. Çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Evet 65. Minikler 30 kilogram pehlivanları. 3. tur. Soyunarak er meydanına çıkar. Senin en ufalın iri pehlivan. Tutar rakibini sırt üstü yıkar. Hazreti Hamza'dır pirin pehlivan. Ona akıl ermez olur. Hırstan gözü görmez olur. Ölse de güneşi vermez olur. Davulda kör olur çaldığı zaman. Allah Allah, illallah, hayırlar gelir inşallah. Türk aslanlarına cani gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Minikler 35 kilogram pehlivanı Sivas bölgesinden İbrahim Eymen Toprak. İbrahim Eymen Toprak. Bu sana yapılan son çağrıdır. Çok acele ermediler. Değerli güreşseverler, saha içerisinde görevli hakem ve sporcular dışında sivil vatandaşlarımız lütfen tribüne çıksınlar. Saha içerisinde sivil vatandaşlarımız kalmasın. Tamamlar. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, şu anda güreş alanımız er meydanına Özel İdare Genel Sekreterimiz, Sivas Vali Yardımcımız Sayın Şakir Önal Gülhan Beyefendi güreş alanımız er meydanında coşkulu alkışlarınıza hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hüseyin Keser, minik pehlivan Hüseyin Keser, acilen her meydanda bekleniyorsun Hüseyin Keser. Evet 35 kilogram pehlivanlarımızdan İbrahim Eymen Toprak. İbrahim Eymen Toprak çok acele er meydanına. Bu size yapılan son çağrıdır. İbrahim Eymen Toprak. İbrahim Eymen Toprak. Minikler 35 kilogram İbrahim Toprak. Çok acele er meydanına. Minikler 35 kilogram 4. tur. Allah Allah illallah. Muhammeden Hakk'a Resulullah. Koç yiğitlere, Türk aslanlarına 4. turda alkışlar diyelim maşallah. Allah devam versin. Burada Burcu Karavanısı'ndan şampiyon seçilir.
süreleri 4 dakika. Yıldızlarda müsabaka süreleri 6 dakika. Büyüklerde müsabaka süreleri 8 dakika. Baş pehlivanlarda müsabaka süresi 10 dakikadır. Her türlü eşitlik durumunda altın puan uygulamasına geçilecektir. Yani ilk puanı alan pehlivanımızın galip ilan edileceği bölüme geçilecektir. Pehlivanlarımızın ve size saygıdeğer misafirlerimizin bilgilerine arz oldu. Yıldızlar 65 kilogram ön eleme pehlivanlarımız. Pehlivanlar kol bağla. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Yıldızlar 65 kilogram ön eleme pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah! Evet, kıymetli hazretlerim, bakın. Bir kısmını şu alana alın. Mehmet Hocam. Mehmet Hocam. Mehmet Hocam. Sefa Hocam. Bu kadar buraya doğru bak. Bu tarafa hocam. İyice çekelim köşeye. Bünyamin Hocam hemen boyu, hazırlanan boyu alıp gidelim hadi. Yıldızlar 75 kilo pehlivanı Doğruna Aslan. Doğruna Aslan el meydanda bekleniyorsun. Son çağrı Tokat. Evet değerli güreş severler, alt sikletlerde mücadeleler devam etmekte. Ekin Türk TV, Kanal 58.tv ortak canlı yayın aile tekrar birlikteyiz. Bugün Sivas'ta Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen tertip edilen uluslararası organizasyonda Almanya, Gürcistan, Azerbaycan, İran gibi ülkeler katılım sağlayacak. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğum var. Atasporumuz güreşin özellikle Karakucak, Abaş, Şalvar güreşlerinin son 2,5 yılda popülaritelerinin yükselmesinde kazanımları bir kafa kol, muazzam bir kafa kol. Geniş var mı bakıyoruz, yok, puan var sadece, sanırım 2 puan verdi. Çok değerli Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Apur canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk Recep Hocam. Yine bir er meydanındayız. Yine er meydanında pehlivanlarımızla beraberiz. Hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sivas'taydık. Geçen hafta cumartesi günü Doğanşar'daydık. Siz daha sonra Daren'de gittiniz. Bugün de buradasınız. Bu maratona nasıl baş ediyorsunuz? Yorulmuyor musunuz efendim? Vallahi pehlivanların yorulmadığı yerde biz de yorulmayız. Eski bir pehlivan olarak. Evet. Gerçekten bu sezonumuz Karakucak güreşimiz açısından
dolu dolu geçiyor. Daha önümüzde yapılacak Tokat Zile, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Sivas Turhal, Milletvekili Sayın Kahramanmaraş Ahmet Hart'ta, Özyürek güreş Kahramanmaraş alanımız Boyalı, her meydanında coşkun alkışlarınızla hoş geldiniz, defalar getirdiniz bu diyoruz. güreşlerimiz yani önümüzde Kahramanmaraş- 15-20 güreşimiz daha var inşallah. Sezonu sağ salim kazasız belasız bu şekilde mücadeleli maçlarla güreş seyircilerimizin adeta güreşe doyurarak geçireceğiz inşallah. İnşallah Bertiz'de de olacağız. Bertiz İnşallah. Boyalı'da çok güzel. Oranın bir özelliği var. Evet. Hem Bertiz Boyalı hem Hartdap'ta. Hartdap'taki şalvar güreşi Türkiye şampiyonası. Oralarda kulüp güreşçileri ayrı güreşir. Köy güreşçilerimiz ayrı güreşir. O köy güreşçilerimizin güreşi de apayrı bir zevk verir. Yani çok doğal, çok samimi bir şekilde yapılan bir güreş, köy güreş. Ve birinci olan da köyünde de adeta dünya şampiyonu gibi karşılanıyor. Tabii. Karşılama töreni yapılıyor. Davul zurnalarla, konvoylarla kurbanlar kesilerek baş pehlivan hangi köyden çıktıysa o köyünde dünya şampiyonu gibi karşılanır. Bu da tabii o köyden, yani bunu yapmamızın amacı şu: daha güreş yapmamış güreşçileri kulüp güreşlerinin içinde ezdirmemek ki oradan çıkacak şampiyon adayını biz oradan alıp bir kulüpleşme olsun, kulüplere yerleştirelim veya güreş eğitim merkezlerine yerleştirelim. Bunu Türk güreşine kazandırmak buradaki amaç. Bizim bu şekilde köy güreşçilerden çıkarttığımız bayağı Avrupa Dünya şampiyonlarımız, milli sporcularımız var. Mesela Bertiz yöresinden Murtaza Yılmaz Gençler Dünya Şampiyonu, Ertuğrul Kahveci gibi, Hakan Kazcı gibi, Şaban Kızıltaş gibi, Çok ciddi kazanımlarımız var. İbrahim Kar gibi birçok güreşçilerimiz köy güreşçilerinin içinden Türk güreşine kazandı. Şimdi özellikle Sayın Hopur, güreş severin yollamış oldukları mesajları biz editörlerimiz hep değerlendiriyoruz. Bundan önceki yıllardaki kara kucak, aba şalvar güreşinin popülaritesinin düşük olması, son 2 yılda bir anda yükselişe geçiyor olması, bunun zenginleştirme noktasında ki özellikle 2 hafta önce Keçiören'de Cumhuriyet'in en büyük ödüllü kara kucak güreşleri, Sivas, Doğanşar'da, ülkenin çeşitli noktalarında güreş severin ortak konusu şu: kara kucak, aba şalvar güreşlerini daha çok yıla yayıp kışında organizasyon noktasında yapılabilecek en güçlü organizasyonlar gibi gözüküyor diyor. Bu anlamda güreş severe bir cevap verebilir miyiz onların beklentisi noktasında? Şimdi tekrar söz sizde efendim. Evet, bu branşlar, kuşak güreşimiz de var bizim, onu atlamayalım. Kırım Tatar Türklerinin yapmış olduğu kuşak güreşi var. Mesela onu Ekim ayında yapmayı düşünüyoruz, Allah izin verirse. Diğer branşlarımız aba güreşimiz, kara kucak, şalvar güreşlerimizi, şalvar güreşimizin Şubat ayında dünya şampiyonasını yapmıştık geçmiş yıllarda. Evet. Yani o da çok tuttu. Hem seyirci açısından hem de organizasyon çok güzel geçmişti. Şimdi bunu aba güreşimizde ve kara kucak güreşimizde kış sezonunda daha çok uluslararası çapta olduğu zaman daha cazip geliyor izleyicilerimize. Yani salonlarımız, tribünlerimiz boş kalmıyor. şöyle bir şey mi? Yani Türkiye şampiyonaları oluyor minderde, kulüpler arası müsabakalar oluyor. Kara kucak ve aba şalvara zaman mı sporcuları mı oraya entegre edemeyiz, yoksa bunu başarabilir miyiz? Bu aradaki takvimler belli olmalı. Çünkü güreş severin ortak kanısı Aralık, Ocak, Şubat gibi tarihlerde de kara kucak, aba şalvarın salonlarda ya da böyle daha çok güney bölgelerinde yapılabilme noktasında bir beklentileri oluşmuş durumda. Tabii bu yapılır ama şuna da pehlivanlarımızı da hak vermek gerekir. Her hafta haftada 2-3 güreş derken yaz sezonunda pehlivanlar yıpranıyor. Yani kolay değil bu, makine değil. Bu bir insan vücudu. Bir dinlenmesi, bir istirahat, bir tatil gibi bir zamana da ihtiyacı var. Biz bunu yaz sezonu gibi sık her hafta gibi yapmaktansa işte Aralık'ta bir, Ocak'ta bir, Şubat'ta bir az olsun ama güçlü, büyük az olsun, büyük şekilde demek istediğim o. Ama onu haftalarına yayarsak
artık şimdi vücuda çok yüklendiği zaman sakatlıklar meydana gelir. Yani bu sakatlıklara meydan vermemek için bir de aslında sporcularımız, bizim geleneksel güreşlerimiz için ölü sezon dediğimiz kış sezonu yaza hazırlıkla geçer. İşte bunun kuvvet çalışması vardır. Yağlı güreşin bir anlamda Karakuşak Aba Şalvar'da da aynısı sistem devam var. ediyor tabii. Çünkü bunun bir hazırlık dönemi, sadece kış sezonunu yatarak geçirmiyorlar. Şunu söyleyeyim değerli güreş severler. Karakucak güreşi, o bize mesaj yollayanlar, sadece kışa özgü bir organizasyon değil. Güneyde, yani Maraş'ta, işte Sivas'ta yapılan, bütün yıl içerisinde de yayıldığı için Sayın Başkanımız çok net bir şekilde ifade etti. Şöyle bir şey daha var, Evet, onu da buyurun. söyleyeyim. Özellikle Karakucak güreşimizde bizim kar güreşlerimiz var. Yani Şubat aylarında, Ocak aylarında, yer Artvin'de, bazen Erzurum'da, Kahramanmaraş'ta, Ahirdağ dediğimiz bölgede, yani geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde düzenlenen kar güreşlerimiz var. Yani kışında bizim geleneksel güreşlerimiz çok sık olmasa da devam etmektedir. Organizasyonlar devam ediyor. Zaten faaliyet takvimimizde de 12 ay olarak geçmiştir. Harika. Değerli öğretmenim, bir numaralı bir görselimiz var. O ekranlara gelebilir mi? Bir güreş efsanesi Ahmet Ayık, değerli ustamız, bir rahatsızlık geçirmişti. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Ama onun ezeli rakibi Rus Medvedev dün gözlerini yumdu. Ekranlara getirecek değerli öğretmenim. Bir başsağlığı noktasında. Tabii buradan dünya güreşinin başı sağ olsun diyorum. Evet. Sadece Rusya'nın değil. Gerçekten Medved gibi bir şampiyon zor gelir. Bir numaralı dünyada. fotoğrafımız değerli ve öğretmenim. böyle bir şampiyonu da, Medved gibi bir şampiyonu da yenen tek adam Ahmet Ayık'tır. Ayık, Bunun evet. da bilinmesi gerekir. Evet. Yani bizim Türk güreşinde efsanevi şampiyonlarımız Kalsın, çıkmıştır. ekranda kalsın bu, evet. Bunun birisi mesela Ahmet Ayık da bunlardan biri. Hiç yenilmeyen Medved'i tahtından etmiştir. Ayrıca mesela bir de İranlı Tahti vardır, hiç yenilmeyen. O Tahti'yi de tahtından eden İsmet Atlı, rahmetli evet. büyük dünya şampiyonu ustamız olmuştur. Allah rahmet diliyoruz. Peki, Ahmet Ayık abimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 2 numaralı görselimiz var değerli öğretmenim. Onu da ekranlara getirelim. Daha henüz çok taze. Bugün Ali Kabakuşak, eski pehlivanımız, değerli başaltı ustamız vefat etti kalp krizinden. Bir başsağlığı da mekanı cennet olsun. Öncelikle ailesine ve tüm güreş camiamızın başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun diyorum. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhum babası da güreşi çok severdi. Ali Kabakuşak, kardeşi Yücel Kabakuşak da benim rakibimdi. Mekanı cennet olsun. Bana 4-5 yıl önce şunu şöyle söylemişti. Recep, biz ayakta ölelim inşallah. Belirli bir yaştan sonra hayat zor derdi. Rabbim duasını kabul etti, bilmiyorum, içine doğdu. İşte hayat bu, dünya bu. Bugün varız, yarın yokuz. Onun için tüm camiamızdan ben birlik, beraberlik olmasını, hiç kimse ufak tefek şeyler kalp kırmaya değmez. Onun için biz camia olarak ne kadar birlik, beraberlik olarak olursak çok özel mesaj. Türkiye'de de o kadar güçlü ve kuvvetli oluruz. Biz bunu cami olarak da başarıyoruz zaten. Yani ondan bir şüphemiz yok da yine de biz buradan bir kurumsal olarak dile getirelim istedim. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozdurmasın kimse. Amin. Değerli güreş severler, Sayın Başkan Vekilimiz Şahin Opur bana hep söyler. Bizde de bu makam kalmaz, sana da o mikrofon kalmaz. Dolayısıyla biz atasporumuza hizmet edelim, yarınlar bizi anarlar diyor. Çok güzel mesajlar bunlar. Yani, değerli başkanım. Tabii ki güzel anılmak gerekir. İnsan hayatta yaşam felsefesinde şunu olmasını ben devamlı kendime düstur edinmişimdir. Ölüp gittiği zaman Allah rahmet eylesin, iyi adamdır dedirttirebilmek hayatta yaşamanın bence gayesi budur. Peki başkanım, özel bir soru soracağım programın dışında. Size güreş camiasından seyirciler olsun, pehlivanlar, davulcular, cazgırlar, herkes bir anlamda söylediğin sözü sükunetle dinleyerek size hak veriyorlar. Güreş camiasının içerisinden gelmiş olmanızın bir avantajı mı bu? Yoksa hakikaten onlara o samimiyeti geçirmiş olmanızın bir avantajı mı? Ne hissediyorsunuz? Böyle özel bir soru sormak istedim. Yani bu aslında
Çünkü sitem de ediyorsunuz, saygı duyuyorlar. Onlara emrivaki de koyuyorsunuz, atasporun adına saygı duyuyorlar. Şimdi Eleştiriyorsunuz, saygı duyuyorsunuz, övgü duyuyorsunuz, yine saygı duyuyorlar. Bizim yaptığımız hepsi de yani eleştirmekte, kızmakta, sevmekte, kucaklamakta hepsi Türk güreşi için Kişisel değil. olduğu için bunu bizim camiamız çok iyi biliyor. Yani davulcusu da bilir, hakemi de bilir. Yeri geldiği zaman bizlerin Pehlivanı da hatası olduğu zaman da arkadaşlar şurada da şöyle bir şey olmuştu, siz bir şey demediniz ama hakkınızı helal edin, kusura bakmayın demesini biliriz biz. Yani bundan dolayı camiamızın bizlere karşı büyük sevgisi var, sağ olsunlar. Allah dediğim gibi camiamızın birliğini, dirliğini bozdurmasın. Amin. Aynen bugün varız, yarın başkası gelecek. Önemli olan gelecek kişiye burayı kurumsal ve sistemli bir şekilde bırakalım. O arkadaş da üzerine koyarak devam etsin. Evet değerli öğretmenim, altın ovalara bir fotoğrafımız var. Onu ekranlara getirebilir miyiz? Ülkemizin güreş camiamızın, daha doğrusu geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Ali Gürbüz, megastarımız. Evet, ben Muhterem hanımefendi eşleri Zeliha Gürbüz bir paylaşım yapmış. Onu ekranlara getireceğiz. Ali Gürbüz ciddi bir sakatlık yaşadı Elmalı öncesi. Evet, sen iyi ol, gerisi hikaye. Hayatımızda ol, sağlıklı ol, hiç önemli değil. Bugünleri de atlatacağız. İnşallah. Zeliha Gürbüz. Evet. Muhterem hanımefendi eşlerin yapmış olduğu paylaşım. İlk duyduğunuzda ne hissettiniz? Buyurun. Şurada federasyon başkan vekili olarak konuşmayacağım bu konuşmamı. İbrahim Başkanım'dan da özür dilerim. Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş. Özelimizde de konuştuk ama bunların söylenmesine bir behis görmüyorum. Onu da federasyon başkanı olarak aramızdaki konuştuğumuz tamamen kurumsal değil, kişisel bir şey. Abi olarak bizim, abi abimiz olarak evet. İbrahim Türkiş Başkanım da ben de Elmalı'da altın kemeri Ali Gürbüz'ün almasını çok istiyorduk. Yani biz tarafsızız da ama her gönülde bir aslan yatar. Elmalı güreşinden dolayı İbrahim Başkan olsun, ben gerekse sık sık konuştuğumuzda yani Ali bir altın kemeri, ebedi altın kemeri çoktan hak ediyor. Türk güreşinin Ali Gürbüz'e bir altın kemer borcu var aslında. Kesinlikle Türk güreşinin Ali Gürbüz'e altın kemer borcu var. Türk güreşinin, özellikle yağlı güreşimizi gerek yurt çapında gerek yurt dışında sevdiren, gençlerimizi bu işe aşılamasını, yapılmasını, yaptırılmasını rol model olan, insan olarak, ahlaki olarak da çok sevilen, insani olarak da sevilen bir kardeşimiz Ali Gürbüz. Yani ben duydum, gerçekten çok üzüldüm. Buradan Allah'tan acil şifalar diliyorum. İbrahim İş Başkanım da bizzat aradı kendisini. Amerikan Hastanesi'nde özel doktor olduğunu, bu işle ilgili bir tedavisini yaptıracağını. Yine 15 Eylül'de bir Almanya yağlı güreşimizde listede vardı Ali kardeşimiz. Hiç ondan dolayı moralini bozma. Aynı şartlarda sadece seyretmeye, arkadaşlarınızın yanında en azından bulunmaya. moralini biraz. Moral olsun. Evet. Yani bizim burada Ali kardeşimize federasyon olarak her türlü destekle arkasındayız. Çünkü Ali Gürbüz'ün daha yağlı güreşin daha Ali Gürbüz'e çok ihtiyacı var. Ali Gürbüz'ün de daha yağlı güreşe çok hizmetler olacak. Çok vereceği hizmetler olacak. Gerek sporcu olarak gerek idareci olarak inşallah kısa zamanda aramıza katılır diliyorum. Üzüldük, çok üzüldük yani. Ben de değerli başkanım 2002 yılında hem kaval kemiğim aynı anda kırılmıştı hem de aşil tendonum kopmuştu. Sakatlığın bir sporcuda ne kadar büyük bir erozyona uğrattığı mental olarak yaşayanlardan biriyim. Siz de sakatlanmışsınızdır mutlaka. Evet. Ama bizim belirli bir noktada ama Ali Gürbüz ülkenin güreşte çok önünde, vitrinde olan, rol model olan, gençlere ilham kaynağı olan bir şampiyonumuzdu. Dolayısıyla inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak ama federasyon olarak yanında durmanız da çok önemli. Tabii ki. Özellikle alt boylarda güreşçi kardeşimiz geçen sene trafik kazası geçirmişti. Evet. Ve ona hem başkanımız Sayın İbrahim Türkiş insani ve vicdani olarak hem de sizler de yönetim kurulu olarak
TGGF olarak neler yaptığınızı herkes biliyor. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tarık Tarık Salgan, evet. o zaman Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim, federasyonumuz olarak biz her zaman sporcularımızın maddi manevi yanındayız. Bunu neden söylüyorum? Sadece Ali Gürbüz popüler, Ali Gürbüz özelinde değil. Hayır tabii ki. Alttan başa kadar sadece yağlı güreşleri, Karakucak, Abaşalar hepsini sahiplendiğiniz için bunu dile getirmek istedim. Yani biz bir aileyiz. Ailede şunun çocuğumu çok severim, şunu az severim, öyle bir şey yok. Biz sporcularımızın hepsini severiz. Hepsinin de yanındayız her türlü. Yani diyoruz ya işte her güreşe başlamadan önce biz Kur'an-ı Kerim'imizi okuduruz ki aman bir sakatlık olmasın diye. Dualarla başlıyor. Evet. Dualarla başlar, selavatlamalarla başlar. İnşallah bundan sonraki Ali'den başka bir sporcumuzda olmasın sakatlık diliyorum. Ali kardeşimizin de en kısa zamanda inşallah Allah'ım şifasını versin. Aramızda olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Siz özellikle yöneticilikte son olarak veda edeceğiz başkanım. Protokolü olacağız sizi. Yöneticilikte şunu düstur edindiniz ki biz de sizi takip ederek yayın kurulu üyeleri olarak aynı doğrultuda paralelde hareket etmek durumundayız. Siz kaotik ortam olduğunda sağduyulu yaklaşma noktasında hep nabzı aşağı çeken ve düşürenlerdensiniz. Hasan Cengiz de dün Ali Gürbüz'le güreştikten sonra üzüntüsünü sosyal medyada Ali Gürbüz'e geçmiş olsun mesajıyla paylaştı. Tansiyon yine anlamda düşürdü. Sosyal medya üzerinden bu çalkantılı dönemde futbol fanatizmi gibi yaklaşım sergilenenlere ve Hasan Cengiz özelinde de birkaç cümle yine burada iş size düşüyor Sayın Başkanım. Yani burada biz Ali severlerimiz dediğimiz bir şeyimiz kitle var. Evet. Kitle evet, var. Evet. Ali'yi hepimiz severiz. Hasan'ı da severiz. Bunlar normalde güreşte rakip olsalar dahi camiye olarak kardeştirler. Hiçbiri birinin tırnağına taş değmesini istemezler. İsterlerse zaten biz onu barındırmayız aramızda. O huyumuz da var. Onun için burada ben eminim ki Hasan Cengiz kardeşimiz de yani keşke ben güreşmeseydim burada da Ali sakat olmasaydı. Belki de en kısa sürede hastaneye gidip beraber fotoğraf verecekler. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Tabii ki zaten yakışanı da o. Bunun dışındaki bir davranış pehlivan dediğimiz pehlivanlığa sığmaz. Evet sert güreşiyor belki ama sakatlandığı noktada hiçbir dahli yoktu. Yani güreşte adrenalin yükseliyor. Yani evet. Siz de yaptınız bilirsiniz. Bazen insan çok fazla hırsa kapılıyor. Aslında bu konuda da çok hırsa kapılmamak lazım diyeceğim de ya bu güreş işte. Yani, İşte pehlivanlı bazı pehlivan elense ve tırpanla gaddar güreşiyor. Bazı da teknik güreşiyor. Bazı kondisyonlu güreşiyor. Yani buyurun efendim. Yine de biz pehlivanlara nasihatımız şu olsun. Elense'de olsun, tırpanda olsun böyle daha dikkatli olalım. Evet. Yani bazı dozunu aşan tırpanlar, elenseler oluyor. O artık teknikten çıkıyor. Yani talimatname ve yönetmekte var olabilir ama bundan imtina edelim. Yani o artık teknikten çıkıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel mesajlardı Sayın Başkanım. Yine camiayı kucakladınız. Yine moral ve motivasyon noktasında evet ben uzun yıllardır bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Çok duygulandım. Hatta eşim dedi ki yani sen hissettin galiba sakatlandığını. O yüz ifadesinden evet hissettim dedim. Yani o sadece kendi kariyer adına kayıp değil, Türk güreşi adına aslında bir kayıp olur. Tabii ama bak, inşallah toparlanacak. Sözümüzün başında ne dedik? Türk güreşinin Ali Gürbüz'e bir altın kemer borcu var. Yani bu şeyimiz Ali içten ziyade Türk güreşi için bunu hak eden bir kişi var. İnşallah eninde sonunda o altın kemer Ali'nin olacak. İkimiz de güreştik başkanım. Bir hafta sonra Elmalı güreşler olacak. Tarihi Yeşilyayla Er Meydanı'nda, Elmalı'da. Hem 3. yıl altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz, hem de CV Enerji yağlı güreş ligini şampiyonlukla taşlandırmış olacak. Büyük olasılıkla ama kalkıyor bir hafta önce oraya gelen binlerce güreş sever için sahada sonuna kadar duruyor. Her şeyi göze alıyor. Tabii. Aslında bence kazanılmış altın kemer bu. Yani bazı insanlar çıkıp sağda solda sosyal medyada konuşuyor. Şu şurada yattı, şu şurada kalktı gibisinden laflar konuşuyor ama o zaman bunları da konuşalım kardeşim. Bunları da gözümüz görsün. Bir hafta sonra ebedi kemer sahibi olacak Ali Gürbüz. CV Enerji Ligi baş pehlivanı olacak Ali Gürbüz. Bir hafta öncesinde bak
sakatlık yaşıyor. Ve bedel ödüyor. Sıkı maç yapıp bedel ödüyor. Bunu da o zaman güreş seyircimiz, vatandaşlarımız çıkıp yiğidin hakkını yiğide verip konuşması lazım. Evet, sosyal medyalarda da kalkıp salvolar lütfen yapmayın. Sayın Başkanımız ilk ağızdan hem Hasan Cengiz özelinde hem Ali Gürbüz Megastar'ın özelinde çok anlamlı düşünceler ortaya koydu. Siz değerli güreş severler de biz nasıl yayın kurulu üyeleri olarak büyüklerimiz hangi doğrultuda yürümemizi emrediyorlarsa orası doğrudur. Lütfen siz de bu sağduyuya kulak verin. Son sözleriniz var mı efendim? Veda edelim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bu arada güreş severlerimize iyi seyirler diliyorum. Sayın Başkanım, Almanya'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan katılan güreşçiler olacak. Güreşçilerimiz var. Yani uluslararası bir Karakucak Şampiyonası ev sahipliği yapılıyor. Yani Daren'de de o ardına burada uluslararası Karakucak güreşimiz. Dediğim gibi bu gelen sesler Karakucak Dünya Şampiyonası'nın ayak sesleri diyorum. Harika. Yüreğinize sağlık Şahin Opur Başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli güreş severler. Yayın konuğumuz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz ve aslında hepimizin abisi o Sayın Şahin Opur'du. Çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Kendisi protokolü uğurluyor. Sizleri de ekranlar başına güreş severleri, mücadeleleri baş başa bırakıyoruz.
kıymetli konuklarımız. Yıldızlar 70 kilo birinci tur. Pehlivanlar kol bağlayın. Pehlivan, pehlivan. Euzu besmele dilinize, sünnet-i seniye, kalbinize, gönlünüze. Çıktık meydanlara, döndük gözümüze. Selatü selam olsun iki cihan serveri aziz peygamberimize. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep birlikte alkışlar diye maşallah. Haydi Allah devam etsin. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, Yıldızlar 75 kilogram ikinci tur. Pehlivan, pehlivan, öğrenmek istersen eğer güreşi, dolaşıp yurdumu gez bizim elde. Bulunmaz güreşte Türklerin eşi. Yaşanan destanı yaz bizim elde. Dünyada eriştik bir haklı üne. Güreş ile başlar idik toya düğüne. Hazreti Hamzalardan geldik bugüne. Pirlerden alınır diz bizim elde. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Evet değerli güreş severler, Sivas Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerindeyiz şu anda. Kıran kırana güreşler var arka kadrajda. Genç bir güreşçi kardeşim var, hemen seni tanıyalım bakalım. Merhaba, ben Muhammed Emin Aktaş. Hangi bisiklette güreştin? Sivas Belediyespor'da güreşçiyim. 92 kilogram serbest güreş yapmaktayım. Peki bugün hangi kilogramda güreştin? Bugün 80-100 baş yaptım. Yıldızlar'da baş pehlivanlıkta güreştim. Yenildik ama inşallah bir maçlarda yeneceğiz. Yenile tecrübe edeceğiz. İnşallah. İleride kim gibi olmak istiyorsun? Taha Akgül şu anda idolümüz hocam. Peki kaç doğumlusun, bir seni tanıyalım bakalım. 2007 doğumluyum. 4 yıldır güreş yapıyorum. Güreşe Demirspor Kulübü'nden sonra yeni belediyemizin açtığı Adem Uzun hocamızın desteklediği bir kulüp açıldı. O kulübe geçtik. İnşallah ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah başarılar diliyoruz. Seni tanıyalım Mahdumu. Evet. Ben de Muhammed Emin'in babasıyım. Bu güzel organizasyonda sizlere ve bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gurur diyorum güreşçilerimizle. Evet, oğlum Muhammed de güreşiyor. Bugün yenildi ama devam edecek. Küsmek yok. Yok. Yenilerek bu işi öğrenecek.
bütün güreşçi arkadaşlara, emeği geçen, özellikle sizlere Sivas'ımızı tanıttığınızdan dolayı bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Muhammed dedi ki Taha gibi olacağım inşallah. İnşallah yolu açık olsun. Evet. İnşallah bütün güreşçilerimizin içinde de kendi oğlumun yolunu Allah bahtını açık etsin. Amin. Evet Muhammed kardeşim yılmak yok diyor. Yine güreşe en iyi şekilde hazırlanacak. Röportajlarımız devam edecek. Arka kadrajdaki mücadelelere devam ediyoruz. Yıldızlar 80-100 kilo pehlivanları. Çok acele giriş alanına gelin. Yıldızlar 80-100 kilogram pehlivanları çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Yıldızlar 80-100 kilolar çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Yenildin mi sen? Bu yenilmiş mi yoksa? Yenildin mi sen? Ben de buna güveniyordum bileyim mi hocam? Bu yener diye güveniyordum bileyim mi? Bak göreyim mi? Ne? Benzettim o zaman yine sana bak. Demek ki hala davulun sesi çıkmadığından belliyim. Görüyor musun? Görüyor musun? Amcanın mı? Evet, baş beylerlerimiz
başpehlivanlarım, hayır koç yiğitler. Şu bayrağı bir açalım efendim. Başpehlivanlarımız. Evet, kıymetli başpehlivanlarımız, hemen bayrağımızın yanına geçelim. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler, rengini şehit kanlarından almış, uğruna canlar verilen, uğruna kanlar dökülen ay yıldızlı al bayrağımız şu an itibariyle baş pehlivanlarımızın omuzlarında, siz saygıdeğer misafirlerimizin huzurlarında. Ben bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı al bayrağımızı selamlamak üzere tüm misafirlerimizi ayağa kalkmaya ediliyorum. Tomaştro. Ezelden ebeden, Türk'ün elinde, tarihe nakıştır desendir bayrak. Bu cennetin seher yerinde, gökte dalga dalga esendir bayrak. Girerse düşman yurdun safına, destanlar yazarız bayrak fethine. Dönüp İstanbul'a baksan fethine, Burç'ta Ruhum adlı Hasan'dır bayrak. Senin için çektik nice çileyi, etten duvar ördük, serden kuleyi. Geçilir mi sandın Çanakkale'yi, düşman yolunu kesendir bayrak. Belitik dağları bulunca düzü, tam 16 devlet gördü yüzü. Türklerin nişanı, tarihin sözü, üç kıtaya mührünü basandır bayrak. Sembolü olunca sen hürriyet. Evet değerli güreş severler, benim güreşten sonra güreşle birlikte en çok keyif aldığım, duygulandığım anlardan biri ay yıldızlı al bayrağımız. Büyük bir gururla pehlivanlarımız omuzlarında taşıyorlar. Sivas Belediyesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri Uluslararası Sivas Er Meydanı'nda. İşte bu bayrak. Halklarına kaldırdığı bir dikâha. Öncelerinde sığınak, ah, gönderlerinden için itmeyecek bir daha. Zemin, kan kırmızı ay yıldızı. O mübarek bayrak. O mübarek bayrak. Ve bu bayrak. Peygamber yanında sadık muhafız. Mücahitler bayraklarız. Unutana, unutanlara tekrardan hatırlatırız. Zemin, kan kırk yıldızı. O mübarek bayrak. O mübarek bayrak. İşte bu bayrak. Hakikaten duygu dolu anlar. Uluslararası bir organizasyon, Almanya'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan katılan güreşçiler de birazdan çayıra çıkacaklar. Sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen, ebediyen sana yok. Irkıma yok istihlal. Hakkıdır, hakkıdır hür yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Acı şehitlerimizi bir kez daha rahmet
Evet, hem pehlivanlarımız hem de güreş severlerimiz. Evet, Sayın Başkanımızı Ay Yıldız Dağ bayrağımızda bir fotoğraf almaklara meydana davetimi arz ediyorum. Evet, Sayın Sivas Belediye Başkanımız Adem Uzun bayrak törenine teşriflerini buyuruyorlar. Bu muazzam organizasyonun baş mimarı Sayın Adem Uzun. Hemen de yanında Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur. Ortalarında da Avrupa Dünya Şampiyonu Kırkpınar Başpehlivanlarından Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım'ı görüyorum. Üç şey yere düşmez. Ekmek, bayrak, Kur'an. Üç şey var ki asla ve kata değişmez. Rızkın ve sırat. Rabbim Ay Yıldız Dağ bayrağımızı Ekin Türk TV Kanal 58.tv ortak canlı yayınındasınız. Değerli güreş severler. Birazdan da baş pehlivanlarımız eşleşmek üzere çayıra çıkacaklar. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam. Alabiliriz komple. Evet başpeh. Normal. 40 başpehlivanımız var. 16 başpehlivanımız güreş yapacak. Tamamı bir sonraki turda inşallah. Evet. Başpeh ön eleme müsabakalarında Mikail Keser, Rıza Yıldırım'la. Hemen Mikail'cim şuraya alalım. İlyas Yıldırım, Enes Güler'le. İlyas Yıldırım, Enes Güler'le. Halal Aliyev, Emin Demir'le. Amer Muhammed, İsmailzade, Mustafa Türkkaya'yla. Samet Özal, Tip Amur'la. Hüseyin Kalaycı, Feyyip Aktürk'le. Ömer Faruk Kalender, Abdülkadir Güney'le. Furkan Yılmaz, Yasin Şahin'le. Diğer başpehlivanlarımız full. Evet, başpehlivanlarımızın tamamını bir sıraya geçelim. Semih, bir sıraya geçelim. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler. Sivas Belediyesi 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde baş pehlivanlık 1. tur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Asker Spor Kulübü'nün pehlivanı Mikail Keser, Sivas. 2017 yılı Büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Bugünden meydanımızda Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hikmet Kaya adına güreş yapıyor. Rıza Yıldırım, Tokat, Turba. Tokat, Gözova Dernek Başkanımız ve güreş ağamız Sayın
Büyükşehir Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün de burada Otto Hidrolik adına güreşiyor. Mehmet Emin Demir, Kahramanmaraş. Daniel Razeli, İran. Emir Muhammed İsmailzade, İran. Mustafa Türkkaya, Amasya. Milli güreşçimiz Samet Özaslan, Tokat, Angus, Çevreli. Ankara Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bu meydanların altın kemerli baş pehlivanı Fatih Kambur, Amasya Alamözü. Bugün burada Candan Ticaret sahibi Simi Balk adına güreşiyor. Eski baş pehlivanlardan Faik Sezgin'in çırağı Hüseyin Kaycı, Tokat Almus. Evet kıymetli misafirlerimiz, defalarca Avrupa ve dünya minderlerinde ay yıldızı bayrağımızı göndere çektirdi. Birincilik kürsüsüne adeta ambargo koydu. İstiklal Marşımızı bütün dünyaya adeta ezbere dinletilmiş olan bir başpehlivanımız. Geleneksel güreşlerimizin her dalında gerek karakucak gerekse yağlı güreşlerde yapmış olduğu güreşlerle tüm taraflı tarafsız seyircimizin gönlüne taht kurmuş olan bir başpehlivanımız. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey'in pehlivanı. Bugün her meydanımızda Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Feyzullah Aktürk, Manisa, Akhisar. Milli güreşçilerimizden bugün her meydanımızda Yusuf Ziya Kurt adına güreş yapıyor. Ömer Faruk Kalender, Çorum Yukarıgeri. Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör Bey'in pehlivanı. Bugün her meydanımızda Osmancık yağlı pehlivan güreşleri altın kemerle güreş ağımız Ertoprak İnşaat, Ertoprak Otomotivler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selman Erdoğan adına güreş yapıyor. Abdülkadir Güney, Çorum, Osmancık. Amasya Sulova Belediye Başkanımız Sayın Rıfat Uzun Bey pehlivanı. 22 Eylül 2024 Pazar günü tüm misafirlerimizi Sulova Yedikır Er Meydanı'na davet eden kıymetli belediye başkanımız Rıfat Uzun adına güreş yapıyor. Yasin Şahin, Amasya Sulova. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü tüm misafirlerimizi Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali yağlı pehlivan güreşlerine davet eden Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör Bey pehlivanı. Osmancık yağlı pehlivan güreşleri altın kemerli güreş ağımız Ertoprak İnşaat, Ertoprak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selman Erdoğan adına güreş yapıyor. Ruşen Arda Güler, Çorum Osmancık. Sivas Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Bey'in pehlivanı. Cenk Akpınar, Sivas Habib. Milli güreşçimiz, kısa şallar dünya şampiyonu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey'in pehlivanı. Bugün her meydanımızda STV Ömer Kurt adına güreş yapıyor. Enes Bandırma, Kahramanmaraş. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor pehlivanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Bugün her meydanımızda İlhan Ilıkçay adına güreş yapıyor. Taha Yakup Temel Tokat. Muhammed Ali Ceylan, Tokat. Milli güreşçimiz Ziya Kambur, Amasya Hamamözü.
Niksar Belediye Başkanımız Sayın Semih Efebaşı Bey pehlivanı. Burak Korkmaz, Tokat, Niksar. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan adına görüşüyor. Bugün de burada BG Grup sahibi Burak Özçaban adına görüşüyor. Semih Arslan, Çanakkale Çam. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey pehlivanı. Bugün de burada Engin İkşioğlu adına güreşiyor. Cafer Çarkacı, Çanakkale. Erinç kısmet sahibi Sayın Ahmet Erinç adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Yalçın Sözen, Samsun. Muhammed Ali Dizikara, Sivas. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nün pehlivanı Muhammed Ömer Dizikara, Sivas. Ankara Keçiören Spor Pehlivanı. Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özarslan Beyefendi adına güreş yapıyor. Mehmet Can Üngör, Sivas, Porsuk. Tokat Almuz Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün pehlivanı. Almuz Belediye Başkanımız Sayın Kir Özer adına güreş yapıyor. Osman Karaca, Tokat Almuz. Erinç kısmetler sahibi Sayın Ahmet Erinç adına güreş yapıyor. Kerem Can Samsun. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın Bey pehlivanı. Tuğrul Efe Işık, Tokat Zile. Turhal Belediye Başkanımız Sayın Erdem Ural Bey pehlivanı. Milli güreşçimiz Murat Özkan, Tokat Turhal. Milli güreşçimiz Abdüsselam Güngör, Tokat Turhal Çivrilköy. Semih Koç, Tokat. Tokat Gözova güreşleri güreş ağamız. Gözova Dernek Başkanımız Sayın Suzi Yıldız Bey'in pehlivanı. Tarihi Gülpınar baş pehlivanlarından Onur Balcı, Tokat Erbaa. Evet kıymetli misafirlerimiz. Adem Uzun Beyefendi adına güreş yapıyor. Burak Şahin, Sivas, Gülal. Pehlivan, Türk'ün kuvvetini, Türk'ün gücünü onurla, gururla taşıyan şandır pehlivan. Belinde altın kemerini, başında tacını dünyaya, cihana tanıtan candır pehlivan. Pirimiz Hazreti Hamza'nın aşkını, hak için yapan meydanda güreşini, kolunda kuvveti, imanından kurar köşkünü, yıkma doğru, hakka doğru, yöndür pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Haydi bir bazı seyirci, baş pehlivanlarımıza, en önemli müsabakalarında al işaret diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, bugün baş pehlivanlar özelinde Allah Allah nidalarıyla salavatlandı.
Değerli güreş severler, 5 çift güreşecek bu turda. 5 çift güreşecek. Diğerleri tur atlayacak. Güreşecek olan pehlivanlar Mikail Keser Ankara'dan Rıza Yıldırım'la, İlyas Yıldırım Tokat'tan Enes Güler'le, Azerbaycanlı Aliyev rakibi Emin Demir ile güreşecek Kahramanmaraş'tan. Ve yine bakıyoruz Mustafa Turkaya güreşecek. İranlı rakibiyle Samet Özarsan da Fatih Kambur'la güreşecek bu turda. Değerli güreş severler. 5 çift güreşecek. Diğerleri tur atlayacak. Feyzullah Aktürk ekranlarda işte az önce evet ekranda sırtı dönük olan evet siyah pırpıtlı Feyzullah Aktürk rakibi Hüseyin Kalaycı değerli güreş severler. Bu güreş ekranlarda mutlaka kalsın. Çok güzel güreş olacağını tahmin ediyorum. Evet, büyükler 90 kilogram pehlivanlarımız. Çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız. Büyükler 90 kilogram. Ekranı 4'e bölebiliriz değerli yönetmenim. Burası Yiğitler şehri Sivas. Sivas Belediye Başkanı Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Karakucak güreşlerindeyiz. Alperen Düzenci Şahin Dur. Bu ismini okumuş olduğum adlı pehlivanımız ön eleme yapacaktır. Sol üst kadrajda Feyzullah Aktürk, Hüseyin Kalaycı mücadelesini izliyorsunuz. Sağ üst kadrajda Ömer Faruk Kalender mücadelesi de var. Bu dörtlü ekranı kaçırmayalım değerli yönetmenim. Ön eleme müsabakası yapacaktır. Çok acele er meydanında yerlerini almaları önemli rica olunur. Sol alt kadrajda Rıza Yıldırım mücadelesini izliyorsunuz. Rıza Yıldırım'ın rakibi Mikail Keser. Sol alt kadrajda. Sol üst kadrajda daha yakından alabiliriz sol üst kadrajı. Feyzullah Aktürk ve Hüseyin Kalaycı. Sağ üst kadrajda da Ömer Faruk Kalender mücadelesi. Yıldızlar 80-100 kilo pehlivanları. Tanzim hakeminin yanına geliniz. Yıldızlar 80-100 kilogram pehlivanları giriş alanına. Yıldızlar 80 Beyaz pırpıtlı sol üst kadrajda Hüseyin Kalaycı, siyah pırpıtlı Feyzullah Aktürk. Yıldızlar 80 kilogram giriş alanına. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, bir güreş anonsumuz var. 21 Eylül Cumartesi günü Tokat Gözova köyünde dördüncüsü düzenlenen büyük şampiyon Lütfi Uğur şalvar güreşleri yapılacaktır. Tüm halkımız Lütfi Uğur şalvar güreşlerine Sağ alt kadrajdaki mücadele. Güreşleri kaçırmayalım değerli öğretmenim. Böyle kalsın. Hiçbir kameramanımız güreşleri kaçırmasın. Böyle kalsın. Davul. Baş pehlivanlar güreşiyor. Evet, devam et. Ama
Sen devam et. Sol alt kadrajda Rıza Yıldırım, Mikail Keser'le sol üst kadrajda Rıza Yıldırım, düzeltiyorum, Hüseyin Kalaycı, Feyzullah Aktürk mücadelesi. Baş pehlivanlıkta galip. Evet kıymetli misafirlerimiz. İşte Sivas Meydanımıza şampiyon yağmurlar, şampiyon toplar. Evet şu anda Sivas 13 kez Avrupa şampiyonu oldu. 5 kez dünya ikincisi oldu. Evet, bir kameramızı şu anda Meydanı'na gelen ulusal hazinemiz Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Türk'ün dünyadaki güreş sembolleri Sivas Meydanı'na teşriflerini buyurdular. Evet, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Rıza Kayaalp burada, Abdullah Çakmar hocamız burada. Savaş Baş, Yaşar Kale, değerli güreş neferleri burada. Mücadeleler de devam ediyor. Taha Akgül sağ alt kadrajda, biraz daha kenar. Evet, Taha Akgül'e çok büyük bir ilgi var. Rıza Kayaalp öyle. Evet, güreşlere dönebiliriz. Evet. Sağ alt kadrajı, dilerseniz değerli yönetmenim, Taha Akgül şöyle protokolü bir kere daha alabiliriz. Çok büyük bir ilgi var Taha Akgül'e. Dörtlü ekranda alabiliriz çünkü mücadeleler devam etmekte. Dörtlü ekran alalım değerli yönetmenim. Rıza Yıldırım bu arada bastırdı rakibini. Feyzullah Aktürk'ün sol üst kadrajda. Hüseyin Kalaycı'ya baskısı söz konusu. Sağ üst kadrajda da Ömer Faruk Kalender. Sağ alt kadrajda Rıza Yıldırım 1-0 önde. Rıza Yıldırım ekranlarda. Feyzullah Aktürk mücadelesini ekranlara alabiliriz değerli yönetmenim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde kalalım. Kameralarımız açılarını lütfen kaybetmesinler. Çünkü her an puan ya da puanlar çıkabilir. Sol üst kadrajda Feyzullah Aktürk, Hüseyin Kalaycı. Sağ alt kadrajda Rıza Yıldırım.
Rakibi Mikail Keser. Sağ üst kadrajda da Ömer Faruk Kalender. Evet, Rıza Yıldırım yine tek daldı. Her an puan alabilir. Evet, bastırdı, bloke etti. 3 puana ulaştı. Arka arkaya aldığı puanlarla. Ekranı 4'e bölebiliriz değerli yönetmenim. 4'te ekranda kalalım. Her an bir künde, evet. Az önce künde oyunuyla rakibini mağlup etti. Pek de paçadan künde atmış. Evet, sanırım pek de paça kazığa benzemiyor. Şak kündesi hiç değil. Evet, mücadelelere dönelim değerli yönetmenim. Rıza Yıldırım da sol kadrajda rakibini yenerek adını 2. tura yazdırdı. İkili ekrana dönebiliriz değerli yönetmenim. Çünkü Feyzullah Aktürk mücadelesi de var. Hüseyin Kalaycı ile ikili ekrana dönelim. Evet, bu mücadele Feyzullah Aktürk, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Kırkpınar baş pehlivanlarından. Rakibi Hüseyin Kalaycı. Çok zorlu bir mücadele. Değerli güreş severler. Kasnağa doğru hamlesi söz konusu Hüseyin Kalaycı'nın. Beyaz pırpıtlı. Biz Türkler güreş tuttuk. Uyku uyurken batı. Gün doğmadan kişiler ordularımızın atı. Sorsam söyleyecek. Gök denilen şu çatı. Türk'ün gücü yenilmez. Pehlivanlarız biz. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep birlikte alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah tamam etsin. Sağ üstte sol alt aynı mücadele. 3'e bölelim değerli yönetmenim. 3'te ekranda kalalım. Ya da ikili de kalabiliriz. Diğer mücadeleyi de alalım. Evet, tek daldı Ömer Faruk Kalender, beline girdi. Bastırdı mı? Bakalım bastırdı. Bloke etti ve kazandı. İki mücadele var. Diğer Feyzullah Aktürk mücadelesini ekranlara getirelim. Diğer kadraja değerli öğretmenim. Feyzullah Aktürk'te Hüseyin Kalaycı'yı bastırdı, bloke etti. O da adını 2. tura yazdırdı. Çayır'da bir mücadele kaldı. Fatih Kambur ve Samet Özarslan mücadelesi. Evet. Çayır'da tek bir mücadele kaldı. Yeşil pırpıtlı Samet Özarslan, siyah pırpıtlı Fatih Kambur. Ekin Türk TV Kanal 58.tv ortak canlı yayın ağındasınız değerli güreş severler. Burası Yiğidolar şehri Sivas. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen tertip edilen uluslararası organizasyondayız. Karakucak organizasyonundayız. Samet Özarslan beline girme gayreti içerisinde. Başka bir açıdan da alabiliriz. Evet. Her an beline girebilir. Puan aldığı takdirde güreş neticelenecek. Çünkü altın puan süresindeler. Bakıyoruz. Tam hakimiyet söz konusu mu? 4 nokta. Tam blokaj aranıyor. Evet. Evet, düdüğü çaldı. Evet. Samet Özarslan adını 2. tura yazdırdı. Evet, alt sikletlerde de mücadeleler devam etmekte.
diyoruz. Pehlivanlar kol bağlayın. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. İyi Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah devam etsin. Büyükler Toprak Pehlivanları hazırlansın. Büyükler Toprak Pehlivanları giriş alanı. Evet değerli güreş severler. Geldi. Alt sikletlerde muazzam bir künde alt sikletlerde kıran kırana mücadeleler var. Baş pehlivanlarda ilk tur müsabakalarını yaptılar ve canlı yayın kabinime bir tek kol daha bu kez sırt aşağı kündeden sonra adını 3. tura yazdırdı alt sikletlerde. Evet, bu muazzam organizasyonun koordine edilmesinde, hazırlanmasında baş mimar Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, Uluslararası Karakucak Güreşleri'nin değerli koordinatörü Zafer Taşbilek hocam, hoş geldiniz. Evet, baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlar. İkinci tur kurallarınızı çekmek üzere. Cephane hakemliğine giriniz. Baş pehlivanlar. Baş pehlivanlarımız. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Recep Bey. Sizler de Sivas'ımıza, yiğidin harman olduğu yere, 4 Eylül şenliklerimizin, Cumhuriyet'in kurulan bir memlekete geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Günlerce, aylarca hazırlandınız ve en sonunda Uluslararası Sivas Belediyesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerini bugün itibariyle başlattınız. Duygularınız nelerdir efendim? Recep Bey, güreş bizim atasporumuz. Bir de beraber yapmış olduğumuz, ekmeğimizi kazandığımız bir spor. Yalın ayak dolandık çimenlerde. Davul zurna sesini duyduk. Spor yaptık yıllarca. Gerek güreş olarak, gerekse hoca olarak Sivas'a ve Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştım. Artık antrenörlük yapmıyoruz. İdareci anlamında Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Organizasyon Kurul üyesiyim. Evet. Başta İbrahim Türküş Başkanıma ve geleneksel güreşlerden sorumlu olan Başkan Vekilim Şahin Okur Başkanıma. Bugün de yalnız bırakmadılar. Evet, bugün de yalnız bırakmadılar. Bu görevi bize tevdi ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Şahin Başkanım Yozgat'a yeni atandı. Gençlik Spor İl Müdürü olarak. Biz de ondan gurur duyuyoruz. Şimdi duygu düşünce o kadar büyük ki en önemlisi maneviyat. Maneviyatımız büyük dava adamı. Siyaset üstü gördüğümüz, bizi çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, gençliğimizde bizim elimizi tutup saçımızı Ekranı okşayan, ikiye bölelim değerli öğretmenim, evet. değerli Muhsin Başkanımızın adına Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Sayın Muhsin Başkanımızın adına aften olan bu organizasyonu koordine etmek bana onur ve şeref veriyor. Evet, sana nasip oldu, evet. Evet. Sayın Adem Başkanımız, Doktor Adem Uzun Başkanımıza ve Belediye Spor Kulüp Başkanımız Sayın Hikmet Kaya Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu işin altından sen kalkan abi dediler. Çünkü burası şu anda Çekören'den sonra siz de takip ediyorsunuz en iyi organize edilmiş, en iyi sporcuların katılımıyla yapılan büyük bir organizasyon. Ne mutlu bize. Demek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama burada fazlalık şu var ekstradan, Almanya'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan katılan güreşçiler var. Uluslararası bir evet, ona değineceğim zaten. Evet, buyurun. Şimdi biz uluslararası yaptık. Türk'ünen değil de Türk yabancıyla da er meydanında, Karakucak'ta güreşsin yani. Halkımız bunu bir izlesin dedik. Evet. Onun için İran'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan
Afganistan'dan ve Almanya'dan çok değerli sporcu kardeşlerimizi buraya opsiyonladık, aldık, getirdik. Biletlerini aldık, yemelerini, içmelerini ayarladık, yolluklarını yazdık. Yani maddi olarak karşıladık. Manevi olarak da onlar bizi, Muhsin Başkanı, bizden daha çok seven insanlar çıktı geldiler. Güreş yapıyorlar. Sivas halkına bu güzel etkinliği sağlayabilip bunları bir arada buluşturabildiysek ne mutlu bize. Kanal 58, Ekin Türk TV ve Nokta TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli küre severler. Canlı yayın konuğumuz değerli Zafer Taşbilek hocam. Hocam şimdi bu organizasyonu layıkıyla yaptınız ama diğer organizasyonlara da omuz atıyorsunuz. Siz Karakucak güreşinde koordine etme noktasında çok mahirsiniz, çok da güvenilir karşılığınız söz konusu. Bu organizasyon dışında bir çalışmalarınız var mı efendim? Şimdi Şahin Başkanıma bir daha teşekkür etmek istiyorum. Koordine konusunda biraz başarılı olduğumuz için zaten biz organizasyon kurulunu aldık. Evet. Boş vaktimiz yok. Her hafta bir yere gitmek zorundayız. Biz de gitmemek istiyoruz. Başka organizasyonlarla ilgilenmek istiyoruz. Allah nasip ederse Pendik Sivaslar Derneği ile birlikte Mesut Özaslan Belediye Başkanımızın da desteğiyle Pendik'te tüm Sivaslıların katılacağı, belki Köçören kadar olmaz ama bu Sivas güreşi kadar en az büyük bir güreş yapmayı düşünüyoruz. Onu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getireceğiz inşallah. Harika, harika. Şimdi Recep Bey burada buyurun. Yaklaşık 50'ye yakın baş pehlivanımız var ve de hepsi tanınmış iyi güreş yapan baş pehlivanlarımız. Avrupa Dünya Şampiyonlarımız var. Bildiğiniz gibi Fezullah Hak burada, Rıza Yıldırım burada. Bunlar Ankara Köçören'in finalleri. Ayrıca Darende'nin finalleri de bunları da. Yani burada büyük bir güreş gerçekten. 500'e yakın sporcu arkadaşımız var. Gönül isterdi ki tüm Türkiye'yi buraya yığalım ama Karakucak yapan sayı maalesef 700-800 arası. Tabii ki. Ulaşabildiklerimize ulaştık. Evet. Onlar da bizi kırmadı, geldiler. Dediğiniz gibi yüzlük kuyruğuna getirdik. Evet. Ben Arif Kaman Müdürümle beraber 3 aydır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Son bir haftadır ki bayağı yoğunum. Vallahi Arif Kaman Müdürüm hakkını helal etsin. Ben ona biraz çok yüklendim. Her konuda bana destek oldu. İyi bir çocuk, iyi bir başarılı tam bir güreş neferi. Başarılı bir spor adamı. Evet. Spor adamı. Kariyerini yapmış, kendini ispat etmiş ve de siyasi olarak bakmamışlar. Sayın Adem Başkanımız da layık olana liyakati öne çıkarmış. Avrupa şampiyonumuzu kulüp müdürü yapmış. Spor müdürü yapmış. Ben hem Adem Başkanımıza teşekkür ediyorum hem Arif Müdürümüze teşekkür ediyorum. 3 aydır uğraştık Recep Tosun. Gece gündüz ama bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki bizim de eksiğimiz olacak. Dört dörtlük değiliz. Dört dörtlük olmak Peygamber Efendimiz'e hastır. Biz de 4-2'lik de olmayalım da 4-2,5'luk, 4-3'lük bir şey yapmaya çalıştık. Mütevazı olma. Evet. Hakikaten çok iyi hazırlanılmış bir organizasyon. Tribünlerde herkes ayaklarına kadar geldi yemekler. Güreşi çok rahat izleyebiliyorlar. Alan mükemmel, güreş için her şey müsait. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum sizi. Burada çok güçlü bir temeller attınız. O da nedir? Kulüpleşme. Evet. Şimdi kulüpten bahsetmemek olmaz. Tamam. Evet. Ben kulüpten fazla bilgim yok. En çok bilgisi olan Arif Kaman Müdürüm ve kulüp başkanımız ama şunu biliyorum. Sivas artık göç veren bir il olmayacak. Şampiyonlarına sahip çıkan bir belediye başkanı var. Şampiyonlarına sahip çıkan bir spor müdürü var. Şampiyonlarına sahip çıkan bir Hikmet Kaya gibi genç bir kulüp başkanımız var. Üyana da burada üstüme düşen bir görev olursa seve seve abilik yaparım. Çocukların hepsini topladılar. Daha 2 ay içinde dünya şampiyonasına gidecek 3 tane 4 tane öğrencimiz var. Daha kulüp yeni kuruldu. Harika. Buradaki gençleri dışarıya vermekten ise buradaki gençleri burada bir ekmek kapısı açarsa ya Sivas zaten güreşin menbaası. Ankara'da da güreşen Sivaslı, İstanbul'da da güreşen Sivaslı. Bunları bildiler, hepsini topladılar. Allah onlardan razı olsun. Burada çocuklar güreşten ekmek yiyebiliyorsa, sabah akşam annesinin yanında yatabiliyorsa burada şampiyon çok çıkar abi. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Zafer Taşbilek hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çünkü ediyorum. sen bayağı yoğunsun. Protokolde konukların var. Organizasyonun tüm hatlarıyla ilgileniyorsun. Evet. Aklın hep orada. Seni de fazla da meşgul etmeyelim Recep ama Tosun, evet. Size Doğanşehir'de dedim ya. Ben 50 kişilik bir ekipte çalışmıyorum. Ben Zafer Taşbilek olarak çalışıyorum. Tamam, aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Evet. Mütevaziyim sizlere karşı ama işimde mütevazi değilim. Çok hassasım. Biraz da titizim. Evet. Bir de son günler biraz gerginim. Evet. İnşallah hatamız olmuşsa kusura bakmayın. Belki fazla ilgilenemedik. Ama bizim belediye personelimiz, başkan yardımcılarımız, değerli spor müdürümüz herkese çok yakından ilgilendi. Ben 500 tane sporcuyla
50 tane hakemine bir de protokola gelen misafirlerimle ilgilenebilirsem ne mutlu. Seyircilerimiz de tüm komşularımız, eşimiz, dostumuz hatamıza bakmasın. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepsinden. Sizler de hoş geldiniz. Safa geldiniz. İnşallah bundan sonraki seneye olan güreşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun üçüncüsünü bunun 3 kat daha büyük yapacağız Allah'ım. İnşallah. İnşallah. Evet değerli güreş severler, Ekin Türk TV, Kanal 58.tv ortak canlı yayında konuğumuz Zafer Taşbilekli değerli üstadımız, koordinatörümüz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Mücadelelere devam ediyoruz. Abbas Rastani, İran. Kur'an çektiğiniz hareketler hakemine Abbas Rastani. Başlayalım. Koçyiğitler de meydanda. Hadi koçyiğitler. Evet, bu arada baş pehlivanlarımız kura çekimi için davet edildiler. Evet, kıymetli başpehlivanlarımız. Bakın güzel meydanımız boş şu anda. Lütfen biraz acele. Baş pehlivanlarımız ikinci turda güreşecekler. Enes, hemen içeri girin. Mehmet Can Üngör, Cafer Çarkacı. Hemen buyurun. Rıza Yıldırım. Rıza Yıldırım, Enes Güler'le, Abdüselam Güngörcek Akpınar'la, Yasin Şahin, Burak Şahin'le, Semih Arslan, Muhammed Can Güngör'le, Mehmet Can Güngör'le, Ruşen Arda Güler, Ömer Faruk Kalender'le, Cafer Çarkacı, Ömer Faruk Dizikara'yla, Semih Koç, Atilla Kaan Aydın'la, Murat Özkan, Ziya Kambur'la, Taha Yakup Temel, Muhammed Emin Demir'le, Emir Muhammed İsmail Zade, Feyzullah Aktürk'le, Osman Abbas Nasrani ile Mehmet Ali Dizikara, Yalçın Sözen'le, Daniel Nazari, Onur Balcı'yla, Mehmet Ali Ceylan, Enes Bandırma, Burak Korkmaz, Samet Özarslan'la, Tuğrul Efe Işık, Kerem Nuri Can'la. Çabuk. Evet, başpehlivanlarımız buyurun hemen sıraya geçelim. Evet, baş pehlivanlarımız ikinci tur kuralları çekildi ve ikinci tur mücadelelerine başlayacaklar. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler. Başpehlivanlık ikinci tur. 32 pehlivan huzurlarınızda. Ben öncelikli olarak başpehlivanlarımıza sizlerden bir moral alkış istirham ediyorum. Alkışlar sizlerden, güreşler başpehlivanlarımızdan inşallah. 2017 yılı Büyükler Avrupa Şampiyonu.
Tarihi Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarından. Bugün her meydanımızda milli gururumuz, Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül adına güreş yapıyor. Rıza Yıldırım, Tokat, Turhan. Enes Güler, Tokat, Ormanbeyli. Abdüsselam Güngör, Tokat, Sivas Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi adına güreş yapıyor. Cenk Akpınar, Sivas Habib. Amasya Belediye Başkanımız Sayın Rıfat Uzun Bey pehlivanı. Yasin Şahin, Amasya Sulama. Büyüklerde Türkiye şampiyon oldu. Avrupa ve dünya minderlerinde bu milletin gururu oldu. Şu an itibariyle de Sivas Belediye Spor Kulübü'nde güreş hayatına devam ediyor. Allah'ın izniyle Avrupa, dünya ve olimpiyat minderlerinde Sivas'ı, Türkiye'yi temsil etmek için tüm Sivas temsilcilerimizin duasını bekliyorum diyor. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun adına güreş yapıyor. Burak Şahin, Sivas Gülova. Milli güreşçilerimizden Ömer Faruk Kalender, Çokçor'un yukarı girin. Ancak belediye başkanımız Sayın Ahmet Gelgör Bey pehlivanı. Bugün her meydanımızda Sivas dış adamımız Sayın Adem Demir adına güreş yapıyor. Ruşen Arda Güler, Çorum Osmancı. Ankara Keçiören Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Mehmet Can Üngör, Sivas Borsuk. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Harun Arslan Bey pehlivanı. Semih Arslan, Çanakkale Çam. Evet, illerimiz Avrupa şampiyonu oldu. Hatta seyyalı güreşte yapmış olduğu güreşlerle tüm seyircimizin beğenisini kazanmış olan bir baş pehlivanımız. Çanakkale Çam Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün her meydanımızda Kara. Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Altın adamımız Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Emir Muhammed İsmail Zade, İran. Ankara Deder Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ömer Faruk Dizikara, Sivas. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey pehlivanı. Cafer Çarkacı, Çanakkale Çan. Ankara Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Taha Yakup Temel, Tokat. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Mehmet Emin Demir, Kahramanmaraş. Muhammed Ali Dizikara, Sivas. Erinç kısmetlerin sahibi Ahmet Erinç adına güreşiyor. Yalçın Sözen, Samsun. Erinç kısmet sahibi Ahmet Erinç adına güreşiyor. Kerem Can, Samsun. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın Bey pehlivanı. Tuğrul Efe Işık, Tokat, Zile. Semih Koç, Tokat. Turhal Belediye Başkanımız Sayın Erdem Ural Bey pehlivanı. Milli güreşçimiz Murat Özkan, Tokat, Turhal. Milli güreşçimiz Ziya Kambur, Amasya Hamamözü. Diksar Belediye Başkanımız Sayın Semih Tefebaşı Bey pehlivanı. Burak Korkmaz, Tokat, Diksar. Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hikmet Kaya Bey pehlivanı. Milli güreşçimiz Samet Özaslan, Tokat, Almuz Çevreli. Karaca, Tokat, Almuz. Abbas Laşeri, İran. Evet, tarihi Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarından. Tokat,
Gözola güreş ağımız Suzi Yıldız adı güreş yapıyor. Onur Balcı, Tokat Erbaa. Daniel Nazari, İran. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey pehlivanı. Muhammed Enes A. Sütçü İmam'ın torunu Kahramanmaraş. Muhammed Ali Ceylan Tokat. Bünyamin Hocam sendeyiz. Selam sizlere. Üzerinize bütün bakışlar. Bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar. Selam şanlı mazimize, selam yarına. Selam olsun Rıza Kayalp'e, Taha Akgül'e. Ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere. Ey bugünün baş pehlivanları, selam sizlere. Gönlündeki yaraların kanını dindir. Baş pehlivanlarım, er meydanları elbet sizindir. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına, baş pehlivanlara, alkışlarla diye maşallah. Haydi Allah devam etsin. Büyükler 55, 60, 65, 70 ve 90 kilo pehlivanlara giriş alanlar çok acı. Büyükler 55, 60, 65, 70, 75, 90 kilo pehlivanlara çok acele giriş alanına gelin. Evet, görevli hakem arkadaşlarımız. Evet, büyükler 55, 60, 65, 70 ve 90 kilogram pehlivanlarımız. Büyükler 55, 60, 65, düzeltiyorum 55, 60, 65, 70 ve 90 kilogram pehlivanları çok acele pehlivan girip kapısından önümüzde alınır. Evet. Evet değerli güreş severler. Feyzullah Aktürk ikinci turda hızlı başladı. Hemen rakibini sizlere anons edeceğim. Bir 0 öne geçti. Bakalım yeniş yapabilecek mi? O İran'dan Emir Muhammed'le güreşiyor. İran'dan Emir Muhammed'le şu anda iç kazık ters paçada toparlanmak istiyor İranlı rakibi. Baskı uyguladı. Oradan boşalayabilecek mi? Feyzullah Aktürk milli güreşçimiz. Evet bakıyoruz aktardı. Sırt aşağı yeniş yok. Puan var. Sırt aşağı evet şimdi yendi. Feyzullah Aktürk adını son 16'ya yazdıran ilk baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde İranlı rakibi Emir Muhammed'i yenerek adını son 16'ya yazdırdı Feyzullah Aktürk. Avrupa Dünya Şampiyonu güreşimiz, baş pehlivanımız. Diğer mücadeleyle devam ediyoruz. Dörtlü ekran alabiliriz değerli öğretmenim. Evet, bir kez daha Feyzullah Aktürk'ün yendiği o son anların tekrarını izliyorsunuz bakın. Sırt aşağı bir yenişle. Teşekkür ediyorum değerli rejimize. Bir kez daha ekranlara getirdik. Dörtlü ekran alabiliriz.
10 dakikalık normal süre. En çok puan alan güreşçi galip ilan ediliyor. Puanlar eşit olduğu takdirde altın puan devresine geçilmekte. Kanal 58, ikintürktv.tv ortak canlı yayın ağındasınız değerli güreş severler. Ayrıca sosyal medya portalları olarak güreşin hakkını verenler, yağlı pehlivan güreşleri, yağlı güreş pehlivanları, Pehlivan TV, Sadece Güreş, Er Meydanı gibi sağ alt kadrajda az önce açık düşürebilirdi. Bir puan aldı sanırım. Bakalım kündeyi deneyecekler mi? Bir künde kılçık. Sırt aşağı yeniş. Evet. Sağ alt kadrajda. Sırt aşağı yeniş. Büyükler 65 kilogram pehlivanları çok acele giriş alanına gelir. Büyükler 65 kilogram pehlivanları çok acele er meydanına. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Künde atmak isterken kılçık oyunuyla mağlup oldu rakibine. Diğer mücadelelere devam ediyoruz. Sol üst kadrajı daha yakından alabiliriz. Evet, bu şekilde. Sağ alt kadrajda Rıza Yıldırım mücadelesi. Evet, güreşi biten baş pehlivanlarımız saha dışına. Güreşi biten baş pehlivanlarımız. Rakibi Enes Güler sağ alt kadrajda. Rıza Yıldırım, Enes Güler mücadelesi. Sol alt kadrajda da Burak Şahin, Yasin Şahin mücadelesi. Sol alt kadrajda. Yasin Şahin ve Burak Şahin mücadelesi. Sol alt kadrajda. Sağ alt kadrajda tekrar ediyorum. Rıza Yıldırım, Enes Güler sağ alt kadrajda. Sol alt kadrajda Burak Şahin her an bir yeniş yapabilir, Yasin Şahin'i yenebilir. Bakıyoruz o açıyı. Toparlandı rakibi, evet. Sağ alt kadrajda Enes Güler. Bir puan daha aldı. 2-0'a getirdi Rıza Yıldırım mücadelesini. Büyükler 90 kilogram pehlivanları er meydanına. Büyükler 90 kilogram pehlivanları. Sağ alt kadrajda Enes Güler'in. Evet, sol alt kadrajda Burak Şahin.
net bir galibiyetle rakibi Yasin Şahin'i mağlup ederek bakıyoruz. Hayır, puan. Devam edelim. Dörtlüde kalalım. Çayır hakemi bir anda galip ilan etti ama sırt aşağı yeniş olmadığı için devam ediyor. 2-0 önde. Şimdi 3. puanı aldı Burak Şahin. Sol alt kadrajda yeşil pırpıtlı. Sağ alt kadrajda da Enes Güler, Rıza Yıldırım. 3-0 önde yeşil pırpıtlı Enes Güler. Evet, Enes Güler sağ alt kadrajda 3-0 önde. Rıza Yıldırım karşısında. Sol alt kadrajda da yeşil pırpıtlı Burak Şahin önde. Yasin Şahin karşısında. Evet değerli güreş severler, bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Desçildi de teşriflerini buyurdular. Er Meydanı'na, evet, diğer mücadelelere devam edebiliriz değerli öğretmenim. Ekranı ikiye bölerek verelim değerli öğretmenim. Çünkü güreşlerimizi aksatmayalım. Çayırda tam kulenin önünde bir güreş var. Onur Balcı mücadelesi. Evet, İranlı rakibine mağlup oldu Onur Balcı. Evet, Rıza Yıldırım Enes Güler mücadelesinde de 3-1 önde Enes Güler. Sağ alt kadrajda Enes Güler, Rıza Yıldırım 3-1 önde. Tek daldı Enes Güler yeşil pırpıtlı. Bir daha bastırırsa 4-1'e getirdi skoru. Evet, Mustafa Desçildi ekranın solunda. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Tarihine Kırkpınar'a da her zaman gelir. Evet, bu arada sağ alt kadrajda Enes Güler galip, Rıza Yıldırım'ı mağlup ederek. İkili ekrana dönebiliriz değerli yönetmenim. Bir künde kılçık, evet, bakıyoruz. Künde atmak isterken Enes Güler sırt aşağı yeniliyor. 4-1 öndeyken künde riskini aldı. Sırt aşağı yenildi kılçık oyunuyla ve Rıza Yıldırım adını 3. tura, son 16'ya yazdırdı. Büyükler 60 kilo ön eleme turu. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına alkışlar diye maşallah. Haydi Allah'tan o versin. Müthiş bir mücadele var. 0-0 şu anda puan alan güreşçi galip ilan edilecek.
alt siklerde mücadeleler devam etmekte. Baş pehlivanlar son 16'ya düştüler. Sivas Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen uluslararası karakucak güreşlerindeyiz. Müthiş mücadeleler var. Alt sikletlerde bakın. Muazzam bir yeniş vardı. Yine de gençlerimiz korakor mücadele yapıyorlar. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylemiş olduğu şiiri okuyorum buradan. Ben Türk'üm. Türk esir olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Rahmet anıyoruz şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Allah illallah Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin.
Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Doktor Sayın Mesut Özarslan Er Meydanı'na teşriflerini buyurdular. Kıran kırana mücadeleler alt sikletlerde. Evet değerli güreş severler, kıran kırana mücadeleler devam ederken canlı yayın kabinime çok özel bir konuğum geldi. İkinci tur 16 pehlivanımız. Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde çok değerli büyüğüm Selami Koç, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine Er Meydanı'ndasın. Nerede güreş var, nerede yiğit var, nerede davul sesi var, oradasın. Şimdi burası bir Er Meydanı. Evet. Zamanımız, vaktimiz müsait olduğu her an geçmişe dair izlerimizi bulmak için her daim Er Meydanı'nda bulunmak istiyoruz. Bu bize dünyada bizim için, milletimiz için, devletimiz için, var olduğumuz değerler için, özelimiz için, evet, kültürümüz için bulunmaz bir fırsattır. Biz de bu fırsatları kaçırmak istemiyoruz. Şimdi biz tanıyoruz ama güreş kamuoyu da tanımakta. Selami Koç gibi biraz kendinden bahseder misin? Selami Koç 12 yaşında Sivas'ta güreşe başlamış. Ancak 20 yaşında güreşi bırakmış birisidir en iyi zamanında. Ancak kendime şöyle bir söz vermiştim. Evet, kulaklarımın ikisi de kırık ama evet, ben bu güreşi ve güreşçiliğimi hiçbir zaman zaman
tarihinden gelen bir misyonu var. Biz buna ne diyoruz? Peygamber sporu diyoruz. Evet. Biz buna ne diyoruz? Milli sporumuz diyoruz. Biz buna ne diyoruz? İnsanların birebir vücudunda birbirine değdiği mücadele sporu diyoruz. Buna baktığımızda da bizim ülkemizin manevi değerleri olan, öncelikle Sivas özelinde şu an ismini de Şehit Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüzün adına olması da şu anki manzarada gördüğümde hangi cenahtan olursa olsun, hangi durumdan olursa olsun. Çok özel bir konu, evet. Evet, birleştirici özelliğini ben gözlerimle şahit oluyorum. Protokolde kimler var? Bir sayalım mı? Protokolde sayalım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız var. Sayın Mustafa Destici burada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Mansur Yavaş burada. Keçiören Belediye Başkanımız ve Sivas'ımızın evladı. Porsuk köyünden. Evet. Ben onu kendisine de güreşçi diyorum. Mesut Özarslan Başkanımız burada. Sivas Belediye Başkanım Sayın Adem Uzun burada. Burada. Ev sahibi olması münasebetiyle. Evet. Güreşimizin birleştirici gücü. Evet, devam edelim varsa unuttuklarımız. Kesinlikle ben şunu söyleyebilirim. Bizim güreş camiası dediğimiz camiamız bence siyasi partilerin de üstünde bir güce sahiptir. Sadece bunun doğru yöneticilerde, doğru bir şekilde bizim Türk milletine sunulması gerekmektedir. Bununla ilgili de kendi özelimde elimden ne geliyorsa canla başla çalışacağım. Her zaman çalışacağım. Hatta bunu uluslararası platforma taşımak istiyorum. Harika. Ben son 15 dünya şampiyonasını kendim organize ederek gitmiş, izlemiş bir güreş severim. Kendi imkanlarınızla. Evet, kendi uçağım, kendi otelim, kendi transferim ve ben gittiğimde yanımda 10 tane takım elbise götürüyorum ve dünya güreşini yöneten insanlarla birlikte bu şampiyonaları izliyorum ben. İlk gün gittiğimde beni tanımadılar. Ama ikinci gittiğimde merhaba dediler. Üçüncü gittiğimde nasılsın dediler. Dördüncü gittiğimde yemeğe aldılar. Beşinci gittiğimde artık onlarla bir dostluk kurdum. Ben de diyorum ki bu aşamayı biz uluslararası platformda da bizi temsil edecek, Türk milletini temsil edecek. Çünkü Ahmet Ayık hocamız vardı. 13 yıl eski adı FİLA, yeni adı UVB olanın as başkanlığını yaptı. Neden? Onursal başkan, evet. Evet. Neden bizlerden yönetim kurulu üyeliğinde olacak insanlar olmasın? Neden bir Dünya Güreş Birliği başkanı bir Türkiye'den olmasın? Bunun için, olmaması için hiçbir sebep yok. Evet. Sadece doğru yerde, doğru zamanda, doğru ilişkilerle ben bunun hayata geçirileceğine de inanıyorum. Evet. Ve bu konuda da benim kendi özel çabalarım vardır. İnşallah bir gün konu olursa da bunu konuşuruz hocam. İnşallah. Sayın Selami Koç, teşekkür ediyorum. Yani kıran kırana güreşler var. Güreş severleri de güreşlerden mahrum etmeyelim. Protokolümüzde siz de oradasınız. Bu arada son sözden alıp veda edelim. Buyurun. Son söz olarak buyurun. Yani buradaki Sivas'taki Muhsin Yazıcıoğlu Karagücek güreşlerinde uluslararası olduğu için Azerbaycan, İran'dan ve değişik ülkelerden de Afganistan, Gürcistan, Almanya. Evet, davet edilmiştir. Bu güreş adına da, zenginleştirme adına da, uluslararası platforma çıkma adına da çok sevindiricili. Özellikle emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Siz de şahsınız için, vatanımız, toprağımız Sivas'a geldiğiniz için, emek verdiğiniz için, emeklerinizi biliyoruz, takip ediyoruz inşallah. Çok çok teşekkürlerimizi borç biliyorum, saygılar sunuyorum. Bizleri izleyen insanlara da hepsine de Sivas'tan, Sivas'ımızdan, Yiğidolar şehri Sivas'tan sevgiler, selamlarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz Sayın Selami Koç'tu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Protokolü uğurluyoruz efendim. Evet, duygularını paylaştı bizde. Hakikaten çok güzel cümleler üst üste, alt alta, yan yana. İşte güreş yapmış bir yiğidimiz. Bürokratik anlamda da kendini geliştirerek bakın dünyada yöneticilik noktasında çok güzel izler ortaya koyuyor. Sayın Selami Koç da onlardan biri. Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Başkanı'ndan istiyoruz efendim. Açılış rakamı sizde istiyorum. Öncelikle Hikmet Başkanıma cesareti için teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle güreşimiz hayırlı uğurlu olsun.
başkanım Allah razı olsun. Çok mütevazi açılış. 100.000 TL Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun'la coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ekrem Kaya. Sayın Başkanım size ben yüzmeyi açayım dedi. Artık dedi ağanın eli tutulmaz dedi. Vallahi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Vicdanlı davrandığı için. Ama tabii ben biraz cömert davranmak istiyorum bu anlamda. 200.000 lira diyorum. Şimdi 100.000 TL ile Sayın Başkanım açtı. 200.000 de Sayın Kulüp Başkanımız Hikmet Kaya 1 TL dedi. Bir dakika Zafer abi dur. Şimdi Cazgır Tukur burada konuşuyor. Şimdi Cazgır Tukur bir şey söyle. 200.000 lirayla bırakmayalım Hikmet Bey. $220. Peki çok teşekkür ediyoruz. 220.000 TL'de Allah izin verirse önümüzdeki yıl düzenlenecek olan evet Sayın Genel Başkanım orada dur Tokur dedi. Tokur dur dedi. Geliyorum Sayın Genel Başkanım. Evet. Şimdi burası dedi Sivas dedi Yiğidolar şehri dedi. Öyle dedi 220'ye falan dedi ağırlık dedi verilmez dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici 250.000 TL'de coşkuyla alkışlıyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanım usul gereği yine ağadayımıza sormamız gerekiyor. Evet, Kulüp Başkanımız Sayın Hikmet Kaya. Şimdi benim Sayın Başkanımızı aşmam nezaketsizlik olacağını düşünüyorum. Sayın Başkanımıza Evet şu anda protokol ağalık ihalesi de yapılmakta. Şimdi evet. Şimdi ben ağla başladım. Hikmet kalkma sen orada. Şimdi Ekranı ikiye bölelim. Bir mücadele var çayın ortasında değerli öğretmenim. mikrofon tam çeksin. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu. Evet teşekkür ediyorum. Sayın Şahin Okur beni çağırdılar. Bakalım ne diyecek. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi aslında ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Elçi hiçbir zaman için sadece söylenenleri söyler. Sayın Genel Başkanım, şimdi 250.000 TL dediniz. A adayımızda çekildiklerini beyan ettiler. Şimdi, evet, Alparslan Özarslan adına 500.000 TL'ye geldi. Evet, Başkanım'dan ağalık bakanlığı çıtayı yükseltti. Coşkuyla alkışlıyoruz. Evet. Şimdi satıyorum. Satıyorum. Tutarlık mıyız Sayın Genel Başkanım? $500.000 TL Sayın Alparslan Özarslan Beyefendi'ne. Evet. Sayın Başkanım ben zaten 500.000 lira da diyeceğim ama bu işin de usulünü az çok. Şimdi Alparslan Bey 500.000 lira eyvallah başımızın tacı. Ama bizim şehirlerimizde özdeşleşmiş plaka imlerimiz var. Şimdi Sivas'tayız 500.000 liraya değil de 558 hayırlı uğurlu olsun mu? Evet. Sivas'a değil lan kurban olsun diyor. 558.000 TL'de
şu anda bu ağırlık, şimdi kıymetli Sivas Belediye Başkanımız, Sivas dedi, Yiğidolar şehri, Pehlivan şehri, bağrından 3 olimpiyat şampiyonu çıkarmış olan ülkemizin tek şehridir. Ondan dolayı da büyük bir atılımla bünyesinde kuvvetli bir Sivas Belediyespor güreş takımı. Bu ağırlık bedeni dahil olmak üzere bugün gelecek olan tedavilerin tamamı bu güreş kulübüne Yiğido aslanların güreş sporuna yetişmesine harcanacak. Ve 558.000 TL'den Alparslan Özarslan Beyefendi'ye ihale ediyorum. 1. İhale ediyorum. 2. İhale ediyorum. 3. İhale etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir mücadele var tam hakem heyetinin önünde. Oraya da ekranlara getireyim. Ekranı ikiye bölerek değerli yönetmenim. Mücadeleyi de ekranlara getirin de öyle değerli yönetmenim. Çayırın tam ortasında bir mücadele daha var. Yeni güreş ağımız. Evet. 2025 yılı 3. Muhsin Yazıcıoğlu Karabıcak Güreşleri ağırlık ihalesi 558.000 TL'de Alparslan Özarslan Beyefendi'ye ihale bulmuştur. Kendisini alkışlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, baş pehlivanların son 16 kuralları da çekilmek üzere değerli güreş severler. Evet, kura çekimi de başlayacak baş pehlivanlar özelinde. Evet, baş pehlivanlarımız kura çekimi için hazır olun. Evet, baş pehlivanlarımız 3. tur kura çekimleri için her meydanında hazır olun. Evet, kura çekimi başlıyor. Değerli güreş severler. Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım, Ebu Bekir Dizikara. Evet, kıymetli misafirlerimiz, baş pehlivanlık 3. tur kura çekimlerine cesaret etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Desikli Beyefendi'yi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi'yi, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi'yi, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan Beyefendi'yi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Okur Bey, milli gururumuz Rıza Kayak ve Taha Akgül Beyefendileri Armeydan adaletini arz ederim. Ve yine güreş ağımız Sayın Alparslan Arslan Beyefendi'yi Armeydan adaletini arz ederim. Evet, baş pehlivanlarımız yaklaşalım şöyle. Evet, baş pehlivanlar kurallarını çekecekler. Son 16 kurallarını Kanal 58
ekintürktv.tv ortak canlı yayın ağındayız değerli güreş severler. Evet, Muhammed Enes Bandırma geliyor kurasını çekmek üzere. Muhammed Enes Bandırma 2 numara. Ruşen Arda Güler geliyor. Muhammed Enes Bandırma 2 numara. Ruşen Arda Güler 1 numara. Kerem Öğretmen geliyor. Arda Güler 1 numara. Mehmet Emin Demir geliyor. Kerem Nurican 10 numara. Nurican 10 numara. Geliyor. Mehmet Emin Demir. Samet Özaslan geliyor. Yalçın Sözen 12 numara. Ziya Kambur geliyor. Samet Özaslan 9 numara. Daniel Nazari geliyor İran. Ziya Kambur 3 numara. Ziya Kambur 3 numara. Daniel Nazari 5 numara. Abbas Raşahi geliyor İran. Daniel Nazari 5 numara. Aras Rakşani 16 numara. Burak Kurt geliyor. Burak Şahin geliyor. Abbas Nahşari 16 numara. Burak Şahin 8 numara. Semih Koç geliyor. Burak Şahin 8 numara. Semih Koç Cenk Akpınar geliyor. 7 numara. Semih Koç 7 numara. Cenk Akpınar 14 numara. Cenk Mehmet Akpınar 14 numara. 14 numara Cenk Akpınar. Mehmet Can Öngör 11 numara. Ömer Faruk Kızıkara geliyor. Mehmet Üngör 11 numara. Ömer Faruk Dizikara 4 numara. Ömer Faruk Geliyor. Dizikara 4 numara. Feyzullah Aktürk 6 numara. Feyzullah Aktürk 6 numara. Feyzullah Aktürk 6 numara. Daniel Nazari ile karşılaşacak değerli güreş severler. Rıza Yıldırım 13 numara. Evet, baş pehlivanlarımız buyurun. Bir hatıra fotoğraf alalım. Şu masaya alalım şuradan. Evet, kıymetli baş pehlivanlarımız. Tamam, buyurun. Evet, kura çekimi tamamlandı. Gürcü güreşiyle güreşecek Feyzullah Aktürk. Daniel Nazari ile Feyzullah Aktürk. Rıza Yıldırım da Mehmet Emin Abbas Nahşari ile güreşecek. Rıza Yıldırım Cenk Akpınar'la güreşecek. Evet. Tamamız kıymetli basın mensupları. Evet, kıymetli Genel Başkanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Keçiören Belediye Başkanımıza, Sivas Belediye Başkanımıza, Türkiye Geleneksel Düzeltiyorum. Daniel Nazari 5 numaralı Daniel Nazari İranlı güreşçi. Feyzullah Aktürk'le güreşecek. Başpehlivanı Küçük Yurdu'da Hüşen Ardagiler Enes Mahmut. Ziya Kaptır Ömer Faruk Dizikara'ya. Daniel Nazari Feyzullah Aktürk'le. Evet Daniel. Daniel Nazari.
Semih Koç, Murat Şahin'le, Samet Özarslan, Kerem Nuri Can'la, Rıza Yatırım, Cenk Akpınar'la, Muhammed Emin Demir, Abbas Bazari'yle. Evet, biz sözü salavatlamak üzere cazgırlarımıza bırakıyoruz. Şu an meydanı tamamen boşaltabilirsek kıymetli basın mensuplarımız. Evet, kıymetli basın mensuplarımız şu an meydanı boşaltalım, hemen baş pehlivanlarımızı selavatlayalım. Evet, er meydandan boşalmasını bekliyoruz. Evet. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şimdi bu organizasyonumuz dava adamı Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu arasına düzenleniyor. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanım da izin verirlerse Hacı Hücür Hocam'ın dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'na yazmış olduğu şiirin 2 kıtasıyla baş pehlivanlarımızı selavatlamak istiyoruz efendim. Müsaade ederlerse. Baş pehlivanlık 3. tur. Genç yetenek. Çorum Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör Bey pehlivanı. Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası. Ertoprak İnşaat Ertoprak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selman Erdoğan adına güreş yapıyor. Ruşen Arda Er Çok Osmancık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Önder Bey pehlivanı. Bugün meydanımızda milli gururumuz, Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül adına güreş yapıyorum diyor. Muhammed Enes Bandır, Kahramanmaraş. Ankara Telaş Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ömer Faruk Dikala, Yiğidolar şehri Sivas. Milli güreşlerimizden Ziya Amasya Hamamız. 2017 yılı Büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Tarihin Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarından. Bugün her meydanımızda milli gururumuz, Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül adına güreş yapıyorum diyor. Rıza Yıldırım, Tokat Turhan. Sivas Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun Efendi adına güreş yapıyor. Cenk Akpın, Sivas. Evet kıymetli misafirlerimiz. Avrupa ve Dünya minderlerinde kürsünün zirvesine ambargo koydu. Defalarca Avrupa Dünya şampiyonu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş bir baş pehlivanımız. Geleneksel güreşlerimizin her dalında, Karakucak'ta, Yağlı'da yapmış olduğu güreşlerle tüm Türk milletinin gönlüne taht kurmuş olan bir baş pehlivanımız. Çanakkale Çam Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün er meydanımızda Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Feyzullah Akkürk, Batma Akhisar. Daniel Nazari İran. Semih Koç, Tokat. Evet kıymetli misafirlerimiz, Türkiye şampiyonluğunda Avrupa ve Dünya minderlerinde bu ülkeyi, bu milleti gururla temsil etti. Şu an itibariyle Sivas Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun Bey pehlivanı ve
kisvetler sahibi Sayın Ahmet Erinç adına güreşiyor. Keremcan Samsun Çarşamba. Tokat Irmak Pide sahibi Kadir Öztürk ve Gülay Öztürk adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Samet Özaslan. Tokat Almuz Çevreli. Mehmet Emin Demir Kahramanmaraş. Abbas Laşkari İran. Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün de burada Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan adına güreşiyor. Mehmet Can Üngör, Sivas Porsuk. Erinç kismetler sahibi Ahmet Erinç adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Yalçın Sözen, Samsun. Bayrağına sevdalı, vatanına aşık, bir yiğit bu elden geçti dediler. Ona lütfeylendi ilahi ışık, şehadet şerbeti içti dediler. Atının dalından şimşek kaldı, gözleri Türkistan gibi bakardı. Hakikat, hak yolunda bir zülfikardı. Benlik aynasında hiç dediler. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza 3. turda hep beraber bu kuşları verin maşallah. Allah devam etsin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar özelinde son 16 kapışmasında Allah Allah nidaları yükseldi. Sivas Er Meydanı'nda uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde. Feyzullah Aktürk İranlı güreşçi Daniel Nazari ile kapışacak. Bu bilgiyi de aktaralım. Yine Rıza Yıldırım, Abbas Naşari ile güreşecek. Baş pehlivanlar çıktılar şaira. Eşler çekip şaha kalktılar bak sıra. Baş pehlivanlar dikkat edin. Siz de düşersiniz dağda. Bizler çıkıyoruz aradan. Baş pehlivanları Yüce Mevlam hayran. Birlikte yıldızlar kadımızda güreşen Evet değerli güreş severler, ekranı ikiye böleceğiz. Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde Feyzullah Aktürk İranlı rakibi Daniel Nazari ile kapışıyor. Siyah pırpıtlı güreşçimiz Feyzullah Aktürk. Ekranı ikiye böldüğümüzde yine Rıza Yıldırım, yine İranlı güreşçi Abbas Naşari ile güreşecek. Değerli güreş severler, ekranı ikiye bölelim. Değerli yönetmenim. Evet, ekranın sağında Rıza Yıldırım, İranlı rakibi Abbas Naşari. Sol kadrajda Feyzullah Aktürk, İranlı rakibi Daniel Nazari. Bakalım çeyrek finale pehlivanlarımız kalabilecek mi? Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde bakalım pehlivanlarımız bu uluslararası mücadelede galip gelebilecekler mi? Dualarınızı eksik etmeyin.
Feyzullah Aktürk'ün rakibi Daniel Nazari tek daldı Feyzullah Aktürk. Daha güçlü bir yapıya sahip ama bu kez Rıza Yıldırım ekranın sağında çift aldı. Her an bastırabilir. Bastırdı, blok etti. Hatta sırt aşağı indi Rıza Yıldırım. Vay vay vay. Rıza Yıldırım fırtına gibi esti adeta, çift aldı. Sırt aşağı bir galibiyetle İranlı rakibi Abbas Nahşari'yi mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bakın Rıza Yıldırım nasıl dalmış, nasıl sırt aşağı yenmiş. Söz konusu milli güreşte, milli dava ise bakın Rıza Yıldırım bir anda çiftledi, sürdü. Sırt aşağı bir yenişle adını çeyrek finale yazdırdı. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde Rıza Yıldırım çeyrek finalde. Feyzullah Aktürk mücadelesiyle devam edelim değerli yönetmenim. Her an bir yeni çıkabilir. Tam ekran alalım Feyzullah Aktürk mücadelesini değerli yönetmenim. Tam ekran alalım. Yine tek daldı. 1-0 önde. Bastırdı. Sırt aşağı bir yeniş. Rıza Yıldırım'dan sonra Feyzullah Aktürk'te arka arkaya galibiyetler, arka arkaya yenişler. Feyzullah Aktürk rakibini tebrik ediyor ve o da adını çeyrek finale yazdırıyor değerli güreş severler. İki İranlı rakiplerine şans tanımadı hem Rıza Yıldırım hem de Feyzullah Aktürk. Çeyrek finaldeler. Diğer mücadeleleri ekranlara getiriyoruz. Bakın son anlar ekranlara tek daldı. 1-0 öndeydi. Bastırması yetiliyordu ama sırt aşağı bir yenişle Feyzullah Aktürk ben ülkemizin baş pehlivanıyım mesajıyla rakibi İranlı rakibini mağlup etti. Centilmenliği ve fair play'i de eksik etmedi. Kaldırdı, rakibine sarıldı. Bakın işte tek daldı buradan. Adeta şimşek gibi dalmış. İranlı rakibi Daniel Nazari daldıktan sonra fark etti. Toparlanana kadar sırtı yeri gördü. Avrupa Dünya Şampiyonu Kırkpınar baş pehlivanlarımızdan Feyzullah Aktürk çeyrek finalde Rıza Yıldırım'dan sonra diğer mücadelede ekranlara alabiliriz değerli yönetmenim. Ekranın solunda Samet Özarslan, ekranın sağında da Muhammed Enes Bandırma. Bir sakatlığı söz konusu rakibinin. Ekranın solunda da Samet Özarslan rakibini bir kez daha bastırdı. Çok kıymetli protokol, çok değerli güreş severler. Minikler 30, 35 ve 40 kilo yarı final. 30 kilo pehlivanlarını arz ediyorum. Berat Bilgin, Antakya. Tokat Reşadiye Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan adına güreşiyor. Gençlik Spor Kulübü'nün pehlivanı Muhammed Baki Tanrıverdi, Tokat Reşadiye. Abdullah Yayladağ, Hatay. Berat Bulut. Bugün burada büyük şampiyon Taha Akgül adına güreşiyor. Sivas. 35 kilo yarı final. Muhammed Hamiş. Hatay Yayladağ. Berat Gök. Hatay. Ceylan Dekorasyon sahibi Ömer Faruk Ceylan adına güreşiyor. Muhammed Enes Ceylan, Tokat Manas. Hasan Keser adına güreşiyor. Faruk Özaydın, Hatay. Minikler 40 kilo yarı final. Ustası Muhammed Recepoğlu adına güreşiyor. Bu
Buğra Eldemir, Sivas. Tokat Zile Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sarkın Bey pehlivanı. Taha Onur Yel, Tokat Zile. Çayır'da 2 mücadele var. Ekranı 2'ye bölerek verebiliriz değerli yönetmenim. Muhammed Sefa Kaya, Sivas. Bugün burada Engin Çetin adına güreşiyor. Emirhan Şahinoğlu, Kayseri. Allah Allah, illallah. Ekranı 2'ye bölerek alabiliriz. 2 tane mücadele var Çayır'da değerli yönetmenim. Geleceğin şampiyonlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi alkışlaman versin. Allah devam. Evet, dünya kupası başlayalım. Yavrular. 45 kilogram birlikler. Osmancı Belediyesi pehlivanımız Ahmet Berber adına görüşüyor. Sefa Börkü pehlivan, Sivas. Tokat Zile Belediye Başkanımız Şükrü Sarkın adına görüşüyor. Berkan Kılıç, Tokat Zile. Evet değerli güreş severler, kıran kırana mücadeleler devam ederken canlı yayın kabinimize Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ulusal hazinemiz, bu evlatları, bu toprakların öz evladı Taha Akgül canlı yayın konuğumuz. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk Recep abi. Sebahattin Erdoğan Usta gibi seni görünce heyecanlanıyoruz. Allah razı olsun abi. Bardakları nasıl kırdı kahvaltıda. Değerli güreş severler, işte görmüş olduğunuz bu yiğidimiz Ay Yıldızı Al bayrağımızı defaatçe, İstiklal Marşımızı birçok kez dünyaya ezberleten ulusal hazinemiz Taha Akgül. Yine geldin Er Meydanı'na, Ankara'da da oradaydın. Senin ismine atfen tertip edildi. Burada da geçen hafta Cumartesi günü Ahmet Ayık ustamızın ismine atfen ve burada da Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen yapılmakta. Karakucak güzelinde, güreş özelinde bu uhreviyatı ve ahd-ı vefayı nasıl değerlendirecek Taha Akgül? Öncelikle şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün kendisinin adına ikincisi düzenlenen Karakucak güreşlerine biz de Ankara'dan gelerek intikal ettik. Bu geleneğin sürdürülmesi inşallah taraftarındayız. Çünkü biz küçükken Sivas 450 Karakucak güreşleri yapılırdı. Eski stadyumdaydı. Biz doğma büyüme buralıyız. Böyle bir gelenek vardı. 450 güreşlerinin bir gelenekselliği vardı ve devam ederdi. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu da özellikle Hafiye, Zara'ya, Doğanşar'a, Çatpınar'a, Yıldızeli'ne, bütün Karakucak güreşlerine gelmeye çalışırdı. Helikopterle gelirdi. Tokalaştığımı da çok iyi hatırlarım. Kendisiyle öyle bir sadece bir şeyimiz olmuştu, irtibatımız olmuştu rahmetliyle. Kıymeti bilinmedi. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Bugün de onu yad ediyoruz. İnşallah çok da güzel güreşler oluyor. Burası olimpiyatların, Avrupa Dünya Şampiyonalarının inşallah başlangıcı olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize de söylüyorum bunu. Bu meydanlar çok önemli. Gençlerimize bu geleneği yaşatmamız lazım. Karakucak güreşlerinin sayısını artırmamız lazım. Yağlı güreşte biraz ivme yakalandı. O anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Güreş sayıları iyi durumda ve artmaya da devam ediyor. Önceden daha iyiydi ama şimdi yavaş yavaş tekrardan canlandığını düşünüyorum. Geleneksel Güreşler Federasyonumuz bu anlamda gerçekten başarılı işler yapıyorlar. Gerçekten onları da tebrik etmek lazım. Özellikle yağlı güreş gerçekten çok popüler hale geldi. Tribünler tıka basa doluyor ve 7'den 70'e bütün yaş gruplarındaki vatandaşlarımız sabahleyin gelip akşama kadar müsabakalar izliyorlar. İnşallah Karakucak'a da bu kültürü enjekte edebilir de Karakucak'a da tekrar canlandırabilirsek ne mutlu bize. Tam da sorun bu noktada Taha Akgül. 2 hafta önce öyle bir organizasyon yapıldı ki Cumhuriyet tarihinin en büyük ödüllü ve en büyük Karakucak güreşleri senin ismine atfen tertip edildi. Evet.
Onun yansımalarını nasıl buluyorsun? Sana geri dönüşler mutlaka oluyor. Senin ismine atfen olması ayrı bir gurur, onur ama bir milat olarak kabul ediyoruz Karakucak güreşlerinde. Bunun yansımaları ben geçen hafta Cumartesi günü Sivas'ta da, Doğanşar'da da ve bugün burada da görüyorum. Sen nasıl öngörülerin, gözlemlerin? Geçen haftaki güreş gerçekten ödül anlamında tarihin en büyük Karakucak güreşleri oldu. Bu anlamda da Kören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan o anlamda ilke imza attı. İnanın 40 kilodan baş pehlivanlara kadar, yıldızlardaki bütün sikletler, gençlerdeki bütün sikletler, büyüklerdeki bütün sikletler, bütün yarışan sporcular, işte 1000'i aşkın sporcu, hepsi ciddi anlamda ödüller kazandılar. Buna da ihtiyaç vardı. Çünkü gerçekten kulüplerimizin maalesef desteği azaldı. Kulüplerin desteğinin artması gerekiyor. Bu anlamda bu düzenlenen güreşlerde çocuklarımız 3-5 kuruş harçlık kazanıyorlar. Küçüklerden bahsediyorum özellikle. Onlara çok fayda sağlıyor. Araya giriyorum. Büyükler için de öyle değil mi? Yani eğer Keçiören güreşleri gibi yılda 8-10 büyük organizasyon lig etabında olursa Karakucak'ta minderi endeksli olacak olan yıldızlarımız yağlı güreşe geçiş noktasında değil de Karakucak'a daha çok orada konsolize olmazlar mı? Kesinlikle abi. Mesela yağlı güreşteki lig çok canlılık getirdi. Özellikle ben Kırkpınar'daki sistemi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Eleme sistemi. Bu lig güreşlerine çok şu an önem veriliyor artık. Güreşler çok güzel güreşler yapıyorlar. İnşallah Karakucak'ta da böyle büyük güreşleri seçip bununla lig etabına dökebilirsek. Bunu Keçiören Belediyesi bunu başardı Sayın Mesut Özarslan. Başardı. Keçiören tarzında, Keçiören çok büyüğüydü. Hani onun yarısı kadar bile büyüklükte şöyle 4-5 tane daha güreş düzenlenebilirse. 4-5 az değil mi? Ben 8-10 mesela tahakkül. Yani ben yine çıtayı en aşağıdan tuttum. Tabii sayıların artması bizim temennimiz 7-8 olsa daha iyi olur. Bu da minder güreşinin kalkınması anlamında da çok büyük katkı sağlar. Hemen örnek vereyim mi? Feyzullah Aktürk aynı gün başka yağlı güreşleri değil, Keçiören güreşlerini tercih etti. Kesinlikle. Maddi noktada değil. Bizim gerçek olimpiyatlarda dünyadaki en önemli şah damarımız Karakucak dedi Feyzullah Aktürk. Kesinlikle. Feyzullah zaten Avrupa şampiyonumuz. Minder güreşinin de gelme. O da Karakucak'ın önemini ve kıymetini bilir. Kendisi Kırkpınar baş pehlivan olmasına rağmen o gün Keçiören Karakucak güreşlerine geldi ve araba kazandı. Bu da onun için tabii ciddi bir motivasyon oldu. Şimdi Feyzullah Dünya Şampiyonası'nda güreşme durumu var. Olimpik olmayan sikletlerin Dünya Şampiyonası var. 92 kiloda orada da güreşecek Feyzullah. Feyzullah Karakucak yapıyor, yağlı yapıyor, minder yapıyor. Çok yetenekli bir şampiyonumuz. Böyle şampiyonlarımızın sayısını artırmak için de işte bu pehlivanlara önem vereceğiz inşallah. Bu organizasyonları ben hayati derecede önemli görüyorum. Önem vereceğiz. Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve değerli Mesut Özarslan Başkanımız da buradalar. Yani siyasetin dışında Ataspor'un güreşe destek verme noktasında çok güzel bir birliktelik verdiler Adem Uzun Başkanımızın birlikte. Siz de kapıda karşıladınız. Dolayısıyla bu birliktelik özelinde tahakkül neler söyler? Öncelikle Sivas Belediye Başkanımıza bu organizasyon için biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Doktor Adem Uzun özellikle Sivas Belediyespor bünyesinde bir de güreş takımı kurdu. Kulüp kurdu. Ona da geleceğim zaten. Kim güreşe destek veriyorsa ondan Allah razı olsun. Yani sporun siyaseti yok. Biz bu anlamda buna çok değer veriyoruz. Özellikle burada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici sağ olsun buradalar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş buradalar. Sivas'ımıza geldi. Onun bu sahaya gelmesi bizler için çok büyük bir gurur. Benim doğduğum, büyüdüğüm şehre gelmesi çok büyük bir gurur. Yine aynı şekilde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Arslan'ın, o da Sivaslı olduğu için bu güreşe çok önem verdi. Mansur Başkanımızın buraya gelmesine vesile sebep oldu. Büyüklerimizin burada olması, buraya önem vermesi, Sivas'ımıza önem vermesi bizler için de çok büyük bir gurur. Benim memleketimde olmaları da beni ayrıca gururlandırıyor sağ olsunlar. Ayrıca senin adına atfedilen organizasyonda Keçiören'de de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de katılım sağladı. Yani siyasetin dışında biz Ataspor'un her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Bence bu hem Karakucak hem de diğer geleneksel güreşlerimizin anlamında umut verici bir Ben hep fotoğraf. şöyle söylüyorum. Güreşi seven, ülkesini seven insandır. Ben hep bunu söylüyorum. O yüzden güreş Harika, gerçekten milliliğe hitap eden, yani geleneğe hitap eden, kültürümüze hitap eden bir branş. O yüzden diyorum ki güreşi seven, vatanı seven bir insandır. O yüzden Harika. güreş seven, güreşe hizmet eden herkesten Allah razı olsun diyorum bu ekranların başında. O insanları her zaman bize destekçileri olacağız, yanlarında olacağız. Çünkü güreşin gelişmesi açısından onların desteğine çok büyük bir ihtiyaç var. Bunun partisi yok, inşallah siyaset yok dediğim gibi. Ahmet Ayık da böyle söyledi büyüğümüz. Ahmet Ayık'ı herkes neden takdir ediyor? Şöyle bir baktığımda tüm liderler yani önünde ceketini bağlayıp elini öptüler. Yani bu çok büyük bir örnekti. Ben kendisini örnek alıyorum. Bir güreş sembolü değil mi? Kendisi bir güreş sembolü ve herkesin sevdiği bir sporcu. İnşallah onu örnek alıyorum. Ben de
tüm kesimi, tüm ülkenin sevdiği, herkesin takdir ettiği bir sporcuyum. İnşallah bu yolda da devam edeceğim. Herkesin sevdiği Taha Kilo'da kalmaya devam edeceğim inşallah. Zaten İyi bozmayacağım. hem senin özelinden de Rıza Kalbi özelinde gelen binlerce, milyonlarca mesajda dönemimizin Yaşar Doğusu olarak addediliyor. Bunu her zaman da söylemekten Allah razı gurur olsun duyuyorum. Recep abi, çok Bir teşekkür numaralı bir fotoğrafımız var. Ekranlara gelsin değerli öğretmenim. Güreşleri de yine alacağız. Ahmet Ayık değerli büyüğümüze geçmiş olsun dileklerini bulunalım. Evet. Bir de onun ezeli rakibi vardı. Vefat etti. Nedret Rahmi. Evet. Evet. Bir numaralı fotoğrafımız ekranlara gelsin değerli öğretmenim. Bir başsağlığı dileyebiliriz tabii ezeli rakibi Ahmet Evet, Ayık. Alexander Medved, o da efsane. Bir numaralı fotoğrafımız evet. Evet bu resim. Rahmetli olduğu haberini aldık. Yani o da bir şampiyon sonuçta. Yani Şampiyondan biz şampiyona yine bir taze. biz yine rahmet evet dileyelim Medved'e tabii ki. ekrana gelsin. Tabii. Değerli öğretmenim 6 numaralı fotoğrafımız var. O da ekranlara gelsin. Türkiye Adı Güreş'in megastarı. Evet, Gürbüz. evet. Ali abiyle Söz sende. dün konuştuk. Öyle mi? Aradın mı? Aradık. Harika. Ya çok üzüldük. Yani Ali abiye de nazar değdi. Megastar. Gerçekten çok üzüldüm. Yani o biceps kasıyla göğüs kasında bir yırtılma olmuş. Hatta doktor anlamında önerdiğimiz bazı isimler oldu. Harika. Söyledik. Özellikle Ankara'ya gelirse inşallah yanında olacağız, destek olacağız. Ne yapılması gerekiyorsa. Şimdi o nasıl bir süreç izlemesi lazım? Sen çünkü Ali abi şöyle, sakatlık ciddi yaşayan bir birisi. operasyon herhalde geçirecek gibi duruyor. Operasyon sonrası yapması gereken önemli şey böyle işte kolunun iyileşmesini beklemeden diğer bölgelerin hemen çalıştırması gerekiyor Ali abi. Hani bir an önce toparlanmak için aktif olması çok önemli. Yani tamam sağ omuz yırtılmış olabilir ama sol omzunu, bacaklarını harekete devam etmesi gerekiyor. Fiziksel olarak ama mental olarak? Mental olarak dedim ya, eğer hareket olursa bu sefer mental olarak da hiç geriye gitmiyorsun. Diyorsun ki zaten hazırlandım, hiç bırakmadım. Yani özellikle eğer kapanırsan, işte ameliyat sonrası içe kapanıp eğer çok uzun süre hareketsiz kaldığında bu sefer vücudun diğer fonksiyonları da bozuluyor, kaslar erimeye başlıyor falan. O yüzden ben hep böyle yaptım. Bacağım sakatlandı, kollarımla çalışmaya hiç devam ettim. Çünkü otele attığımda psikolojik olarak da kendimi iyi hissettim. Hep böyle yaptım ben. Hep de bu yüzden de başarılı oldum. Ali abiye tavsiyem odur. Harekette bereket vardır. İnşallah hiç hareketini bırakmasın. En kısa zamanda inşallah sağlanabilmesini temenni ediyorum. Bizim Karamsö Devlet Hastanesi'nde Göksel hocamız var. Senin üzerinde şöyle söyledi. Omuzunda yaşamış olduğu sakatlık olmasaydı olimpiyat şampiyonlukları kaçınılmazdı. İlla mental ve fiziksel olarak oraya takılabiliyor dedi. Bu yaşadı mı? Recep abi şöyle, şimdi her sakatlık kişide bir şeyler bırakıyor. Bir iz bırakıyor. Şimdi senin omzun iyileşiyor, kasların geri yerine geliyor ama bu da çok uzun bir süreç kasın yerine gelmesi ama onun psikolojik bir evresi var. Müsabakaya çıkıyorsun, antrenmana çıkıyorsun o sakatlık sonrası vücut orayı kapatıyor, sistem kapatıyor, orayı korumaya alıyor. Sen artık mesela sol kolun sakatlandığında sol kolundan yük verememeye başlıyorsun. Otomatikleşiyor. Beyin diyor ki ha orada sakatlık vardı bak orayı bırak buradan devam et. Bu demek oluyor ki sen zorlandın bunda. Bu da vücudun tamamen dengesini bozuyor. Ben özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatlarına o sakatlığın evresinde gittim. Ben sakatlıklar sonrası yavaş yavaş zaten performansında azalmalar meydana geldi. Özellikle hamstring kasımda yaşadığım 19 santim 2016'da yaşadığım bu hamstring kasından sonra benim güreş stilim yavaş yavaş değişmeye başladı. Hani insanlar tabii bunları bilmiyorlar ama sen iyileşiyorsun, kasın her şeyin çok güçlü ama bir de beynin onu kabul etme süreci var. Sinirler otomatikman orayı kapatıyor. Psikolojikmen orayı hemen korumaya alıyor. Bunu da yenmek için uzun yıllar gerekiyor. Ali abi de mesela onu yaşayacaktır. O omuz iyileşecek ama... Geri dönüşü ne kadar sürer? Güreş sever çok merak ediyor. Ya sen şöyle abi, bir... yani ameliyat sonrası 3-4 ayda normal, 3 ayda fizik tedavi falan başlar. Hani güreş yapması için de tam randımanlı güreş yapması için de yine bir en az 7-8 ay gibi bir süreci alır gibime geliyor. 7-8 aylık bir süreç. Değerli öğretmenim bu arada 5 numaralı görselimizi biz hazırlayalım. Onu ekranlara isteyeceğiz çünkü. Değerli güreş severler, Tahakkül Ulusal Hazinemiz Ali Gürbüz özelinde moral ve motivasyon yükseltici aslında bir gerçeği de ortaya koydun. Onun hazırlanması noktasında da mutlaka desteklerini ortaya koyacak. Eğer hazırsa 5 numaralı görselimiz var. Onu bir ekranlara getirelim. Ulusal Hazinemiz özelinde. Bakın hazırlığımız Tahakkül özelinde. Evet. Evet, olimpiyat. Bu ülke için, al bayrağımız için, İstiklal Marşımız için, Necip Türk milleti için, İslam alemi için dökmüş olduğun her alın ter için sana müteşekkiriz. Allah razı olsun. Necip abi vallahi duygulandım. Özellikle müzikle beraber. Başarıların hiçbiri kolay kazanılmadı gerçekten.
Hani şöyle kazandığımız başarılarla doğru orantılı Tekrar ekrana verelim değerli Evet. benim sessiz şekilde. kazandığımız başarılarla doğru orantılı değer gördük mü? Bu biraz tartışılır gerçekten. Çünkü özellikle kazandığım 11 Avrupa şampiyonluğu, 11'de 11 altın madalya, 3 dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu, 3 tane olimpiyat madalyası. Dünya ikinciliklerini, dünya üçüncülüklerini hiç saymıyorum zaten. Üniversite arası dünya şampiyonluğu, üniversite arası olimpiyat şampiyonluğu. Askeri olimpiyatlarda yine aynı şekilde şampiyonu. Kazanmadığım Akdeniz oyunları şampiyonluğu. Kazanmadığım Allah'a şükür hiçbir başarı kalmadı. Yaradan bizlere bunları nasip ediyor. Bunları nasip ederken aynı zamanda Türkiye'nin 9 tane lokasyonunda adıma verilmiş spor salonları manevi anlamda. Bunlar benim en büyük kazanımlarım oldu. Maddi anlamda da yine devletimizin bizlere vermiş olduğu desteklerle, ödüllerle çok güzel ödüller kazandık. Hayatımızı rahat bir şekilde idare etme anlamında. Ben gerçekten bu anlamda çok dolu bir kariyer yaşadım. Bu kariyeri yaşarken de bende çok emeği olanlar oldu. Herkesten Allah razı olsun, tek tek isimleri saymayacağım. Evet. Bu kariyerin de sonuna geldik. Her şeyinde, her güzel hikayenin de bir sonu var. Zirvede bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gibi bir kariyere böyle bir bitiriş yakışırdı. Yani ben tabii altın olmasını istiyordum ama yarı final müsabakasında özellikle İranlı ile yaptığım maçta hakkımı yediler. Hakemler çok taraflı bir müsabaka yönetti ve pasiftelerle müsabaka kaybettim ve olimpiyat şampiyonluğum gitti. Yürüyüş sporcuyla 13 defa karşılaştım, 10 defa yendim. Daha 5 ay önce yenmiştim Avrupa Şampiyonası'nda. Geldi o olimpiyat şampiyonu oldu. Bu da benim sınavımmış. Kariyerimi altınla bitirmek âlû âlâ olurdu. Bunun ben farkındaydım ama Yaradan bu kadar güzel şeyler nasip etmişken de benim tüketmemem biraz şey olur. O yüzden hamdolsun her şeye. İnşallah bu kariyeri de şimdi bitirdim. Amacım şimdi inşallah idarecilik, yöneticilik, inşallah yine güreşin içerisinde olacağım. Genç kardeşlerimize hizmet edeceğim. Yakın zamanda açıklayacağız inşallah, planlarımız var. Bu anlamda da güreşin yine içerisinde olacağım. Camiamızın inşallah birleştirici gücü olacağım. İnşallah herkesi bir araya getiren, tekrar camianın eski gücüne inşallah ulaşmasını sağlayan bir isim olacağım. Bu gücüm var. İnşallah bunu yapacağımı da biliyorum. Güçlü bir ekiple, inşallah düzgün insanlarla yola çıkıp tüm camiayı, o ona küsüyor, biz kimseye küsmeyeceğiz, herkese gideceğiz, hiç fark etmiyor. Herkes bizim yanımızda olsun ki el birliğiyle bu güreşi kalkındıralım. Çünkü artık küstüğün zaman değil, minder güreşi yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor. Neden böyle diyorum? Yıldızlarda 2 senedir dünya şampiyonlarında 0 çekiyoruz. Bu ne demek? 4-5 sene sonra büyüklerle aynı sıkıntı yaşayacağız. Çünkü onlar büyüklere geçecekler. Eğer yıldızlarda orada alamıyorsak büyükleri hiç alamayacağız. Çünkü oradan yükseliyor rekabet. Rekabet büyüklere daha fazla, çünkü daha aslanlar her yere dağıldılar. Bunlar hala orada devam ediyorlar. Bu da artık bir onlar için gelenek oldu. Sürekli transfer oluyorlar. Artık büyükler daha zor. Bir de 10 siklet var. 10 siklete rağmen eğer madalya alamıyorsak bu bizim için çok büyük bir sıkıntı. O yüzden bunları düzeltme adına bizlere çok büyük bir işler düşecek inşallah geldiğimizde. 30 Ağustos resepsiyonunda Sayın Cumhurbaşkanımız birçok sporcuyla orada tokalaşarak sana evet. ayrı bir ilgi gösterdi. Evet, oradan da bahsedelim. Mahrem değilse neler Mahrem yaşandı? değil tabii ki. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanım da dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım hakkınızı helal edin. Ben dedim çok büyük bir kariyere sahip oldum ama sizlerin sayesinde. Siz emek verdiniz, sizler bizi desteklediniz, sizlerin sayesinde oldu. Daha bir dakika dedi, dur dedi, daha ne düşünüyorsun sen, ne dedi planın falan dedi. Sayın Cumhurbaşkanım böyle ben dedim inşallah nasip olursa dedim, niyetim var, bir yola çıkacağım. Daha hayırlı olsun. Biz de seninle daha çok yol yürüyeceğiz, bizi bırakamazsın dedi. Özellikle bu çok önemliydi. Tabii bunu Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak bize için çok değerliydi. İnşallah yakın zamanda bir basın toplantısı yapacağız. Oradan önce bir şey söylemek istemiyorum. Tabii. Daha doğru olacağını düşünüyorum. İnşallah o açıklamayla beraber startımızı vereceğiz. İnşallah Türk güreşinde hayırlı olsun. Şimdi güreş severler şöyle soruyor. Ben de güreş yaptığım için bunu sana bırakıyorum cevabını. Tahakkülü yapan güreşe borcu var diyor. Aslında bizim ülke olarak sana borcumuz var. Bu kadar başarıları bize yaşattın. Sence ülkemizin mi sana borcu var? Senin mi atasporumuz güreşe borcu var? Kesinlikle bana kimsenin borcu yok. Benim ülkeme halen borcum var. Harika. Çünkü biz bu ülkeye hizmet etmeye gelmiş neferleriz. Ben dedim ki, minderde dedim bir ülkemin neferi oldum ama benim sorumluluğum bitmedi ki. Bak şurada genç kardeşlerimiz güreşiyorlar. Onları geliyorlar. gördüm de onlara sallanırken. Sağ olsunlar, geliyorlar yanıma mesela fotoğraf çekiniyorlar. Büyük mutlulukla izledin onları. Özellikle Recep abi, ben güreşi bırakınca 15 dakika boyunca tüm o olimpiyattaki seyirci ben 15 dakika alkışladılar böyle. Hepsi ayakta beni alkışladı. Acayip bir ambiyans vardı. Orada 15 dakika alkışlanmak öyle kolay değil. Ben ayakkabımı çıkarıp salonu böyle dönüp çıkana kadar alkış bitmedi. Bu çok önemliydi. Ben dünya güreşine eğilme katmış bir adamım. O yüzden benim bir ağırlığım var. İnşallah bu ağırlıkla beraber dünya güreşinde de artık güçlü olacağız. Tabii bir misyonum var. Ben eğer cidden gerçekten söylüyorum. Eğer
lobi olarak biraz güçlü olabilseydik ben o İranlı maçını kaybetmezdim Recep abi. O el kalkmazdı. O hakem bu eli kaldıramazdı pasifite anlamında. Vallahi kaldıramazdı. Çünkü 2 tane dünya şampiyonu güreşiyor ya. Sen o eli nasıl kaldırıyorsun ya? İlk minderin ortasında mücadele ediyoruz. Güreş 1-1 ve müsabaka hareketlenmeye başlamış. Amaç ne bu pasifite vermekten? Güreşin hareketlenmesi. Güreş zaten hareketlenmiş. Senin amacın ne? Sonuca odaklı risk almaları. Evet. Ve 4 müsabakanın 3'üne aynı hakem atanıyor. Ya ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Burada planlı bir şey vardı. Hakem o kadar acele etti ki yani 15 saniye sonra bana pasifte verdi. Rakibi pasifesi bitti 15 saniye sonra bana pasifte. İnşallah benim de buradaki avantajım ne olacak? Biz güreşi yeni bıraktık. Bu güreşin yeni bırakmış, vermiş olduğu bir popülaritelik var, bir ağırlık var. İnşallah bunu kullanacağız güreş anlamında. Uluslararası lobide, masa başında da kazanacağız. Kesin onu söylüyorum. Şimdi bizim orada olmamız, şimdi dünya güreşinden ben takdir ederim. Dünya güreşine ağır riske de yön vermiş bir insanım. Ben her anda mütevazıyım ama ben bu anda mütevazı olmuyorum. Çünkü 2012 yılından itibaren benimle beraber ağır risketin güreşi değişti. Güreş değiştiren kim? Taha Akgül oldu. Güreş anlayışı değişti. Güreş, evet. ağır riskete güreş anlayışı değişti. Topuklara dalışlar, hareketli güreş ve sayıların çok olduğu güreşler. Bu bizle beraber başladı. Önce güreşlere baktığımızda 1-0, pasifteler 2-0, 3-0 maçlar bitermiş. Ama bizle beraber 10-0'lar, yüksek sayılar çıkmaya başladı. Bunu biz geliştirdik. Hamdolsun. Bizle beraber değişti dünya güreşi. Taha böyle güreşiyorsa Taha'ya nasıl güreşmemiz lazım? Onun kadar hareketli olmamız lazım. Yönünden devam ettik. Böyle gelişti. İnşallah bu anlamda da dediğim gibi Türk güreşinin ağırlığını artık oralarda hissettireceğiz inşallah. Yani nasip olursa. Çünkü bizlerin çok büyük destekçileri var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle kendisinin temennilerde bulunması ve kariyerini merak edip sorması, kendisinin özellikle bize sen bizi bırakamazsın daha devam edeceğiz demesi çok önemliydi bunlar. Özellikle kardeşim Mustafa Bey'in aynı şekilde. Şampiyonumuzu da Kayar burada biliyorsunuz. Ufak bir sıkıntısı oldu. Evet onu da alacağız yayına. Evet. Mağduriyetini dile getirdim orada Sayın Cumhurbaşkanımıza. Dedim burada bekliyor, sizle de görüşecek dışarıda. Resepsiyona geçtiğinizde sizinle görüşecek Sayın Cumhurbaşkanım dedim. O da dedim üzgün, o da dedim bizle beraber. Onun da çünkü çok büyük bir ağırlığı var. Gerçekten bir ihmalle, kendi ihmali, doktorumuzun ihmali, bir ihmalle başına bu geldi. İnşallah biz de onun yanındayız, o da bizim yanımızda. Harika. Ahmet Ayık şampiyonumuz, çok büyük bir şampiyonumuz, onların bizim yanımızda olması. Bunlar böyle yani ekip olarak da büyük şampiyonlar, büyük camiamıza yön veren isimlerin bizleri takdir etmesi de çok önemli. Yani bu da önemli. İnşallah dediğim gibi bir de o süreçte biz kimseye şunu demeyeceğiz. Hani yapamayacağımız bir şey, bunu yapabiliriz demeyeceğiz. Biz gerçekçi olacağız. Birlikte yapacağız. Beni tahakkül olarak insanlar nasıl biliyor? Doğal, dediği dedik, sözünde, yalan söylemeyen, mütevazi bir insan olarak biliyor. Aynı da böyle olacak. Ben kimseye yapamayacağım bir sözün vaadini vermem. Demem yani ben bunu yapacağım gelin şöyle böyle demem. Ben yapabileceğim şeyleri söyleyeceğim. Güreş adına neler yapabilirim onları söyleyeceğim. Dediğim her şeyi inşallah hayata geçireceğim. İnşallah. Değerli şampiyonum yüreğine sağlık. Teşekkür ederim Recep abi. Sizlere de buraya kadar geldin. Allah razı olsun. Sen çok değerlisin. Eyvallah. Sen çok değerlisin. Geçen yılda bu soruyu sordum. Yine soracağım. Geçen sene güreşiyordun. Olimpiyat hayalinle o hırsını ülke için, millet için taşıyordun. Kapanışı o soruyu yine tekrar etmek istiyorum. Bugün veda ettin güreşe. Geçmişe dönüp baktığında önümüzde gencecik çocuklar var. 10-15'li yaşlarda. Güreşe başladığın yılı hatırlıyorsundur. Arada çok büyük bir kariyer ama ya keşke o çocukluğumu tekrar geri yakalayabilsem diye düşündün mü? Ya da ülkem için, milletim için feda olsun tahakkül dedin mi? Ne düşünüyorsun? Valla Recep abi şöyle, ben ufaklık yıllarında işte 17 yaşına kadar hiç madalya kazanamadım. O yıllarda hani güreş adına keşke diyebileceğim bir dönem olmadı. Şöyle hani keşke Yıldız'a falan da madalya alsaydım diyebilirim ama belki alamamam benim adıma çok hayırlı olmuştur. O yıllarda belki ben Yıldız'la Avrupa şampiyonu falan olsam belki şımaracak, belki gençler ve büyükleri madalya alamayacaktım. Ben Yıldızlar, gençler, minikler hiç madalyam yok. Ben buralardan çıktım ama yerden bana Sivas'ta yine hiç madalya nasip etmedi. Ben ne zaman Sivas'tan ayrıldım yürümeye başladım. Nasip oldu. Yani sonuç şu, gençliğini, çocukluğunu, böyle olgun çağını hep kamplarda Ay Yıldız Al Bayrak için harcadın. Evet. Bugün de olsa yine aynısını yapar mısın? Kesinlikle yaparım. Yaradan diyorum ya, bana o kadar güzel şeyler bahsetti ki, o kadar güzel hani değerler kazandım ki. Ya ben Hakkari'nin bir köyüne giderim. Ben çok popüler bir insan değilim. Güreş popüler değil zaten. Güreşçiler popüler değil. Değiliz. Ben Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olarak bunu söylüyorum ki diğer arkadaşlarımızın halini düşünün. Evet. Ben Hakkari'nin bir köyüne de gitsem, bir yaylasında, bir köyünde beni bir tanıyan çıkar, kapısını açar. Ben aç kalmam. Yani Türkiye'nin neresine gidersen gidin ben aç kalmam. En büyük... Benim kazancım bu. Benim kazancım bu. Ben şu an Allah korusun yani Harika. cebimde 5 kuruş olmasın. Hakkari'ye de gitsem, ya tahakkül derler, bana bir kapı açar, akşam evinde yatırır. Bolu'ya da gitsem aynı, Kilise'de gitsem aynı, Çanakkale'de gitsem aynı, her yerde aynı. Gelsen de aynı. Ben bunu kazandım tabii, ben bunu kazandım. Bu benim için en büyük kazanımdır. Ben her derim bir tane tanıyan çıkar.
Tanımaz her yerde bir tane tanıyan Yani çıkar. o gençliğin çocukluğunu ben de bisikletlerle gezip denizlerde yüzüp arkadaşlarımla sinemaya gitmek isterdim. Iskaladım gençliğimi demiyorsun değil mi? Yok kesinlikle. Harika. O zaman böyle bir kariyer nasip olmazdı. Yaradan bize her şeyin en güzelini en güzel şekilde nasip etti. Kapanışı da en güzel şekilde nasip etti. Evet. İnşallah bundan sonrakinde de diyorum ki bize duayı eksik etmeyin. Şimdi önceden güreş için dua istiyorduk, madalya için dua istiyordum halkımızdan. Şimdi diyorum ki önceden kendi sorumluluğumuz vardı. Onun için dua istiyorduk. Şimdi herkesin sorumluluğu olacak. Daha fazla dua edin diyorum. Evet değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz ulusal hazinemiz, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Ben bir kez daha söylüyorum. Bir dönem ebeveynler evlatlarına Hamza Ellikaya isimlerini koydular. Ben de bu dönemde de herkes çocuklarına Rıza ve Taha isimlerini koydular. Benim oğlumun adı da Taha. Maşallah. Gururla söylüyorum bunu. Maşallah. Tahakküle inşallah Ataspor'umuz yapmış olduğu bu eşsiz başarıdan sonra yöneticilikte de sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah Recep abi. Kendisini protokole Eyvallah, alıyorum çünkü Allah razı olsun. gerçekten Yani. konuklarım var. Alt boyla mücadeleleri sizleri baş başa bırakıyoruz. Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi pehlivanı. Bugün burada müdürleri Yunus Ergin adına görüşüyor. Ömer Hocabaş Kayseri. Yıldız Ali Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Göktaş adına görüşüyor. Bugün burada Şerafettin Akkol adına görüşüyor. Osman Uğuz Turna Sivas Yıldız. 60 kilo final. Abdullah Efe Sarıkaya, Sivas. Tokat Belediye Başkanımız Sayın Recep Bozdemir Bey pehlivanı. Evet değerli güreş severler, ulusal hazinemiz Taha Akgül en samimi, en içten dileklerini, düşüncelerini paylaştı. Atasporumuz güreş adına artık kariyerini tamamladığını, yeni yol haritasının yeni Tahalar, yeni Rızalar yetiştirmek olduğu noktasında. Çorum Osmancı. Tokat Almuz Çevreli Kasabası Güreşleri Ağası Sayın Cemal Sarat'la görüşüyor. Serkan Canlar, Tokat Almuz Çevreli. Otar Tabagari. Bugün burada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur adına güreşiyor. Gürcistan. Bugün burada Tarık Gülhan adına güreşiyor. Faruk Gülhan adına güreşiyor. Halil Gül, Sivas. 75 kilo final. Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özaslan Bey pehlivanı. Serdar Güngör, Sivas Orsu. Tokat Esile Belediye Başkanımız Sayın Şükür Sarkı Bey pehlivanı. Volkan Bilgin, Tokat Esile. 80 kilo final. Evet değerli güreş severler, siz alt boyları mücadelelerini izlerken canlı yayın kabinime çok özel bir konuğum geldi. Değerli güreş severler, aynı zamanda kendisi hem atasporumuz güreşi çok sever hem de tarih Edirne Kırkpınar'a aralıksız her yıl gelip teşriflerini buyururlar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk Recep Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Er Meydanı'ndayız. Öncelikle duygunuz nelerdir efendim? Öncelikle tabii Sivas'ta 2 yıldır şehit liderimiz Muhsin Başkanımız adına Karakucak güreşleri tertipleniyor. Geçtiğimiz yılki organizasyonu Karakucak Güreş Federasyonumuz yapmıştı. Bu sene Türkiye Şampiyonası burada yapılmıştı. Bu sene Sivas Belediye'miz bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Belediyemizin öncülüğünde. Bundan sonra inşallah her yıl düzenli olarak Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleri Sivas'ta yapılmaya devam edecek. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Sivas Belediye'miz Büyük Birlik Partimize geçtikten sonra tabii bir güreş şeyi de kuruldu. Kulübü de evet. kuruldu.
ve burada daha önce Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda şampiyon olmuş, madalya almış güreşçilerimiz var. Onlar buna öncülük ediyorlar. Başta Taha Akgül olmak üzere tabii diğer güreşçilerimiz, Rıza Kayaalp, diğerleri burada Sivas'ta olan arkadaşlar hepsi öncülük ediyor. Dolayısıyla da bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben tabii lise yıllarında da güreş yapmıştım. Güreş sporuna biraz uğraşmıştık. Onun için her yıl düzenli olarak geçtiğimiz yıl da geldik. Bu yıl da geliyoruz. Siz de girişte söylediniz. Kırkpınar başta olmak üzere diğer illerimizde yapılan, işte bizim Hendek Belediye'mizde her yıl Selman Dede yarı güreşlerini organize ediyor. Evet. Yani bu tür güreşlere işte Balıkesir'dekine, Kurtdereli Mehmet, Antalya'dakine, yani fırsat buldukça bütün bu güreşlerimize katılmaya çalışıyoruz. Çünkü güreş bizim atasporumuz. Güreşi ve güreşçilerimizi destekliyoruz. Evet, değerli öğretmenime rica edeceğim, bir görselimiz var, onu ekranlara getirsin, hemen bakıyorum. 4 numaralı görselimiz ekranda dursun. Biz Sayın Başkanıma yöneteceğim. Biz varsak millet var, millet varsa biz varız. Evet. Söylemin en güçlü temsilcisi merhum Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Millet burada, yiğitlerimiz burada. Bu minvalde bu söylemi geniş elfazede nasıl değerlendirecek Sayın Mustafa Desici? Tabii şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı ve onunla birlikte hayatını kaybeden yol arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Tabii Muhsin Başkanımız da güreşe meraklıydı. Üniversite yıllarında Ankara'da güreşle ilgilendi, güreşti. Dolayısıyla da güreşi de çok severdi ve geçtiğimiz yaşadığı, yani hayatta olduğu dönemde de hem Sivas'ta hem Türkiye genelinde güreşe çok büyük destekler verdi. Güreşçilerimize her zaman milli güreşçilerimiz başta olmak üzere her zaman yakınlık duydu. Onların taleplerinin karşılanmasında üst düzeyde ne gerekiyorsa tamamını yaptı. Tabii Muhsin Başkanımız milletin içinden çıkmıştı. Anadolu'nun yiğit evladı. Dolayısıyla da tamamen Anadolu'nun geleneğine, göreneğine bağlı, Türk örf ve adetlerine sahip. Bununla birlikte İslam inancına, şuuruna, ahlakına, imanına da çok yüksek derecede kuvvetli bir şekilde sahip bir insandı. İnancı için, milleti için, devleti için siyaset yaptı ve bu siyasetini gerçekleştirirken de maalesef hepimizi, bütün ülkemizi, yani sağından, solundan, doğulusu, batılısı, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkmeni, Türkiye sınırları dışındaki bütün Türk ve İslam coğrafyasını maalesef yasa boğarak şehadete erişti. Allah mekanı cennet etsin diyorum. Biz de işte onun bize emanet ettiği Büyük Birlik davasını sürdürmeye çalışıyoruz. Dün Trabzon'daydım birkaç gün. Yani illerimizi geziyoruz, ilçelerimizi geziyoruz. Bu dönem 20 belediye kazandık. Bu belediyelerimizde yoğun çalışmalar sürüyor ki Sivas tabii bunların amiral gemisi. İl belediyemiz olarak ki Sivas aslında büyükşehir statüsünde bir ilimiz. Evet. Çünkü burada 650 bin vatandaşımız yaşıyor ama 1 milyondan fazla İstanbul'da var. 100 binden fazla Kayseri'de, İzmir'de, yani 3 milyondan fazla Sivaslı olduğunu herkes ortak bir şekilde dile getiriyor, söylüyor. Onun için biz dediğim gibi Sivas Belediye'miz bütün bu belediyelerimizin amiral gemisi. Dolayısıyla da her alanda olduğu gibi altyapıda, üst yapıda, çevre düzenlemelerinde, sosyal yardımcılık, sosyal belediyecilik alanında olduğu gibi sporda da biz her şeyin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Güreş de tabii bunların başından geliyor. Çünkü Sivas aslında Karakucak güreşinin merkezlerinden bir tanesi. Tabii işte biz burayı tekrar canlandırmak için belediyemiz bu öncülüğü yapıyor. Ben belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşçilerimize, burada yüzlerce güreşçimiz var. Her boydan, her yaştan, her sikletten. Evet. Dolayısıyla da her birine teşekkür ediyorum. İster efendim işte madalya alan, almayan ve onları destekleyen, buraya gönderen kulüplere, şahıslara, belediye başkanlarına, iş adamlarına hepsine de yine şahsım
ve Sivas'ımız adına teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkanım, geçen hafta Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan Taha Akgül ismine atfen çok büyük bir Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerini tertip etti. Bu cumartesi günü de Doğanşar'da, Sivas'ta Ahmet Ayık güreş sembolünün ismine atfen bugün burada da liderimiz Sayın Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen güreş organizasyonlarının bu tür ülkemizin hem sportif anlamda hem de kişisel bazda siyaset üzerinde değerlerimiz üzerine ismine atfen organize edilmesini nasıl değerlendirirsiniz efendim? Öncelikle tabii Ahmet Ayık abiye geçmiş olsun diyorum. Bir rahatsızlık geçirmişti, hastanedeydi. Dolayısıyla da üzüldük ama toparladı elhamdülillah. Biz rahmetli Muhsin Başkanımızla Doğanşar'da Ahmet Ayık güreşlerine katılmıştık. Hatta bir defasında da İstanbul'daydı. Çok gelebilecek durumu yoktu. Ama arkadaşlarımız oradan bir helikopter ayarladılar. Helikopterle Doğanşar'a İstanbul'dan o güreşleri takip etmek adına Ahmet Ayık abinin hatırına gelmişti. Orada da beraber olmuştuk. Dolayısıyla da şimdi Muhsin Başkanımız işte şehit oldu ve onun adına tabii bu güreşlerin tertiplenmesi çok kıymetli. Bir önce dediğim gibi evet. Başta belediye başkanımız olmak üzere teşkilatımız, Sivas halkımız, bütün güreşçilerimize ben teşekkür ediyorum ve tabii ki bu ata güreşimizi bütün belediyelerimizin desteklemesini de bekliyorum. Evet Sayın Başkanım, Adem Uzun Sivas Belediye Başkanımız girişte sizi de ayakta karşıladı. Diğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı da, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'ı da. Burada siyaset üstü, rozetsiz bir güreşin birleştirici fair play'ini ortaya koyuyor. Bu anlamda siz neler söylemek istersiniz efendim? Tabii yani biz memleket bizim, devlet bizim, ülke bizim, millet bizim. İşte biraz önce siz söylediniz. Ne diyor rahmetli Genel Başkanımız? Millet varsa biz varız, biz varsa millet var. Tabii ki milletimiz olmasa biz zaten olamayız. Dolayısıyla da bizim gibi efendim işte milliyetçiler, vatanseverler, milletperverler olmasa meydan bölücülere kalır, hainlere kalır. Dolayısıyla ortada ne devlet kalır ne millet kalır. Tabii sporu da biz siyaset üstü görüyoruz. Ama tabii çizgimiz var, sınırımız var. Terör ve şiddet. Terör ve şiddetin sözcüğünü yapan siyasi partiler, onların haricindeki bütün partilerle biz Büyük Birlik Partisi olarak görüşürüz, konuşuruz, tokalaşırız. Devletimiz adına, ülkemiz adına, milletimiz adına ortak bir yerde durmamız gerekirse dururuz. Ortak bir faaliyet yapmamız gerekiyorsa da yaparız. Onların bugün buraya katılmış olmalarından da ben memnun duyduğumu ifade etmek istiyorum. Keşke bütün siyasi partilerimizin işte bölücü hariç temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ki işte başka çevre illerden gelen, ilçelerden gelen belediye başkanlarımız da var. Keşke daha fazla olsaydı. Dolayısıyla da tabii yarın da 4 Eylül olmasından dolayı tabii başka tabii programlar var. Onları da anlayışla karşılıyorum ama burada tabii herkesin olmasını arzu ederdik. Evet, 6 numaraları fotoğrafınız ekranlara gelsin değerli öğretmenim. Ayrıca Sayın Adem Uzun Sivas Belediye Başkanımız, Türkiye Gençler Güreşler Federasyonumuz Başkan Vekili Sayın Şahin Upur da kapıda karşıladı. Yani burada hakikaten Sivaslıların misafirperverliğini en içten samimi duygularla buradan yansıttı. Kendisine müteşekkiriz. 6 numaralı görseliniz ekranlara gelsin değerli öğretmenim. Türk yağlı güreşinin megastarı Ali Gürbüz yaşamış olduğu bir sakatlık var pazar günü. Kendisine bir geçmiş olsun mesajıyla veda edelim efendim. Evet. Buyurun. Evet. Ben tekrar bu Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ali Gürbüz pehlivanımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisini hem Kurtdereli'de hem de Kırkpınar'da görmüştüm güreşirken. Orada görüştük, konuştuk. Dolayısıyla da sakatlığına da üzüldüğümü de ifade etmek istiyorum. Tekrar hayırlı mübarek olsun diyorum. Efendim, tüm Sivas halkını da bizi takip eden bütün vatandaşlarımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu arada hem Karakucak'a hem de yağlı güreşe göstermiş olduğunuz yakın ilgiden ve destekten dolayı şahsım adıma, camiam adıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü sizlerin size de olması teşekkür çok ediyorum önemli. Recep Bey. Evet. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ydi. Çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Kendisini protokole uğurluyoruz efendim.
Evet, alt sikletlerde mücadeleler devam ederken röportajlarımızda devlet büyüklerimiz atasporumuz güreşin sadece yağlı güreş değil, kara kucak, aba şalvar geleneksel anlamda desteklerini ortaya koyuyorlar. Bu çok çok mühim, çok çok önemli. Önümüzdeki haftada inşallah umut ediyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bu hafta sonu daha doğrusu son etabı olacak olan tarihi Elmalı Yeşilyayla yağlı pehlivan güreşlerine tüm değerli büyüklerimizi bekliyoruz. Değerli güreş severler, evet. Evet, kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Alt sikletlerde değerli güreş severler, az önceki canlı yayın konuğumuz çok değerli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ydi ve şu anda da canlı yayın kabinimize bu muazzam organizasyonun baş mihmandarı Sivas Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzun canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, var şehrimize. olun. Teşekkür ediyoruz. Atasporumuz güreşi sırtını değil yüzünü dönenlerden biri olarak şahsım adına, camiam adına teşekkür ediyorum. Çünkü yoğun bir süreçten çıkmanıza rağmen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen tertip edilen bu büyük organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz efendim. İlk etapta duygularınız nelerdir? Şimdi tabii birincisi Sivas için güreş önemli bir değer. Evet. Sivas denildiği zaman ilk akla gelen spor dallarının başında güreş geliyor. Sivas sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ahmet Ayıkları, Taha Akgülleri, Hamza Yerlikayaları yetiştiren önemli bir merkez. Bunların dışında tabii evet, buyurun. Bizim için en önemli değerlerden birisi de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu uluslararası karakucak güreşlerinin. Biz de bu sene tabii ev sahibi olmaktan bu işin içerisine elimizi, gövdemizi taşın altına koymaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 500 tane sporcu geldi ve 6 tane ülkeden de yine sporcu geldi. Evet, Almanya, Gürcistan, evet, Azerbaycan, İran. Bu bizi gerçekten çok Almanya'dan mutlu bile etti. güreşçimiz var, evet. Şimdi tabii Sivas'a karşı güreşçilerin de büyük bir ilgisi var. Burada mesela biz Sivas Belediyesi olarak daha önceki yıllarda yoktu. Bir güreş kulübü kurduk. Hemen gelir gelmez yaklaşık 3 ay önce kulübümüzü oluşturduk. Kulüp oluşturduktan sonra ben arkadaşlara şunu söyledim. Sivas'ın güreşçilerine sahip çıkacağız dedik. Ve Sivas'ın özellikle işte diğer illerde güreş kulüpler içerisinde çalışan, faaliyet gösteren sporcularımızı biz yavaş yavaş belediyemiz bünyesindeki güreş kulübümüze almaya başladık. Artık güreşçilerimizi büyük kulüplere göç yok. Kendi öz kaynaklarımızla. Kesinlikle evet, buna abi. müsaade etmeyeceğiz. Sivas göreceksiniz özellikle 2 yıldan sonra hem ulusal anlamda Sivas Belediyesi Güreş Kulübü hem ulusal hem de uluslararası anlamda bizim göğsümüzü kabartacak birçok başarıyı imza atacaklar. Özellikle de Ay Yıldız Al bayrağımızı göklere çıkaracak çok üstün başarılara imza atacağımıza da ben canı gönülde inanıyorum. Aynı zamanda bünyemizde şimdi güreşçileri toplamıyoruz. Aynı zamanda güreş hocalarını da topluyoruz. Yani işte mesela Sebahattin Öztürk var. Siz de çok yakından tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum bazen bu alana geliyorum. Tamamen gönüllü. Evet. Bizim güreşçilerimize burada eğitimler verilir. İşte Arif Kamal Spor Müdürümüz. En doğru orada adım atmışsınız. Şimdi zaten özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Belediyemiz bünyesinde tabii spor faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Arif Bey'i getirdik, spor müdürü yaptık. Arif Bey'e ben şunu söyledim. Benim baştaki en büyük kırmızı çizgim güreştir. Sizi spor müdürü yapmamızdaki en büyük neden de tabii ki güreş dedik. Mehmet Ozmuş hocamız var. Sizler de yakından tanıyorsunuz. Yani bu şekilde hocalarımızı bünyemize dahil ettik. İnanıyorum önümüzdeki günlerde Sivas Belediyesi Güreş Kulübü'nün çok büyük başarılarını tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız görecekler. Bu da hepimizi gururlandıracak. Değerli öğretmenim, 4 numaralı videomuzu hazırlayalım. Hazır olduğunda da ekranlara verelim sesli bir şekilde.
Geçen hafta Ankara Keçiören Belediyesi Başkanım Sayın burada Mesut Evet, Özarslan, evet, siz sağ olsunlar. hem Mansur Başkanımızı hem Mesut Özarslan Başkanımızı, Sayın Mustafa Desteci, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilim Sayın Şahin Opur'u kapıda karşıladınız. Evet. Şimdi burada siyaset üstü sporun, atasporun güreşin birleştirici gücünü de ortaya koydunuz Kesinlikle. bu anlamda. Bunu siz daha geniş yelpazesi nasıl zenginleştirebilirsiniz efendim? Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Sadece güreş için geçerli değil. Sporun her dalında bu geçerli. Sporun en önemli özelliği birleştirici olması. Burada farklı siyasi görüşler olabilir, farklı işte siyasi partiler olabilir. Biz bunları önemsemiyoruz. Önemli olan burada şimdi biz bir etkinlik yapıyoruz. Sağ olsun Mansur Yavaş Başkanımız, yine Keçiören Belediye Başkanımız, Mesut Özarslan Başkanımız bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Çıktılar, geldiler. Bugün bu meydanda bizleri onur ettiler. Ben tabii sizden huzurlarınızda her iki başkanımıza da ben ayrı ayrı teşekkürler. 9 numaralı fotoğrafımız var. Onu bir ekranlara getirelim değerli yönetmenim. Evet, hepsine teşekkür ediyorsunuz. Ama sizi ziyarette bulundular. Hafta içerisinde kim? Sayın Mesut Özarslan. Tabii ki. Fotoğraflar ekranlara gelsin de yönetmenim. Mesut Bey aynı zamanda hemşerimiz biliyorsunuzdur. Evet. Kendisi Sivaslı. Evet. Aslında önemli bir özelliği var. Onun doğduğu köy, Porsuk Köyü. Tüm Türkiye'de bilinen bir köy güreş anlamında. Ben diyorum ki fabrika gibi diyorum güreşçi üretiyor diyorum. Böyle bir özelliği var. Hatta ben bilmiyordum Porsuk Köyü olduğunu. Geçen ziyarete gelince dedim başkanım siz nerelisiniz? Böyle güreşle çok yakından ilgili olduğunu gördüm. Biraz da sohbet ettik. Dedi ya ben Porsukluyum. Dedim sizde mi dedim. Yani aslında bu da Ankara Keçiören Belediyesi için de büyük bir şans. Yani bakıyoruz geçenlerde bizim arkadaşlarımız söylediler. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Arkadaşlarımız geldi söylediler. Şu anda ekranlara geldi. Siz ziyarette evet, bulundu. Sağ olsun. Çok anlamlı bence. Kesinlikle. Şimdi bakın seçimler bitti. Şimdi herkes kendi bulunduğu alanda kendi şehrine, ilçesine, beldesine, köyüne herkes hizmet yapıyor. Seçilenlerin hepsi. Seçim bitti diyoruz. Bundan sonra ülkemize kim halkımız teveccüh gösterdiyse o teveccüh yerine getirmesi lazım. Benim görüşüm bu. Harika. Biz de şu an itibariyle Sivas Belediyesi olarak tüm halkımızı kucaklayan, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Ben her yerde şunu söylüyorum. Ben herkesin belediye başkanıyım. Sadece bana oy verenlerin değil. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanıyım. Dolayısıyla artık kucaklayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de şimdi biz Muhsin Başkanımızdan bir şey öğrendik. Biz birlik dilini Muhsin Başkanımızdan öğrendik. Aynı kelimin, hepimiz aynı kelimin desenleri izlerken aslında Muhsin Başkan çok güzel bir mesaj veriyordu. Biz de şu an Muhsin Başkanımızın izinde siyaset yapıyoruz. Onun o birleştirici, onun hatta partiler üstü duruşu, Türkiye'yi kucaklayıcı politikası, ortaya koyduğu siyaset anlayışını şu an biz de yerelde, Sivas düzeyinde tüm halkımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. O zaman değerli öğretmenim hazırsa 4 numaralı videomuz bir görseli ekranlara getirsin. Biz hazırladık. Değerli ekibimizle birlikte bir dönemde güreş yapmış çok değerli büyüğümüz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na atfen derlemiş olduğumuz görsel şimdi ekranlara gelsin değerli öğretmenim. Korkaklık yok, döneklik yok, uyuşukluk yok, teslimiyet yok. Millet var, biz varız. Biz varsak millet var. Bayrağa sevdalı, vatana aşık. Bir yiğit bu elden geçti dediler. Ona lütfeylendi ilahi ışık. Şehadet, şehadet şerbeti içti dediler. Atının nalından ateş çıkardı. Gözleri Türkistan gibi bakardı. Hakikat yolunda bir zülfikardı. Benlik, benlik aynasında hiçti dediler. Mazlumun sedası güç duyulurken, haça biat etmek taç sayılırken,
Allah demek bile suç sayılırken o haykırmayı seçti dediler. Yüreği imanla dolu doluydu. Sakarya, Sakarya İstiklal Gelibolu'ydu. Tepeden tırnağa Anadolu'ydu. Peygamber, peygamber yurduna göçtü dediler. Ne geldiyse başa takdir diyerek, ilahi hakikat tektir diyerek, elinde al bayrak tekbir diyerek, cennet, cennet kapısını açtı dediler. Kar üstüne düşmüş karanfil gibi, Allah'ına kurban İsmail gibi, taşını bırakan Ebabil gibi, Firdevsi, Firdevsi alaya uçtu dediler. Zindanlar fecriyle yandı tutuştu. Zikir aynasında kalpler buluştu. Fikir otağında alpler konuştu. O hakka, o hakka kınalı koştu dediler. O hakka kınalı koştu dediler. Mekanın cennet olsun Muhsin Yazıcıoğlu. Unutmadık, hiç unutmayacağız seni. Millet varsa biz varız, biz varsak millet var. Unutmayacağız, unutmayacağız. Seyit Muhsin Yazıcıoğlu. Mekanı cennet olsun. Amin, amin. Yani Sivaslıların özellikle tabii gönlünde Muhsin Başkanımızın çok ayrı bir yeri var. Sadece Sivaslıların değil, tüm Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın, hatta Türk İslam coğrafyasındaki birçok kişinin ben gönlüne dokunduğunu gördüm, şahit oldum. Mekanı cennet olsun, büyük bir devlet adamıydı. Erken kaybettik. Ama tabii onun yolundan giden bizler artık elimizden geldiği kadar şehrimize, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Şimdi bizim önümüzü ışıtıyor onun düşünceleri, onun ortaya koyduğu duruş. Bu açıdan da tekrar ben kendisine rahmet diliyorum. Muhsin Başkanımıza, liderimize. Mekanı cennet olsun. Başkanım, son olarak artık bu organizasyon özelinde cümlenizi varsa alalım ki uluslararası bir organizasyon. Çıta çok yükseldi. Önümüzdeki yıl yine bütün gözler burada olacak. Evet. İşiniz biraz daha zorlaştı. Şimdi gelecek sene inşallah çok daha güzel bir organizasyona imza atacağız. Ben tabii bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye ben teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Keçiören Belediye Başkanımıza, biraz önce Sivas Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Ahmet Özyürek gelmişti. Ona, İstanbul'dan iş insanları gelmişti. Bugün birçok ilçeden belediye başkanlarımız burada, beldelerden burada, kamu kurum temsilcilerimizden çok fazla kişi var. Ben özellikle tabii Sivas halkına da herkese teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürü de ülkemizin dört tarafından gelip bugün bu meydanda bu güreşe katılan güreşçilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ Ben olun, var teşekkür olun. ederim. Değerli Çok güreş sağ olun. severler, canlı yayın konuğumuz Sivas Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzundu. Samimi ve içten açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve protokolü uğurluyoruz.
dostlar, ar meydanı sizleri bekler. Evet, alt boylarda, alt sikletlerde Evet, baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlar, haydi koçlar, çeyrek final için er meydanında yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlar. evet alt boylar mücadele ederken baş pehlivanlar da kura çekimi için davet edildi. Evet, baş pehlivanlarımız, haydi koçlar, er meydanında yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlar. Dünya Güreşi, Adana törenlerine başlayalım ilk yıldız. Hemen öncelikle pehlivanlarımızı çağıralım. Evet, baş pehlivanlar. Baş pehlivanlar çeyrek final müsabakalarında Ömer Faruk Dizikara, Feyzullah Abdülbey. Samet Özarslan, Rıza. Evet, çeyrek final anons ediliyor şu anda. Ömer Faruk Dizikara, Feyzullah Aktürk'le çok zorlu bir kapışma. Ömer Faruk Dizikara Karakucak Türkiye şampiyon oldu. Cumartesi günü biliyorsunuz. Samet Özarslan, Rıza Yıldırım'la Enes Bandırma, Mehmet Pehlivanların dikkatine madalya töreni. Canlı Bağ'la Abbas, Dereceye giren pehlivanlarımız İranlı Abbas, Burak Şahin'le güreşecek. Evet. kesinlikle yasaktır. Üzerleriniz şırdan ve fırtıklarınızda madalya törenine geliyorsunuz. 30 kilo 3. Berat Bulut. 3. Mehmet. Evet, miniklerde dereceye giren, tüm sikletlerde dereceye giren pehlivanlarımız hemen bakınız podyum yanında yerlerinizi alınız. Podyum arkasında. Miniklerde tüm sikletlerde dereceye giren pehlivanlar. 3. Muhammed Baki Tanrıverdi, 2. Abdullah, 1. Berat Bilgi. Evet, kıymetli misafirlerimiz, baş pehlivanlık 4. tur çeyrek final 8 pehlivan. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nün pehlivanı Ömer Faruk Dizikara, Sivas. Avrupa Dünya Şampiyonu. Geleneksel güreşlerde gerek karakucak gerek yağlı güreşlerde taraflı tarafsız tüm seyircimizin beğenisini kazanmış olan bir baş pehlivanımız. Çanakkale Şan Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün her meydanımızda Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Evet. Baş pehlivanımızın söylemiş olduğu kelamı aynen dile getiriyorum. Ustacım diyorum, biz her daim mazlumun yanında, zalimin karşı
karşısında olan ecdadın torunlarıyız diyor. Ben bugüne meydanında dünya üzerinde mezalim gören, zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimiz adına güreşmek istiyorum diyor. Samet Özaslan Tokat Almos Çekli. Evet kıymetli misafirlerimiz, 2017 yılında büyüklerde Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarından bugün er meydanımızda Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hikmet Kaya adına güreş yapıyor. Yine milli gururumuz Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül adına güreş yapıyorum diyor. Rıza Yıldırım, Tokat Turhan. Avrupa üçüncüsü kısa şallar dünya şampiyonu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey pehlivanı. Bugün er meydanımızda milli gururumuz Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül adına güreş yapıyor. Muhammed Enes Bandırma Kahramanmaraş. Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özarslan adına güreş yapıyor. Mehmet Can Üngör, Yiğdolar şehri Sivas Porsuk. Evet kıymetli misafirlerimiz, Türkiye şampiyon oldu. Avrupa ve dünya minderlerinde bu milletin gururu oldu. Aslı, nesli bu toprakların evladı. Sivas Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun adına güreş yapıyor. Baki Murat Şahin, Sivas. İki kardeş de pehlivan olunca, ikisi de baş pehlivan olunca bazen böyle karışır. Abbas Leşkari, İran. Pehlivan, ayağın toprakta elin güreşte, heybetli duruşun, var bile pehlivan, bir efsanesin sen güreşte, seni tarif etmek zor, zor bile pehlivan. Bayrak yaptık yıldız ile hilali, güreşte yoktur, bulunmaz Türk'ün emsali benzeri. İman dolu göğsün, kale misali, bedenin geçilmez, surdur pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, baş pehlivanlarımıza çeyrek finalde hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanların çeyrek final salavatlaması yapıldı. Ömer Faruk Dizlikara, Fevzullah Aktürk'te, Samet Özarslan, Rıza Yıldırım'la, Enes Bandırma, Mehmet Can'la, Abbas İranlı güreşçi de Burak Şahin'le güreşecek. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sayın Ahmet Polat Beyefendi'yi arz ediyorum. Evet mücadeleler başladı. Burak Şahin, İranlı güreşçi, Abbas'la güreşiyor. Burak Şahin ekranın sağındaki güreşçi. Bir tırpan denedi İranlı güreşçiye. 4'te ekranı alalım değerli yönetmenim. Bakıyoruz Fevzullah Aktürk.
rakibi Ömer Faruk Dizikara'yı bastırdı. Siyah pırpıtlı milli güreşimiz. Evet, Burak Şahin mücadelesi yine ekranlarda. İranlı güreşçi Abbas'la güreşiyor. Ekranı sağında İranlı güreşçi Abbas. Çayır'da 4 güreş var değerli öğretmenim. Evet, dörtlüğü ekranlara getirdi. Teşekkür ediyorum değerli öğretmenime. Sol üst kadrajda Samet Özarslan, Rıza Yıldırım. Sağ alt kadrajda Feyzullah Aktürk. Sağ üst kadrajda da Burak Şahin, Abbas İranlı güreşçiyle. Sol alt kadraja başka bir güreş alabiliriz. O güreşte tam bizim önümüzde. Tam bizim önümüzde. Enes Bandırma mücadelesi. Sol alt kadrajı alabiliriz. Şu anda ekranda Burak Şahin ve İranlı rakibi Abbas. Sağ alt kadrajda Feyzullah Aktürk yine tekte aldı. Rakibi Ömer Faruk Dizikara'ya karşı havalandırdı, bastırdı. 2-0'a getirdi Feyzullah Aktürk. Sol alt kadrajda Enes Bandırma, Mehmet Can. Mehmet Can rakibi Enes Bandırma'yı bastırdı. Sol üst kadrajda Rıza Yıldırım bu kez bastırdı rakibi Samet Özarslan'ı. Sol üst kadrajda bir künde kılçık Rıza Yıldırım mücadelesinde bakalım yeniş var mı? Evet. Enes, Samet Özarslan Rıza Yıldırım'ı yenerek adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu sol üst kadrajda. Rıza Yıldırım çeyrek finalde veda ediyor. Sağ üst kadrajda, sağ üst kadrajdaki mücadeleye alın değerli yönetmenim. Her an bir puan çıkabilir oradan. Sağ üst kadrajdaydı. Burak Şahin, İranlı güreşçi bu değil. Diğerki güreş. Üçlü alalım ekrana değerli yönetmenim. 3 güreş kaldı çünkü çayırda. Bakın arka kadrajda şu anda yerde. Burak Şahin, İranlı rakibi Abbas'ı her an bastırabilir. Puan var mı yok mu? Tek daldı çünkü. Keçi dikmesi arayışı içerisinde sağ üst kadrajda Burak Şahin. İranlı güreşçi direniyor. 1 puan aldı. Burak Şahin. Sağ alt kadrajda da Enes Bandırma, Mehmet Can mücadelesinde Enes Bandırma rakibini bastırdı. 1-1'e getirdi. İşte az önce künde atmak isteyen Rıza Yıldırım'ı kılçık oyunuyla Samet Özarslan mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Teşekkür ediyorum değerli öğretmenim. Üçlü ekranla devam edebiliriz. Sol kadrajda Feyzullah Aktürk, Ömer Faruk Dizikara. 2-0 önde siyah pırpıtlı Feyzullah Aktürk. Sağ üst kadrajda Burak Şahin İranlı güreşçi karşısında 1-0 önde. Sağ alt kadrajda da Enes Bandırma, Mehmet Can mücadelesi 1-1. Feyzullah Aktürk 2-0 önde sol kadrajda. Sağ üst kadrajdaki mücadele, ayaktaki mücadele çekmesi lazım değerli yönetmenim. Yerdeki değil. Bakın arkada
Feyzullah Aktürk'ün atakları söz konusu. Bir kez daha hamle yaptı. 3-0'a getirdi. Ömer Faruk Dizikara'yı 3. kez bastıran Feyzullah Aktürk adını adım adım yarı finale doğru güreşiyor. Sağ üst kadrajda İranlı Abbas'la Burak Şahin. 1-0 önde Burak Şahin. Sağ alt kadrajda da 1-1. Enes Bandırma ve Mehmet Can. Sol kadrajdaki kaçırmaması lazım güreşi. Sağ üst kadrajda İranlı güreşti. Tek almak istedi. Boyundurukla karşılık verdi Burak Şahin. Bakalım 1-0'ı koruyabilecek mi Burak Şahin? Sağ üst kadrajda. Ömer Faruk Dizikara ekranı solunda tek daldı. Karşı bir hamle göğüs çaprazıyla budamak istedi. Yine tek daldı. Bastırabilecek mi bakalım. Paratını aldı Feyzullah Aktürk. Künde pozisyonunda. Ömer Faruk Dizikara künde atabilecek mi? Toparlanmak istiyor Feyzullah Aktürk. Toparlandı. Havalandırdı. 4-0'a getirdi durumu. Kündeyi yiyebilirdi ama Feyzullah Aktürk tecrübesiyle toparlandı. Havalandırdı. Bastırdı. 4-0'a getirdi mücadeleyi. Sağ üst kadrajda İranlı güreşli tek daldı. Burak Şahin boyundurukla karşılık verdi. Bakalım 1-1'e getirir mi? İranlı güreşi havalandırdı, bastırdı, blok etti durum. 1-1 sağ üst kadrajda. Mücadele ayakta devam edecek. Sağ üst kadrajda İranlı Abbas ve Burak Şahin mücadelesi 1-1. Feyzullah Aktürk 4-0 önde sol kadrajda. Sağ alt noktada Enes Bandırman ve Mehmet Can mücadelesi. Tek daldı sağ alt kadrajda Enes Bandırma. Bastırırsa 2-1 getirir. Evet 2-1'e getirdi. Yarı finale doğru güreşiyor Enes Bandırma. Beyaz pırpıtlı güreşçi. Samet Özarslan ilk yarı finalist. Sağ üst kadrajda İran Güllü güreşi yine dalış arayışı içerisinde. Burak Şahin bu kez tek daldı. Sağ üst kadrajda güreş karıştı. Her an bastırabilir İranlı güreşi. Bastırdı 2-1'e getirdi değerli güreş severler. 2-1'e getirdi. İranlı güreşçi sağ üst kadrajda. Ve Enes Bandırma sağ alt kadrajda adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu. İkili ekran alalım değerli yönetmenim. Feyzullah Aktürk de sol kadrajda. Feyzullah Aktürk, hayır tekrara gerek yok değerli yönetmenim. Tekrara gerek yok. Mücadele devam ediyor. İkili ekranda kalalım. Evet. 2-1 önde ekranın solundaki İranlı Abbas. Burak Şahin yine tek dalmak istedi. Boyundurukla karşılık verdi. 2-1 önde. Böyle devam ederse ki mücadele bitti. İranlı Abbas adını yarı finale yazdırdı. Enes Bandırma ve Samet Özarsan'dan sonra çayırda tek bir mücadele kaldı. Feyzullah Aktürk, Ömer Faruk Dizikara mücadelesi kaldı çayırda. Bir mücadele var. Evet Feyzullah Aktürk mücadelesi. Son dakikalar 4-0 önde Feyzullah Aktürk. Ve mücadele bitti. Feyzullah Aktürk'te yarı finalde. Evet yarı finalistler. Feyzullah Aktürk, Enes Bandırma, Samet Özaslan ve İranlı Abbas.
kilogram yarı final pehlivanları pehlivan giriş kapısında hazır olunuz. Alt sikletlerde de sirkülasyon devam ediyor. Yarı finaller ve finaller birazdan. Tekrar ediyorum. Ekin Türk TV, Kanal 58 ve Nokta TV ortak canlı yayın ağındasınız değerli güreş severler. Evet büyükler 75, 80 ve 90 kilolar. Büyükler 75, 80 ve 90 kilogram yarı final pehlivanları çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizde alınır. Baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlar yarı final kurallarınızı çekmek Evet. üzere Baş pehlivanlarımız yarı final kuralları için davet ediliyor. Feyzullah Aktürk, Enes Bandırma, Samet Özarslan ve İranlı Abbas. 50 kilonun ödüllerini, madalyasını ve ödüllerini vermek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Ersin Serit Beyefendi arz ediyorlar. Buyursunlar. Evet baş pehlivanlarımız Feyzullah Aktürk, Samet Özarslan, Enes Bandırma, Abbas Başkayı. Çok acele deklar hakemiyle gelerek yarı final kurallarınızı çekiniz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Emin Serit Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyursunlar. Alt sikletlerde yarı finaller mücadelesi şu anda değerli güreş severler. Yıldızlar'da dereceye giren tüm pehlivanlarımız hemen sahne yanında yerlerinizi alınız. Yıldızlar'da sikletlerinde dereceye giren pehlivanlarımız çok acele sahne yanında yerlerinizi alınız. Alkışlıyoruz minik pehlivanlarımızı. Başarılarına daim olmasını diliyoruz. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, Yıldızlar 50 kilogram madalya töreni 3. toplamda Eyüp Casip Ceyhan. Sivas'tan Tuğra Yiğit Sarıkaya. Sivas'tan Muhammed Mustafa Yiğit. Hatay'dan Mehmet İlmi. Hemen sporcularımızı kürsüye alıyoruz. Yollar, yollar. Değerli güreş severler, kıymetli gruplarımız, büyükler 75 kilo yarı final. Türkiye Geleneksel Federasyonu Kurul Başkanımız Fatih Diktir adına görüşüyor. Bünyamin Hocam bir es. Pehlivanlarımıza madalyalarını takdim etmek üzere Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hikmet Kaya Beyefendi'ye davetini arz edelim. Sen değil Bünyamin Hocam. Ankara Bankası Spor Kulübü Mersin'e çiftçi Mersin Tarsus. Çetinkayalar Gayrimenkul sahibi Sayın Yakup Çetinkaya adına görüşüyor. Muhammed Yılmaz Tokat. İş adamı
Sayın İsa Uysal güreşiyor. İsa Ünsal adına güreşiyor. Ali Çam Kahramanmaraş. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey pehlivanı. Bugün burada Hüseyin Yetkin Osman Yetkin adına güreşiyor. Mutlu Can, Sivas Yıldızeli Karkın Köyü. 80 kilo yarı final. Ankara Teler Spor Kulübü pehlivanı. Halit Ozduş, Sivas. Ankara TKİ Spor Kulübü. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlar kurası çekildi. İranlı Abbas'ın rakibi Samet Özarslan. Enes Bandırman'ın rakibi Feyzullah Aktürk oldu. Bakalım yarı finalde neler yaşanacak. Bugün burada baş pehlivan Halil Hofur adına güreşiyor. Muhammed Emin İsmir, Kahramanmaraş. İstanbul Bahçeli Evler Spor Kulübü pehlivanı. Yıldızeli Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Göktaş Bey pehlivanı. Coşkun Keleş, Sivas Yıldızeli. Büyükler 90 kilo yarı final. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakçı adına güreşiyor. Hüseyin Arda İpek, Kayseri. Tokat Çat Belediye Başkanımız Sayın Ali Pilit Bey pehlivanı. Milli güreşçimiz Bekir Demirtaş, Tokat Çat kasabası. Ankara Teraş Spor Kulübü pehlivanı. Muhammed Kotanoğlu, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan Bey pehlivanı. Avrupa şampiyonumuz Sertaç Üngör, Sivas Orsu. Dünyaya geldik ayrı ayrı aradan. Kimimiz Rumeli'den, kimimiz Anadolu'dan. Güreş yapanlara yardım eder Hadreti Yaradan. Karağın yaprağı çoktur, üstüne meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti, sizlere sesleniyorum. Türk'e Türk'ten başka dost yoktur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına, yarı final pehlivanlarına hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tamam versin. Yıldızlar 55 kilo kadarı üçüncü Sivas'tan Kadir Ateş, Tokat'tan Semih Kurt. İkinci Kayseri'den Mutlu Kocaman, birinci Sivas'tan Osman Oğuz Turna. Sporcularımızın makadalarını takdir etmek üzere Ankara Keçiören Belediyesi Gençlik Spor Müdürümüz milli güreşçimiz Erhan Nihanlioğlu Efendi'ye davetini arz eder. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlık yarı final eşleşmeleri yapıldı. Feyzullah Aktürk, Enes Bandırma ile Samet Özarslan da İranlı Abbas'la kapışacak. Canlı yayın kabinine çok özel bir konuğum var. Bir güreş neferi, eski milli güreşçimiz, eski baş pehlivan, Yağlı Güreş'te as başkanlık, şimdi de Gözlemciler Kurulu'nda, Askı Spor Kulübü'nde, Keçiören Bağlum Güreş Kulübü'nde tam bir spor adamı değerli büyüğüm, değerli hocam. Yaşar Kale, hoş geldin hocam. Hoş bulduk kardeşim, teşekkür ederim. Ankara'dasın, Sivas'tasın, güreş nerede oradasın. Evet. Bu yoruyor mu seni? Vallahi yormuyor çünkü neden? Zevk alıyorum, gençleri seyrediyorum. İyi gençleri tespit etmeye çalışıyoruz. Biz de işte Keçiören Belediyesi'ne yani bir oluşum içindeyiz.
daha böyle titizlikle iyi olan gençleri bu özellikle Karabucaklardan oraya yönlendirmek istiyoruz. O yüzden yorgunluk yok. Biz bu işin içine geldik yıllarca. Yani hem yöneticilik hem idarecilik bütün safhalardan geçtik. O yüzden inşallah iyi gençler tespit ederiz. Ülkemizi dünyada, olimpiyatta daha iyi temsil ederiz inşallah. İnşallah. Keçiören Bağlumer Meydanı'nda tarih günlerinden birini yaşanmıştı. Cumhuriyet tarihi en büyük karakucağı güreşleri olarak. O güreşlerin buradaki yansımalarını Yaşar Kale nasıl değerlendirecek? Bir karakucak güreşi yükseliş trendinde hem de çok hızlı bir şekilde. Evet. Yani tabii ki yani şimdi Karakucak güreşi millerin altyapısı. Evet. Zamanında hep buralardan yetişmiş. Biz de buralardan yetiştik. Ondan dolayı Keçiören Bağlum bir örnek oldu. İyi ödül koydu Mesut Başkanımız. Güreş seviyor. Bugün de buraya geldi. Buraya da destek verdi. Yani, kendisini de yayına alacağız zaten. Evet. Güreşe inanılmaz seviyor. Güreşi inanılmaz derecede destekliyor. Yani bu tür şeylerde heyecanlanmamak, yorulmak olmaz. Yani biz yorulursak onlar daha yorulur. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir ekibimiz var. Yani ASKİ, Büyükşehir Belediyesi, EGO, Keçiören yani hep beraberiz. Şampiyonlarla beraber, işte Abdullah Hoca ile beraber. İnşallah istişare ederek daha iyi şeyler yapacağız. Ben her zaman söylüyorum. Birlik beraberlik olmamız lazım. Yani çekişme içerisinde değil de bizler artık belli bir yaşa geldik. Birleştirici rol Tam da bu lazım. noktada sorum. Eğer Yaşar Kale bir ortamın içerisindeyse taraf tutmadan mutlaka orada bir sulh uzlaşı var. Dolayısıyla senin aslında durdurak bilmeden koşuşturman ve her organizasyonda bulunman aslında bir anlamda da güreş otoriteleri de bir mesaj diyebilir miyiz? Çünkü Yaşar Kale'nin her alanda sevilen, takdir gören ve her kesimden bir özgür ağırlıkla bir arada bir profil ortaya konuyor Yaşar Kale özelinde. Mübalağa etmek istemiyorum yüzüne karşı ama gerçek bu. Bu bağlamda koşuşturman da bir anlamda Ataspor'un güreşin yükselebilme ivmesini de tetiklemek mi? Teşekkür ederiz. Biz Anadolu'dan geldik. Çok zor şartlarda buralara geldik. O yüzden bu çocukların en iyi anlayanlarından bir tanesi biziz. O yüzden yani bu gençlerimizi daha iyi yerlere getirebilmek için koşturmamız lazım, çaba sarf etmemiz lazım, yeni kulüpler kurmamız lazım. Bir de yani benim hep uzlaştırıcı bir özelliğim vardır. Bu genetik olarak rahmetli babam da öyleydi. Bizim memlekette bir şey olduğu zaman babama sorarlardı. Ne güzel. Yani o biraz da genetikten kaynaklı bir şey. Mekanı Yani ben kimseyle hani yarışmak istemiyorum, kötü olmak istemiyorum. Yani kötü söz söylemek istemiyorum. Çünkü neden? Ya insan hata da yapabilir. Ama yani birbirlerini sportif anlamda yarışmalı. Birbirlerinin önüne geçerek, önünü keserek, zarar vererek değil. Projeler yarışsın. Projeler yarışsın. Yani inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Bu arada 30 yıldır tanırım Yaşar Kale hocamı ve onunla güreşim de var, nasip oldu. Hamdolsun Rabbime. Söylemiş olduğu cümleler ve sözlerin gerçeklik payının acaba birine kırar mı, gücenir mi ya da yanlış anlar mı değil. Güreş adına söylemiş olduğu, kurmuş olduğu her cümle güreş adına. Dolayısıyla belki belli bir dönemlerde böyle yanlış anlaşılmalar ya da o senin ileri ve önünü görme noktasında güreş adına yapmış olduğun o adımlar biraz engellense de bugün bakılıyor ki senin atmış aldığın o adımların ne kadar güçlü olduğunu da göstergesi. Yani dediğin gibi biraz zaman kaybettik ama. Evet, 11 yıl önce ben bu puan sistemine lige benzeyen biraz daha farklı ama yine lige benzeyen bir sistemdi. Ama olsun, geç de olsa önemli değil. Yani ben yapmışım, başka bir arkadaşım yapmış, önemli değil. Ben yapanların eline, emeğine sağlık diyorum. Zaten Sayın İbrahim Türkiş, Federasyon Başkanımız size olan güvenliğini, inancını da Gözlemciler Kurulu'nda da istifade etme noktasında tabii kesinlikle, görev tevdi etti. Kesinlikle, bir de hatta yönetmelik bir kez olmak üzere yönetmeliği değiştirdi benim oraya gelebilmem için. O yüzden tabii ben de başkanımıza güveniyorum. Çabasını görüyordum. Yani benim de orada olup yardım etme, bir yerden tutma gereği duyuyordum. Yani inşallah daha iyi şeyler olacak. Tabii biz bu kara ocaklar, yağlılar bittikten sonra çalıştaylar yapmamız lazım. Bu minlerde de aynı. Yağlı kara ocakta da ayrı. Artıları, eksileri bir ortaya koyup daha nasıl
bu işi daha iyi hale getirebiliriz? Nasıl cazip hale getirebiliriz? Bunları iyi tartışıp yani öyle bir günde 2 günde değil de kurullarla beraber çok iyi bir çalıştay yaparak daha iyi yerlere getirmek lazım. Tabii ben her zaman söylüyorum. Şimdi burada eksik gördüğüm şey şu. Spor Bakanlığımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız var. Bir de yerel yönetimler var. Şu anda bütün Üçlü saç ayak var. bütün şu anda yerel yönetimlerin sırtında güreş. Bak ben her zaman söylüyorum. Ben Güreş Federasyonu'na yönetimdeyken de söyledim. Ben biraz böyle doğruları aykırı söylediğim için biraz da belki o konularda eleştiri alıyorum. Yani federasyonlar hiçbir şey değil. Kulüpler olmaz. Doğru mu? Doğru. Yani şimdi kulüpler sporcuya maaş veriyor, yemeğini veriyor, istihdam ediyor, antrenman yaptırıyor. Yani hem bakanlık, hem yerel yönetimler, hem Milli Eğitim Bakanı, hem federasyon uyum içerisinde çalışması lazım. Ama maalesef Türk sporunu sadece güreş için değil. Burada eksik kalıyoruz. Kanayan yara burası aslında. Aynen. Güreşte de biz bunu aşacağız. İnşallah. Yani güreşte de bunu iyi bir ekiple aşılacağını inanıyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ne olursa olsun rekabet olacak. Burada ne kadar iyi, kaliteli sporcu varsa milli takım o kadar iyi. Bunun örneği var. Ben milli takımdayken Bulgaristan'dan göçmen arkadaşlar gelmişti. Bir siklette 7-8 kişiydik. Denk. O zaman takım dünya şampiyonu olur. Şimdi bugün Sovyetler Birliği, Rusya'ya bak, Amerika'ya bak. Rekabet. Yani bu rekabet nasıl sağlanır? Ona bakmamız lazım. Gençleri de yönlendirirken, seçerken de çok iyi seçmek lazım. Çok iyi gözlemlemek lazım. Çünkü neden? Genç eğer iyi güreşçi olmayacaksa bunu yüzüne söylemek lazım. Zaman kaybetmesin. İyi olanların da zamanını almasın. Yani bu tip şeyler var ama inşallah bunlar da düzelir. Şimdi tartışılmaya başladı bunlar. Önceden hiç tartışılmıyordu. Tabii yani bu ekip işi. İnşallah bunlar da düzelir diye düşünüyorum. Çok sağ ol, ayağına sağlık. Güreş adına durdurak bilmeden ülkemizin dört bir yanını adeta geziyorsun ve genç yıldızlar yetiştirme noktasında biz squad ekibi olarak gözlemliyorsun. Yüreğine sağlık. Sağ ol, Bu ülkede Yaşar Kaleler az, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sağ ol. Bu noktada yürekten camiam adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ben de size teşekkür ediyorum. Biz zamanında Avrupa, dünyada güreşirken güreşi anlatan abilerimiz, arkadaşlarımız tabii böyle bazı şeylere gülerdik. O yüzden sizin gibi güreşin içinden gelen arkadaşların bu işlerde olması mükemmel bir şey. İnan bana Yaşar abi, ben abi diyorum sana, hocamızsın, ustamızsın. Böyle her alanda gerek sporcuya, gerek basında bize, gerek antrenörler, ustalara hep olumlu mesajlar, telkinler veriyorsun. Bizi öyle hırslandırıyorsun ki hep doğruya. Hele mesaj attığında diyorum ki Yaşar Kale hocamız bizi izliyor. Aman Recep hata yapma. Çünkü o hatasını yüzüne vuran değil, eleştiri noktasında, doğru yolda gitme noktasında bize güç veriyorsun. İyi ki varsın. Öyle olmalı zaten. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Tabii ben de samimi olarak söylüyorum. Gerçekten siz de çok emek veriyorsunuz. Nerelerde gidiyorsunuz, siz de geziyorsunuz çok. Yani hep beraber. Yani güreşe hizmet etmek için biz güreşten ekmek yedik. O yüzden güreşe karşılıksız hep beraber hizmet ediyoruz. Tahakkül de öyle dedi. Beni ben yapan güreşe borcumu ödeyeceğim dedi. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet değerli Kolay güreş gelsin. severler, canlı yayın konuğumuz Yaşar Kale hocamızdı. Baş pehlivanlar şu anda yarı final salavatlamasındalar. Değerli hocamı protokole uğurlayalım. O da notlarını alacak. Evet sizleri de mücadele baş başa bırakıyoruz. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlıkta yarı final anı. Feyzullah Aktürk, Enes Mandırma ile Samet Özarslan İranlı Abbas'la kapışacak. Değerli güreş severler.
Evet, mücadele başladı. Samet Özarslan ve İranlı Abbas mücadelesi ekranlarda değerli güreş severler. Sivas Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Karakucak Şampiyonası'ndayız. Diğer mücadelede Feyzullah Aktürk, Enes Bandırma mücadelesi. Kırmızı kurdelli İranlı Abbas. Ekranın sağında da Samet Özarslan ve Feyzullah Aktürk ekranlarda. İkili ekranı alabiliriz değerli yönetmenim. Evet değerli güreş severler. Siz ekranlarda kıran kırana mücadeleleri izlerken ekranın sağında İranlı Abbas ve Samet Özarslan, ekranın solunda da Feyzullah Aktürk, Enes Bandırma mücadelesini izlerken canlı yayın kabinimize Atasporumuz güreşe sırtını değil yüzünü dönenlerden, Atasporumuz geleneksel anlamda bizim gerçek sporumuz diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş canlı yayın konumuz. Hoş geldin Sayın Başkanım. Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük karakucak güreşlerini tertip edildi. Sayın Mesut Özarslan, Keçiören Belediye Başkanımız, sizler de orada hazır bulundunuz efendim. Öncelikle Atasporumuz güreş özelindeki duygunuz nelerdir? Tabii popüler sporlar dünyada çok öne çıktı. Çünkü bunların birçoğu maddi ağırlıklı. Ve sanki güreşin de, yani atasporumuzun da biraz geride kaldığı gibi bir görüntü oldu. Halbuki olimpiyatlarda şimdiye kadar altın madalya konusunda en fazla yüzümüzü güldüren bizim güreş milli takımımızdı. Bu yılda Sivaslı yiğidimiz Taha'nın jübilesi olacaktı ve onu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyordu. Evet. Onun için özellikle onu izlemeye gittik. Ama orada hakem bir azizlik yaptı. Vermemesi gereken bir ihtar verdi güreş devam ederken. Taha bronzla yetinmek durumunda kaldı. Bronz maçını da izlemeye gittiğimde orada çok güzel bir ritüel vardı. Taha'nın güreşi bittikten sonra spiker bütün şampiyonluklarını tek tek saydı. Taha ayakkabılarını çıkarttı. Gerçekten böyle göz yaşartıcı bir ortam vardı. Ancak Mesut Başkanım da kendisinin güreşçi olması nedeniyle dedi ki güreşte bu kadar geri kalmamızın en büyük sebeplerinden birisi biraz yağlı güreşe çok önem veriliyor Türkiye'de. Halbuki yağlı güreşten de minder güreşçisi çıkmıyor. Eğer biz tekrar bu güreşi destekleyeceksek karakucak güreşlerini desteklememiz lazım diyerek büyük bir organizasyonu birlikte yaptık. 2000'e yakın orada sporcu geldi ve yarıştılar. Biz de bunu çok desteklemek istiyoruz. Çünkü UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş. Kırkpınar güreşleriyle beraber atasporumuzu bugün Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar nereye giderseniz gidin ki geçenlerde evet, Tataristan'da gördük, Kırgızistan'da gördük. Güreşin çeşitli çeşitlerini de gördük. Karakucak, kuşak güreşi gibi güreşleri de orada gördük. Gördük ki Türk dünyasının en önemli ortak kültürlerinden birisi bu güreş. Binlerce yıldır süregelen güreş ve bu kültürün mutlaka yaşaması lazım. Öyle ki
Eskiden bizde de öyleydi Türkiye'de. Düğünlerde bir vesileyle güreş. Eve misafir geldiği zaman mutlaka çocuklar birbiriyle güreştirilirdi Evet, filan. evet. İşte bu zaman değiştikçe bu popüler sporlar televizyonda etkisiyle yön değiştirdi. Bunlar bizim binlerce yıllık kültür mirasımız. Aynen binlerce yıl öncesinden veya Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden, daha önceki dönemlerden gelen bütün dünyaya kalan tarihi mirasları nasıl koruyorsak, yaşamasını sağlıyorsak, somut olmayan kültür mirasının en önemli ögesi olan güreşimizi de bizim korumamız gerekir diye düşünüyoruz. Bugün de hem Sivas'ta, Sivas Kongresi ile ilgili yapılacak törenlere gelelim. Hem de burada düzenlenen 4 Eylül adına düzenlenen Karakucak güreşlerini izlemek için geldik. Gayet de mekan güzel, yer güzel. Evet. Tebrik ediyorum Evet. emeğe geçen herkesi. Valilikten belediye başkanımıza kadar emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli yönetmenim 3 numaralı görselimiz var. Bizim olduğumuz yere koyabilirsiniz. Onları ekranlara getirelim. Sayın Başkanım sizin bir cümleniz var ki Türk güreş aslında tarihine literatür olarak, düstur olarak geçecek. Şöyle dediniz. Biz yerel yönetimler olarak atasporumuz güreşe yapmış olduğumuz destek lütuf değil zaruriyettir. Evet, yani bu evet. çok güzel bir cümle. Bunu yerel yönetimler nasıl okumalı, biz de nasıl okumalıyız? Daha geniş yelpazede nasıl değerlendirelim? Ben Beypazarı'nı tanıtırken, orada belediye başkanlığı yaparken oradaki yemeğinden, eğlencelerine, oyunlarına, düğünlerine, binalarına, geçmişten gelen binlerce yıllık kültürün yaşaması için çalıştım ve orada biz başarılı olduk. İnsanlar o kültürü korumanın gerekliliğini anladılar. Evet. Dolayısıyla bizim yerel yöneticilerin birçoğu da kendini birçok anlamda öne çıkarmak istiyor. Bu bazı yerlerde, Sivas gibi yerlerde yoğunlukla güreş, başka yerlerde başka şeyler de olabilir. Cirit olabilir. Atçılık olabilir. Evet, atçılık olabilir. Dolayısıyla yerel yöneticiler kendi bölgelerindeki hiçbir değerin ortadan yok olmaması için çalışmalı. Onları korumaya çalışmalı. Çünkü onlar bize emanet. Binlerce yıl geldiğine göre bizden sonra da binlerce yıl bunun devam etmesi lazım. Burası çok önemli. Emanet dediniz. Aslında mirası istediği gibi tasarruf edebilir ama emaneti ihanet etme nokta. Türk geleneğinde bu vardır. Siz emanet dediniz. Çok önemli bir başlık. Şurada da terli tahakküle sarılmalarınız çok anlamlı, çok önemliydi. Bu fotoğraf özelinde değerli büyüklerimizin de organizasyonda yalnız bırakmama noktasında orada iştirak ettiler. Neler söylemek istersiniz? Evet, gayet güzel oldu. Seneye herhalde daha iyi olacak. Çünkü olimpiyatlarda gördük ya hepimiz ümidimizi güreşe bağladık en sonunda. Tabii başarılı olan başka spor dalları da var. Her dalında başarılı olmamız lazım ama... Sol ekrana güreşi koyalım. Şu anda İranlı Abbas'la Samet Özarslan yarı finalde kapışıyorlar. Final için değerli öğretmenim. Evet, devam edelim başkanım. Dolayısıyla orada güzel anlar yaşadık. Gururlu daha anlar. bizim evladımız Evet. tabii ki. Gururumuz, ülkemizin gururu. Ve şu anda güreş yapan herkesle burada gördüm. Herkes geliyor, saygıyla elini öpmek istiyor. Herkes saygı duyuyor. Onların rol modeli oldu. Yani Bu arada Samet Özarslan araya giriyorum efendim. İranlı Abbas'ı bastırdı. 1-0 önde. Eğer böyle biterse finalist olarak Feyzullah Aktürk'ün rakibi olacak değerli güreş severler. Samet Özarslan İranlı Abbas'ı bastırdı. Süre bittiği takdirde adını finale yazdıracak. Sayın Başkanım siz... Yani şeyden bahsediyordum, Evet. rol modelleri. Evet başkanım. Bugün çocuklar ayağına top alan kendisine Ronaldo'yu, Messi'yi rol model olarak görüyor. İşte bizim de güreşte özellikle gençlerimizin rol modeli eskiden Ahmet Ayık'tı. Sağ olsunlar, onlar da çok değerli şampiyonluklar getirdiler. Şu anda bu neslin en büyük rol modeli Taha ve Rıza'dır. İnşallah biz de onların adını verdiğimiz çok güzel bir tesis yaptık. Ben tabii yurt dışındaki tesisleri görmedim ama Taha ile Rıza Avrupa'nın da en güzel tesisi Asken'in tesisleridir. Daha onu da şu anda geliştiriyoruz. Aynı zamanda Karakucak konusunda da Mesut Başkan'la aynı çalışmaları devam edeceğiz inşallah. Sayın Başkanım şimdi yakında çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. 15 Ekim'de değerli güreş severler Gazi Anma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük önderimizin ismini atfen Gazi'yi anma yağlı güreşleri 15 Ekim Pazar günü değerli başkanımız Mansur Yavaş himayelerinde tertip edilecek.
Büyük bir organizasyon. Evet, oraya da güreş severlerin hepsini bekliyorum. Bunu her yıl devam edeceğiz. Dediğim gibi atlı sporumuzu mutlaka desteklememiz lazım. Ankara'da cirit yok mesela. Evet. Yani yapmak isteyenler mutlaka, çünkü Ankara'da Erzurumlar, başka bölgelerin dernekleri var. Onlar da yapmak isterlerse, uygun ortam bulursa onlara da yardımcı oluruz, ama şu anda yapabileceğimiz en kolay şey güreş olduğu için sonuna kadar destekliyoruz. Sadece organizasyon noktasında değil değerli başkanım, orada kalıcı bir yağlı güreş stadı kurdunuz. Tesis evet, kurdunuz. evet. Bu Türk güreşinin belki de en büyük kazanımıydı. Evet. Oraya bir gelebilir miyiz? Bu örnek olması noktası çünkü çok önemli Sayın Başkanım. Şöyle, bunlar Eksikliğimiz var. çok maliyetli şeyler de değil. Yani bir futbol sahasına harcadığınız paradan çok daha azını harcıyorsunuz aslında. Dolayısıyla bunu hemen hemen her belediye yapabilir. En azından eğitim alanı olarak da yapabilir. Öncelikle tabii bu sporun desteklenmesi lazım. Derneklerin desteklenmesi lazım. Belediyelerin bunu desteklemesi lazım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde karakucak güreşleri de gördük. Çok sayıda belediye, küçük ilçe belediyelerinden bile çok güreşçi geldi. Demek ki bu biraz oradaki yerel yöneticinin hassasiyetiyle ilgili bir şey. Evet, organizasyon. İnşallah biz tarihi kentler bir toplantılarında veya diğer toplantılarda görüştüğümüz zaman bu sporu desteklemeleri konusunda kendilerine tabii ancak tavsiyede bulunabiliyoruz. Evet, ayrıca değerli güreş severler, o muazzam tesisin ismini de baş pehlivanımız Şaban Yılmaz ismini atfen yapmış olması, Evet. geçmişe ve değerlerine sahip çıkma noktasında Evet. camiam adına Evet, teşekkür ederim. yağlı Sayın Başkanım. güreş olarak Şaban Yılmaz tesisi, diğer minder güreşi için yaptığımız tesislerde Tahakkül Rıza Kayaalp tesisleri. Evet değerli güreş severler, ayrıca güreşin orada bir numaralı en önemli mihmandarı Sayın Abdullah Çakmar hocam da çok deneyimli, çok donanımlı birinin orada olması da Aski Spor Kulübü'nün de bu anlamdaki zirvede oluşunun bir göstergesi. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Bu Buraya kadar vesileyle- gelmeniz çok önemliydi. Estağfurullah. Kırkpınar'a da geliyorsunuz. Dolayısıyla Kırkpınar'a Ataspor'un... gidemedik maalesef. İnşallah seneye oraya da gideceğiz. Biz hem dedik buradaki önemli gün 4 Eylül için Sivas Kongresi'ni hem analım. Ben gelmemiştim daha önce. Sadece bir sefer bir mitinge geldim ama böyle geniş bir şekilde gelip buradaki tarihi eserleri falan görmemiştim. Şimdi Vali Bey'imizi ziyaret ettik. Belediye Başkanımızı da ziyaret edeceğiz. Yarın kongre binasını da göreceğiz. O havayı teneffüs etmek istiyoruz. Ülkenin o günkü şart ne kadar zor şartlarda kurulduğunu. Bu arada İranlı güreşçi Abbas çift aldı. Boyundurukla karşılık verdi Samet Özarslan. İranlı güreşçi Abbas mı Samet Özarslan mı? Bir kravat oyunuyla Samet Özarslan finalde Feyzullah Aktürk'ün rakibi oldu. Bakalım bizim anlatmış olduğumuz gibi mi karar verecek hakemler, bakıyoruz. Değerli güreş severler, bakın boyundurukla burada aktardı mı İranlı Abbas'ı Samet Özarslan, yoksa puan mı aldı İranlı Abbas? Bakıyoruz, tam bu noktada aktardı, kravat oyunuyla, boyundurukla aktardı. Kule bir karar verecek hakemler. Sayın Başkanım Evet, çok teşekkür bütün ediyoruz. güreşçileri tebrik ediyorum. Çok sağ olun, Sizleri var de olun. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah 15 Ekim Pazar günü Ankara'da Gaziyan'la yağlı güreşte, evet. orada güreş severleri davet edelim mi sizin ilk ağızdan? Buyurun. Bütün güreş severleri davet ediyoruz. Evet, canlı yayın konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tı. Çok samimi ve içten açıklamalarla atasporumuz güreş özelinde ve diğer atasporlarımız özelinde Ankara'da spor yapmayan genç kalmayacak. Tesisleşmede ve antrenörler noktasında, lisanslı olma noktasında bir çığır açtı Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a. Gönülden teşekkür ediyoruz ve protokoldeki yerine uğurluyoruz Sayın Başkanımı. Sağ olun, var olun başkanım. 80 kilo. Evet, 80 kilo pehlivanları. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, 80 kilogram final pehlivanları. Her meydanında yerlerimizi alalım. Evet değerli güreş severler, finalin adı Feyzullah Aktürk ve Samet Özarslan oldu. İranlı güreşçi Abbas'ı boyundurukla aktardı ve adını finale yazdırdı Feyzullah Aktürk'le. Değerli görev severler, kıymetli konuklarımız, 75 kilo final.
İşte Feyzullah Aktürk adını finale yazdırdığı, Enes Bandırma'yı yendiği o anlar İçpaşa'dan Sırtaş'a. Net bir galibiyetle Feyzullah Aktürk, Yankazık İçpaşa'da baş pehlivan Avrupa Dünya Şampiyonu Feyzullah Aktürk finalde. Ve şimdi de Samet Özarslan'ın o son anlarda boyundurukla İranlı rakibi Abbas'ı boyundurukla aktarmış olduğu o son anlar ekranlara gelecek. Değerli yönetmenim. Tokat Çat Belediye Başkanı Sayın Ali Ferit adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Bekir Demirtaş. Tokat Çat kasabası. Gecören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan Bey pehlivanı. Bakın iç kazık ters başada çok güçlü yakalamış Feyzullah Aktürk. Sertaç Üngür. Yiğidolar şehri Sivas Bursu. İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen. Ama kendini beğenme. Fidan büyüt, karın doyur, yetim besle. Ama kin besleme. Al, ev al, araba al, ne alırsan al. Ama hiçbir zaman alma. Oku, okumaktan zarar gelmez. Kitap oku, gazete oku, mecmua oku, ne okursan oku. Ama beddua okuma. Oyna, horon oyna, zeybek oyna, misket oyna, ellik oyna. Ne oynarsan oyna, ekmekle, namusla oynama. İnsanoğlu Yüce Allah'ın yarattığı en şerefli varlıktır. Kimi olur Allah'a kul, beni de soracak olursanız, Tokat, Turhanlı Cazgırınız, Bünyamin Kurtul. Sürçülisan ettiysek affola. Evet, alt sikletlerde de finaller salavatlanıyor şu anda. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına, final pehlivanlarına hep birlikte alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Davullar devam. Evet, büyüklerden dereceye giren pehlivanlarımız madalya töreni için hırkıklarla beraber kürsü yanında yerlerinizi alınız. Büyüklerden dereceye giren pehlivanlarımız hırkıklı bir şekilde kürsü yanında yerlerinizi alınız. Evet, büyükler 55-60 kilogramda Zafer Murat Uzun, Barış Ülsan, Yavuz Fatih Şantürk, Ali Karadoğlu. 65 kilogramda Durgun Mehmet Eroğlu, Furkan Üçoluk, Cafer Duyum, Hacı Mehmet Çam. Çok adeli madalya töreni için kürsü yanına geliniz.
müdür buyursun efendim. Evet, davullar, davullar. Kıymetli misafirlerimiz, kurban olurum şanlı bayrağımın yıldızına, hilaline. Görmüş olduğunuz yiğit, koç yiğit Türk aslanları gidiyorlar. İkinci uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinde 80 kilogramın finaline. Ankara Türkiye Kömür İşletmeleri Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aslan Türk oto yıkama sahibi Ömer Çomruk adına güreş yapıyor. Ömer Faruk Çayır, Kahramanmaraş. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Coşkun Keleş, Yiğidolar şehri Sivas Yıldızeli. Pehlivan! Pehlivan! Pehlivan yürürken kollarını açar. Teşref çıkan eller havalarda uçar. Bazıları rakibinden kaçtıkça kaçar. Yiğit olan rakibe koşa, koşa güreşir. Kara kucak biter sırt gelse yere. Yenik dirgahında göbek gün göre. Milli mayo giyip çıkan mindere ya puana ya da tuşa güreşir. Buna ar meydanı derler. Yiğide pazar. Maşallah diyelim, hiç birine değmesin nazar. Türk İslam tarihi bunu böyle yazar. Peygamber, peygamber padişah başa güreşir. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. 80 kilogram final pehlivanlarımıza hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. 65 kilo 3. Durdur Mehmet Eroğlu, Gürkan Çoluk, Cabbar Duyum 2. Hacı Mehmet Can 1. olmuşlardır. Madalyalarını vermek üzere Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Yiğitlerin yiğit evladı Taha Akgül'ümüzü arz ediyorum.
75 kilo. 3. Ali Can. 3. Muhammed Yılmaz. 2. İsmet Çiftçi. 1. Mutlu Can. Evet. Kilonun madalya ödüllendirmek üzere Avrupa şampiyonumuz Sivas Belediye Spor Müdürümüz Arif Kama'yı arz ediyor. Buyursunlar efendim. Evet, şu anda Sertaç Üngör ve Bekir Demirtaş mücadelesini izliyorsunuz. Sertaç Üngör ekranlarda. Şu anda tam önümdeki güreşi alalım değerli yönetmenim. Bekir Demirtaş ve Sertaç Üngör mücadelesi. Evet, kırmızı kurdalli Sertaç Üngör, rakibi Bekir Demirtaş ekranı sağında. Madalyalarını vermek üzere Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özaslan Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Ekranın solunda Bekir Demirtaş ve Sertaç Üngör. Birincilik final mücadelesi. Kırmızı kurdaleli Sertaç Üngör. Ekranın solundaki de Bekir Demirtaş. Ekranın sağında da alt sikletlerin finalleri. Sağlık görevlisi Sayın Doktor'un Tam ekran alabiliriz. Değerli yönetmenim, soldaki mücadeleyi her an puan çıkabilir. Evet, baş pehlivanlar da final müsabakası için anons ediliyor. Sistem ve 90 kilo cincirleri
Ekranın solunda Bekir Demirtaş, sırtı bize dönük olan Sertaç Üngör. Puan alan güreşçi sikletinde birinci olacak. Değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler, siz mücadeleleri izlerken Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kara kucak güreşlerini tertip eden, organizasyonunu yapan ve kara kucak güreşleri için bir milat olan Ankara Keçiören Taakül ismine atfen tertip edilen kara kucak güreşlerinin baş mimarı, Sivas Porsuk Köyü'nün milli güreşçisi Osman Yıldız'ın yeğeni pehlivan Yıldızeli Geynik Köyü. Yıldızeli Geynik Köyü Pehlivan Başkanı, Ankara Keçiören Belediyesi'nin değerli başkanımız Doktor Hacı Sayın Osman Yıldız'ın Mesut yeğeni. Evet, Hacı Osman Yıldız'ın yeğeni. Porsuk Köyü'nün evladı. Evet, Sayın Mesut Özarslan canlı yayın konumuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz başkanım. Cumhuriyet Kıymetli tarihine üstadım. bir damga vurdunuz, bir milat oldu kara kucak güreşleriyle. Rabbiye Mevla'ya şükürler olsun, bizlere nasip oldu bu iş. Biz güreşin içerisinden gelen bir Sivas'ın evladıyız. Bugün de burada bulunmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Dediğimiz gibi kara kucak güreşleri Türk'ün öz kültür kodlarına bağlı güreşleridir. Biz bunları desteklemeye devam edeceğiz. Bizim geçenlerde yaptığımız güreşlerde de bunu destekleyeceğimizi beyan etmiştik, biliyorsunuz. Evet, evet. Ve her türlü maddi manevi desteğe de devam ediyoruz yani Değerli Sivas'ımız öğretmenim, adına. 3 numaralı görseliniz ekranlara gelsin. Siz sadece oturup böyle makam koltuğunda belediye başkanının profilinin dışında bir profil ortaya koydunuz. Olimpiyatlara gidip tüm yiğitlerimizi, tüm oradaki milli sporcularımızı orada desteklediniz. O ambiyansı Keçiören Er Meydanı'na taşıdınız. Bugün buraya getirdiniz. Bu nasıl bir döngü, nasıl bir uhrevi ve milli manevi değer Sayın Başkanım? Buyurun. Öncelikle maneviyat şehri, Cumhuriyet şehri Sivas'tan bahsetmek gerekirse 4 Eylül'de yarın yapılacak olan 4 Eylül bizim için hem Cumhuriyet'in kurulmasında hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği Final bu güreşini alalım ülkemize değerli öğretmenim ilişkin, sola. Evet. ilişkin yani onur gururcu verir bir şehirdir Sivas, biliyorsunuz. Bu
Sivas'ın tekrar bu güreşlere kavuşması, desteklenmesi bizim açımızdan önemli. Ankara'nın da biliyorsunuz mevcuttaki belediye başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Başkan'ın da bizimle birlikte gelip böylesine bugün de bu güreşlere destek vermesi de apayrı bir gerçekten de bir destek olarak görüyoruz Sivas'ımıza. Az önce röportajda dedi ki Sayın Mesut Özarsan çok büyük organizasyon beraber imza attık, her zaman yanında olacağım dedi. Tabii ki ve büyüterek gideceğiz. Biliyorsunuz üstadım Megan ve ödüllerimiz yüksekti ama onu daha orantısal olarak ev vereceğiz, söz verdik. Tamam ama yönetimimize karar alacağız dediniz. Tabii aldık. Şimdi şunu belirleyeceğiz. 2+1 mi, 3+1 mi, 4+1 mi, kaç metrekare, nasıl olacak? Şimdi onun niteliğini belirleyeceğiz. Şimdi Sayın Başkanım, geçen hafta Keçiören'deydik. Cumartesi günü Doğanşar'daydık. Evet. Bugün buradayız. Dolayısıyla Karakucak güreşlerinin sizin o katmış olduğunuz değer ve saygınlık ve kazanımla birlikte inanılmaz bir popülariteye doğru yükseldiğini gözlemliyoruz. Siz bu konuda geri dönüşler neler oldu efendim? Çok oldu. Öncelikle Doğanşar dediğiniz için Türk güreş tarihinin efsane ismi. Hem Dünya Olimpiyat Şampiyonu, hem senelerdir Güreş Federasyonu Başkanlığını yapmış. Kıymetli hemşerimiz. Aynı zamanda Filas Başkanlığı yapmış. Sayın Ahmet Ayık büyüğümüze, ağabeyimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz 8 buradan. 8 numaralı fotoğrafın ekranlara gelsin diye. Evet buyurun. Evet. Neler yaşandı? Ziyaret ettiniz efendim. Aslında bu hafta ikinci kez Sivas'a Evet, ikinci kez. Aslında Doğanşar güreşlerini birebir üstadımıza söz verdik. Orada birebir dedik gidelim, izleyelim ama kendisinin burada nekahat döneminde dinlenmede olduğunu kendisiyle beraber olduk. İnşallah seneye daha dinç ve dinamik bir şekilde hem Keçiören'imizi hem Doğanşar'ımızı hem de rahmetli Muhsin Başkan'ın adına düzenlenen bu geleneksel güreşlerimizde beraber olmayı yani yeğliyoruz. Allah Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür verirse daha çok bu güreşleri beraber izleyeceğiz. Şimdi şöyle, biz o güreşleri yaptıktan sonra bazıları rahatsızlık duydu ama %99'u mutluluk duydu. Rahatsız olanları şundan rahatsız. Ya bu işi parasal aylık mesleğe dönüştürmek isteyen bazı güruhlar vardı. Biz bu güruhlarla mücadele ediyoruz. Ben inanıyorum, biliyorum ki bizim federasyonumuz da bu konuya ilişkin bizimle birlikte düşünüyor. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu. Evet, bizimle birlikte aynı kanaatte, aynı düşüncede. Biz artık bunu birilerinin böyle maaşlı gelir kapısı olmaktansa Türk güreşinin yiğit meydanlarda, Hazreti Hamza'nın er meydanında, yiğit Türk'ün er meydanında olmasını yeğliyoruz. Yani bu işler şike, haram, böyle mübarek ve rahmani bir spora yakışmıyor. Türk'ün öz kültür kodlarına yakışmıyor. Bunu yine yeniliyorum. Yenilemeye de devam edeceğiz. Ve şunu unutmayın. Benim gibi düşünen herkes de artık bunu haykırmaya başlayacak. Bundan sonra izleyeceksiniz. Ve dönüşlerde herkes haklısın, yanındayız. Biz de senin gibi konuşacağız. Bundan sonra haykıracağız. Belki bunları biz kendi içimizde konuşuyorduk ama basına, medya böylesine sahalarda konuşmuyorduk diyorlar ama konuşacaklarını söylüyorlar. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Sayın Şahin Okur şunu dedi: biz hep birlikte, bütün atasporunla birlikte yükselmeye, yüceltmeye, kimler taş üstüne taş koyuyorsa başımızın üstünde yeri var dedi ve biz bu noktada federasyon olarak ilkeler ve kurullar bizi yönetecek dedi. Allah razı olsun. Şahin Başkan çok hassasiyetli. Yiğit bir Maraş evladıdır. Bu harmanlardan gelme bir insandır. Yiğittir, delikanlıdır. Karakucak başpehlivanı. Evet, başpehlivanıdır. Gerçekten de bu işi özümsemiş ve Yiğit Türk evladıdır. Sağ olsun, gurur duyuyoruz onun da öyle bir insanın o federasyonda olmasından. Beraber çok işler yapacağımıza inanıyoruz önümüzdeki dönem. Biz şunu diyoruz: gelin Rahmaniyet aslında mindere dünya şampiyonu yapmaya, olimpiyat şampiyonu yapmaya, Avrupa şampiyonu yapmaya insanları buradan götürelim diyoruz. Bu işe önem verirsek o iş tekrar önemli kılınacaktır. Bu noktada da biz maddi olarak da manevi olarak da vaktimizi, zamanımızı bu işe harcayacağız. Buradan
Ve hem memleketime hem de Türkiye'ye söz veriyoruz Evet yani. Sayın Başkanım, Alparslan Özaslan. Amcamın oğludur kendisi. Yeni ağa oldu. Burada ağırlık 100-200 bin lira giderken siz bir dokunuş yaptınız. Burası Er Meydanı. Burada Evet. hakikaten herkes her şeyini ortaya koysun dedi ve Alparslan Özaslan da hemen taşın altına elini koydu. Ya tabii yani şimdi 100-200 bin liralar Sivas'ımıza yakışmaz. Yani şuranın desteklenmesi lazım. Amcam, öz amcamın oğlu, beraber de büyüdüğüm bir şahsiyettir. O da Türk milliyetçisi, vatan millet sevdalısı yani bir insandır. Yani o da kendi fedakarlığını koydu. Yani güzel bir Sivas'a yakışır bir rakamdan ağa oldu. Bizi onur ettiği için de kendi şahsına teşekkür ediyorum Değerli burada. öğretmenim 7 numaralı görselimiz gelsin ekranlara da. Finaller başladı ama siz atasporlarımız özelinde çok büyük projeler ortaya koyuyorsunuz. Kulüpleşmenin önünü açtınız. Bağlum Spor Kulübü'nde güreş kulübü kurdunuz. Ama bakın Halil Mutlu da ziyarete geldi. Şimdi evet. başka branşlara Dün geldi. Da, evet. Başka branşlara da yani önem vereceğiz. Keçiören'de gençliğin sağlıklı birey olabilme noktasında da doktrin ortaya koyuyorsunuz Sayın Başkanım. Halil Mutlu biliyorsunuz en fazla madalya alan sporcularımızdan birisi ülkemiz adına. Olimpiyatlarda, evet. Olimpiyatlarda. Evet. Şimdi biz Halil Mutlu belki kendisini ifade edememiş bir sporcu, ya reklamını daha doğrusu yapamamış bir sporcu olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde izleyin. Kendisini Keçiören Belediyesi'ne bir teklifte bulunacağız. Allah nasip ederse spor noktasında da bize danışmanlık yapacak bir statüye getirmeyi planlıyoruz. Şu an biz kendisine dün bu teklifi yaptık. O da biraz düşüneceğini ve karar vereceğini söyledi. Harika. Eğer kabul ederse bizi çok memnun edecek. Bu noktada da Halil Mutlu gibi de halterde bizim göğsümüzü kabartan bir milli sporcumuzu bizim gücümüze güç katacağını düşünüyoruz. Ve halterde de şu an sönümlenmiş, bitmiş olan halterden bahsediyoruz biliyorsunuz. İnşallah Halil Mutlu hocamızdan da şampiyonumuzdan da büyük yol kat edeceğimize inanıyoruz. Ankara'nın parlayan yıldızı Keçiören Belediyesi'nin çalışkan, güler yüzü ve mütevazi belediye başkanı Sayın Mesut Özarslan birçok çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. İşte Ahmet Ayık değerli büyüğümüzü ziyarette bulunmuştunuz. Evet bulundum. Kıymetli hocama tekrar Yüce Mevlam'dan şifalar diliyorum. O çok yiğit bir insandır. Bu işe gönül vermiş insandır ama özünden vermiş insandır. Ayrıca çok realist, hakiki düşüncelere sahip insandır. Gerçekten de çok büyük katkılar verdi. Biz de onun gibi düşünüyor, onun gibi hareket ediyoruz. Ahmet Ayık hocam yeter ki başımızda olsun. Yeter ki bu işleri biz onun etrafında yapalım ama doğru işler yapalım. Yani artık şu çayırlar dünya şampiyonasına, olimpiyat şampiyonasına giden yol olsun istiyorum. İnşallah olacak. Son olarak Allah'ın Sayın Başkanım, izniyle. gençlerin sportif anlamda çok büyük bir proje ortaya koydunuz ve sporun içinden gelmiş Erhan Cihangiroğlu gibi birine teslim ettiniz sporu. Şimdi tesis seçme noktasında güreş sever mesaj yolluyor. Yeterli mi? Son olarak bu şekilde veda edelim. Yeterli anlamda tesis seçme karşılayacak mı sportif branşları Keçiören'de? Şöyle öncelik güreş bizde. Güreşe önem vereceğiz. Peşinden halterdir, tekvandodur, ferdi sporlara önem Sayın veren. Mansur Başkan okçuluk ve atçılıktan da Evet, bahsetti. okçuluğu biz de destekleyeceğiz. Atçılık noktasında Bağlum'da büyük bir yer planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlıyoruz. Harika. Okçuluğu da ayrı ayrı, altyapısı bizde, üst yapısı Büyükşehir'de olmak üzere planlıyoruz. Yani bu ikili, bu beraberliği devam ettireceğiz. Şöyle Erhan Cihangiroğlu'na gelirsek, kıymetli hemşerimiz Yıldız50, o güreş camiasından gelmiş, Avrupa üçüncüsü olan, yani milli sporcumuz, bu işi biliyor, bu işe önem veriyor. O yüzden biz de onu spor müdürümüz yaptık. İşi liyakatıyla yapıyor, ahlakıyla yapıyor ve bundan sonra da çok sporcuyu bir araya getireceğiz ve inşallah Türkiye'mizdeki o şanlı Türk bayrağını göklere çıkartacak sporcuları yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah Sayın Başkanım. Bu arada Kanal 58, Ekin Türk TV ve Nokta TV ortak canlı yayın ağındayız ve birçok sosyal medya portalında ortak canlı yayın ağında. Ben Erhan Cihangiroğlu özelinde de bir cümle kurmak isterim. Şahsımın kariyeri noktasında çok önemli dokunuş yaptı. Milyonlar önünde kendisine teşekkür ediyorum bir kez daha. Yüreğinize sağlık Sayın Başkanım. Sağ olun. Liyakatlı Sağ olun ekibiniz var. üstadım. Çok dağılımlı ekibiniz var. Daha iyi olacak inşallah. Ben şunu anladım ki, ben kapanış yapmak istiyorum bu noktada. Ankara Keçiören Belediyesi'nin tüm branşlarında bu arada bir günde kılçık Samet Özarslan kazanan Feyzullah Aktürk oldu. Değerli güreş severler ve baş pehlivan oldu. Ankara Keçiören Belediyesi'nin bu arada benim
Benim adıma güreşiyor. Evet, Feyzullah Aktürk. Sayın Başkanım, yüreğinize sağlık. Allah İyi ki razı varsınız. olsun. Kıymetli Sivas hemşerilerime öncelikle selam ve saygılarımı sunuyorum. Tüm Türkiye'ye hürmetlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle programlar sunuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. 15 Ekim'de Gazi'yi Sağ olun. anma şenliklerinde, güreşlerinde inşallah olacaksınız. İnşallah. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Tabii ki olacağız. İnşallah orada ASKİ buluşuruz. Spor As Başkanıyım. Güreşten Biliyoruz, sorumlu. Biliyorum. evet, Mecbur evet. orada olacağız. Evet, Desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben Değerli teşekkür güreş severler, ediyorum. Sağ canlı olun, yayın var konuğum olun. Ankara Keçiören'in çalışkan, güler yüzlü, mütevazi ve pehlivan belediye başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'dı ve baş pehlivanların madalya seremonisiyle biz sizleri baş başa bırakıyoruz. Kendisini de uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Abbas Lazari, 3. Kahramanmaraş'ta Lezzet Bandırma, 2. Tokat'tan Samet Özaslan ve 2. Manisa Akhisar'dan Feyzullah Aktürk. Baş pehlivanlarımızın ödüllerini takdim etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'ye davetimi arz ederim. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi'yi Feyzullah Aktürk, Ankara Keçiören'de olmuş olduğu gibi, Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda da olmuş olduğu gibi, bugün de zirvede. Sivas Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilen Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinin baş pehlivanlığına ulaştığı Feyzullah Aktürk, 2. Samet Özarslan, 3.'ler değerli güreş severler Enes Bandırma ve İranlı Abbas, ekranın en sağ köşesinde. İran 3.lükle bugün yetindi. Değerli güreş severler. Ve şimdi de madalya seremonisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Abbas Lazari, 3. Kahramanmaraş'tan Muhammed Enes Bandırma, 2. Tokat'tan Samet Özaslan ve 1. Manisa Akhisar'dan Feyzullah Aktürk. Evet, yine Refahiye Belediye Başkanımızı da podyum yanına davet ediyoruz. İşte bakın baş pehlivanlık nasıl gelmiş. Künde atmak isteyen Samet Özarslan kılçık oyunuyla karşılık verdi Feyzullah Aktürk. Ve işte bakın risk aldı ama künde atmak istediğin isim yağlı güreşte de baş pehlivan Feyzullah Aktürk. Orada kılçığı yetiştirdi Feyzullah Aktürk. Baş pehlivanlığa uzandı. Evet, yine kıymetli Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun Beyefendi bu yıldan itibaren 3 yıl üst üste baş pehlivan olan baş pehlivanımıza ebedi olarak teslim edilecek olan kemer de yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi tarafından takdim edilmiştir. Evet, şimdi kıymetli büyüklerimizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Keçiören Belediye Başkanımızı, şampiyonlarımızı, Sivas Belediye Başkanımızı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimizi, ağamızı ve organizasyonumuzu üstlenen organizatörümüz Zafer Taşbilek Hocam'ı, kıymetli şampiyonlarımızı podyuma davetini arz ediyorum. Evet, şampiyonumuz, Avrupa şampiyonumuz Arif Kama Müdürü. Sizi de alalım. Kulüp başkanımız. Evet. Basın mensuplarımız şu anda iyi değil mi efendim? Şimdi ben affınıza sığınarak kıymetli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız alanınıza teşrif ettiler ancak güreşlerin durmaması adına bir selam
konuşması yapmadılar. Eğer uygun görürlerse, ters boyunlarsa bir iki kelam alabilir miyiz Sayın Genel Başkanım? Evet sevgili Sivaslı, hayırlı akşamlar. Evet gördüğünüz güreşin atasporumuzun birleştirici gücü. Sözü oysa ki cazgırımız Sayın Mustafa Destici'ye vermişti ama sözü kendisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a verdi. İşte bu atasporumuz güreşin en güzel fair play yönü. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah nice tahalar, nice rızalar, nice başarılı güreşçilerimiz olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, Keçiören Belediye Başkanım, milli sporcularımız, Tahakkül orada, Rıza Kayalp orada. Bizim yiğitlerimiz. Feyzullah Aktürk baş pehlivan. Ekin Türk TV, Kanal 58 ve Nokta TV ortak canlı yayın ağında uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerini gün boyu ekranlara getirdik. Sizler için değerli güreş severler. Cumartesi ve pazar günü Elmalı Yeşilyayla CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabını oluşturacak olan Elmalı Yeşilyayla yağlı pehlivan güreşleri sezonun en heyecanlı, kıran kırana, nefes nefese ve soluk soluğa mücadelelere sahne alacak. Değerli güreş severler, biz bugün buradan bunun sizlere müjdesini verelim. Megastar Ali Gürbüz'e de bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. İnşallah eskisinden çok çok daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çayırlara dönüş yapacak. Kıymetli Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım. Ama tabii ki onun güreşememiş olması bizi ne kadar üzdüğünü tarif edemem, anlatamam. Türkiye Alı Güreşi'nin çok çok büyük bir değeri kendisi. Ancak onun güreşemiyor olması da bir anda planları alt üst etti. Ve puan skalasında 41 puanla Yusuf Can Zeybek, 39 puanla Enes Doğan bir anda şampiyonluk potasına göz dikmiş oldular. Kıran kırana mücadelelere sahne alacak. Belki ikisi de yarı final ya da çeyrek finallerde elendiği takdirde Ali Gürbüz katılmadığı bir organizasyonun şampiyonluğuyla belki de buruk bir sevinç yaşayacak, bilemiyoruz. Ama üzüntü verici şudur ki altın kemerinin ebedi sahibi olabilmek için 3. yıl bu yıl çayıra çıkacaktı. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'na maalesef yaşamış olduğu sakatlık sonrasında bu hayali dramatik bir sona buldu. Cumartesi ve pazar günü Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı tarihi günlerinden birini yaşayacak. Burada önemli olan bu çayırlardan minderlere gidecek, insanlarımıza destek vermek. Evet, Sayın Mesut Özarslan az önce yapmış olduğumuz röportajda da dile getirdiği gibi dünya minderlerine uluslararasında en büyük kazanç bu Karakucak, bu çayırlardan çıkacak dedi ve bunu da yeniliyor. Her türlü desteği veriyor. Hem aski sporumuza hem Keçiören bağlı sporumuza biz döneceğiz. Söz verdik Keçiören'den. Sivas'ımızda da her sene destekleyeceğimizi buradan beyan ediyoruz. Bu noktada da Allah Yüce Mevlam bu çayırlardan bu güreşleri ve sporu eksik etmesin. Hamza meydanlarından salavatları eksik etmesin. Bu arada cumartesi ve pazar günü TRT Spor Yıldız ve TRT Spor'dan Elmalı Yeşilyayla yağlı pehlivan güreşleri canlı olarak ekranlara gelecek. Bu noktada Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk ve Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Aydın tüm güreş severleri Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'na davet ediyor. Tarihe tanıklık yapma adına. Bizler de sayın başkanlarımızı göndermiyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu. Özür diliyorum sayın genel başkanım. Evet, Sayın Destici sözünü diğer başkanlarımıza vermişken son olarak Cazgır Mehmet Tokur unuttu.
konuşmasını yapmak üzere. Evet. Ve tabii ki bu güreşlerimizin asıl kahramanı pehlivanlarımız, güreşçilerimiz, en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsini sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, bu yıl Şehit Muhsin Başkanımız adına ki kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. İkincisi düzenlendi Karakucak güreşlerimizin. Geçtiğimiz yıl da buradaydık. Geçtiğimiz yılki güreşlerimizin buradaki organizasyonu... Hava oldukça soğudu. Değerli güreş severler. Feyzullah Aktürk'le röportaj yapacaktık ama hava oldukça soğudu. Şu anda 20 santigrat derecede. Hasta olmasını istemiyoruz çünkü 4 gün sonra Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda özellikle Feyzullah Aktürk son 16'da şu anda puan skalasında. Hedefim ilk 8'deki yerimi garantilemek istiyorum. Ama başpehlivanlık neden olmasın demişti benimle yapmış olduğu röportajda. Dolayısıyla Feyzullah Aktürk'ü üşümesini bakın ısıtmaya çalışıyor vücudunu. Ben röportaj almayacağım değerli güreş severler. Affınıza sığınıyorum. Feyzullah'a da birazdan söyleyeceğim. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda başpehlivanlığın arzuluyorum demişti Feyzullah Aktürk. İnşallah bunu devam ettireceğiz. İlk hedefi seri başı olma noktasında ilk 8'de tamamlamak. Ama başpehlivanlıkta olursa neden olmasın diyor Feyzullah Aktürk. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu adına bisiklet turnuvası düzenliyordu. Bu daha sonra kaldırıldı. İnşallah onu da tekrar başlatacağız ve şehit liderimizi her alanda yad etmeye, anmaya devam edeceğiz. Tabii güreş önemli. Neden? Çünkü şehit başkanımız da aynı zamanda bir güreşçiydi. Hem lise yıllarında hem Ankara'da veterinerlik fakültesinde bizzat bu güreşi yapmıştı. Ve çok da maç kazanmıştı. Dolayısıyla da onun adına böyle bir organizasyon yapılmasının bu anlamda da çok önemli bir değeri ve kıymeti olduğunu da buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tabii burada Taha Akgül şampiyonumuz var. Rıza Kayal şampiyonumuz var. Diğer şampiyonlarımız var. Onlara da biz milletimiz adına ve ülkemiz adına, insanımız adına teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi hep gururlandırdılar. Bütün güreşçilerimize teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu bu aziz Türk milletini kim gururlandırmışsa o ay yıldızda al bayrağımızı kim göndere çektirmişse ki şimdi de biliyorsunuz para oyuncularımız, paralimpik oyuncularımız bu işi yapıyor. Hepsine şükranlarımı sunuyoruz. Tabii bugün Karakucak güreşlerinin final müsabakalarını hep birlikte takip ettik ve işte kahraman güreşçilerimiz burada. En büyük alkışı bu arkadaşlarımıza istiyoruz. Kendilerini bir kere daha tebrik ediyorum. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Upur, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde yer alan Uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Şampiyonası'nda tüm teknik ekibiyle birlikte burada kusursuz bir organizasyona omuz verdiler Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak. Onun için sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tekrar sizleri ve başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sivas Belediye Başkanımız, Keçiören Belediye Başkanımız, Refahiye Belediye Başkanımız olmak üzere bakın Sayın Mustafa Destici bahsetmiş olduğu o pehlivan, merhum pehlivan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu fotoğrafını değerli yönetmenim hazır olduğunda ekranlara verecek. Kırmızı noktayla işaretlenmiş fotoğrafında o şekilde veda edeceğiz. Evet, bizler de kıymetli belediye başkanlarımıza, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımıza bu anlam yüklü, çok güzel verdikleri mesajlardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim hemen göndermeden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Beyefendi adına
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur Beyefendi tarafından Keçiören Belediye Başkanımız, öncelikli olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi. Evet, Sayın Şahin Opur, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş adına bir maket kısmet hediye ediyorlar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza da maket kısmeti hediyelerini takdim ettiler Sayın Şahin Opur ve Adem Uzun Sivas Belediye Başkanımıza ve Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a da maket kısmetini hediye ediyor Sayın Şahin Opur. Milli takımı adına yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur Beyefendi tarafından beratı takdim ediliyor efendim. Evet, kıymetli misafirlerimiz, malumunuz bu organizasyon Evet, Şehit Dava Adamı şu anda Şehit Genel Başkanımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenmişti ve onun anlamlı iki sözüyle bitirmek istiyoruz. Türk ata bindiğinde Alparslan'dır, Yavuz'dur. Attan indiğinde ise Mevla'dır. Evet, bakın Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ekranın sağında kırmızı işaretlenmiş minder güreşi yaptığı yıllar, mekanı cennet olsun. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Şehit Dava Adamımız Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Evet, Tahakkül Rıza Kayaalp de podyumda şampiyonlarla fotoğrafını çektirdi, hatıra fotoğrafını. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına bakın Feyzullah Aktürk Başpehlivanlığa nasıl uzandı değerli güreş severler. Son anları bir kez daha izliyorsunuz. Hava çok soğuk. Feyzullah Aktürk'ü röportaj yapmayacağımı söylemem lazım. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına başka bir güreş öğleninde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje. İmarlı